Emily, Valensurt'u geride bıraktığını düşündüğü anda, kaderin ona son bir kez umut vereceğini bilmiyordu. Şatonun kapıları ardında kalmış. Arabalar yola çıkmış ve sevdiği adamın sesi artık uzaklaşan tekerleklerin gürültüsüne karışmıştı. Fakat tam da her şeyin sona erdiğine inandığı sırada, yolun kenarında beliren bir adam onun bütün dünyasını yeniden değiştirdi. Elinde bir mektup vardı. Emily, bunun Valensurt'tan gelen son sözler olabileceğini düşünerek titreyen elleriyle mektubu aldı. O an, önünde uzanan uzun yolun yalnızca bir yolculuk olmadığını henüz bilmiyordu. Garon kıyılarından başlayıp Languedoc ovalarını aşarak Alplerin korkutucu zirvelerine doğru İlerleyen bu yolculuk, Emily'yi bildiği dünyadan giderek uzaklaştıracaktı. Arkasında Valensurt'un bakışları, önünde ise sislerin, uçurumların ve karla kaplı dağların arasında kaybolan bilinmez bir gelecek vardı. Emily'nin kalbi bir yandan aldığı mektubun verdiği umutla yeniden canlanırken, diğer yandan Montoni'nin gölgesi her adımda üzerine biraz daha fazla çökecekti. Çünkü bazı ayrılıklar gerçekten bir son değildir. Bazen sevdiğiniz kişiden uzaklaşırken kader sizi ondan daha da uzaklara sürükler ve bazen de insanın önüne açılan en görkemli manzaraların ardında henüz görmediği karanlıklar saklanır. Emily şimdi Alplere doğru ilerliyordu. Fakat bu yolculuğun sonunda onu neyin beklediğini ne o biliyordu ne de yanında bulunanlar. Ve o gün, güneş batarken Emily'nin gözleri uzaklarda kaybolan dağlara çevrildiğinde, aklında tek bir soru vardı: Valencourt gerçekten hala onu bekliyor muydu? Arabalar erken saatlerde kapıdaydı. Ev işçilerinin hareketi, galerilerde gidip gelerek, Emily'yi rahatsız edici uykularından uyandırdı. Gece boyunca huzursuz zihni ona muhteşem görüntüler sunmuştu ve sevgisi ve gelecekteki hayatı ile ilgili belirsiz koşullar. O şimdi hayalinde bıraktıkları izlenimleri kovmaya çalıştı. Ama hayali kötülükleri gerçek kötülüklerin bilincine uyandırdı. Bunu hatırlamak Valencourt ile belki de sonsuza dek ayrılmıştı. Kalbi anı gibi hasta olmuştu, canlandırıldı. Ama üzerine yığılan kasvetli sinyalleri görmezden gelmeye çalıştı zihnini ve bastıramadığı kederi bastırmak için, yüzündeki yerleşik melankolinin üzerinde bir ifade yayıldı, ince bir perde gibi. Güzelliğin yüz hatlarının üzerine atılmış ince bir perde gibi, kısmi gizleyerek onları daha ilginç kılar. Ama Madame Montoni bu yüz ifadesinde sadece olağan solgunluğu vardı. Ki bu da cezbedildi onun eleştirisi. Yeğenine hayal kurgularına daldığını söyledi, hüzünler ve görgüye daha fazla saygı göstermesi için yalvardı, dünya onun uygunsuz bir bağlılıktan vazgeçemeyeceğini gördü. Hangi noktada Emily'nin solgun yanağı kızıldı. Ama bu, gurur, ama cevap vermedi. Kısa süre sonra Montoni kahvaltı odasına girdi, az konuşuyordu ve gitmek için sabırsızlanıyordu. Bu odanın pencereleri bahçeye açılıyordu. Emily onların yanından geçerken, gördü önceki gece Valencourt ile ayrıldığı yer. Anılar kalbine ağır bastırdı ve aceleyle Setan uzaklaştı. Onu uyandıran nesne. Bagajlar sonunda ayarlandıktan sonra yolcular arabalarına bindiler. Ve Emily şatodan tek bir pişmanlık iç çekişi olmadan ayrılırdı. Eğer bu olmasaydı Valensurt'un ikametgahının yakınında yer almaktadır. Küçük bir yükseklikten Doulaus'a ve uzak görülen ovalara baktı, Gaskonya'sının ötesinde kırılmış Pireneler zirvelerinin ortaya çıktığı yer. Uzak ufuk, sabah güneşiyle aydınlanmış. Sevgili hoş dağlar, dedi kendi kendine, seni görmem ne kadar sürerse yine. Ve arada beni ne kadar mutsuz edebileceği bir şey. Ah, olabilir, şimdi eminim ki. Bir gün sana döneceğim ve Valensurt'u bulacağım, hala benim için yaşıyorum, huzur içinde gitmeliyim. O hala sana bakacak, ben uzaktayım. Ağaçlar, yolun yüksek kıyılarından aşağı inip bir sıra oluşturuyordu uzak ülkeyle bakış açısı. Şimdi ise onlar, ama mavimsi dağlar hala koyu yaprakların ötesinde görünüyordu ve Emily arabanın penceresinden eğilmeye devam etti, sonunda kapana kadar dallar onları gözünden kapatıyordu. Kısa süre sonra başka bir nesne dikkatini çekti. Neredeyse hiç kimseye bakmamıştı, kıyı boyunca yürüyordu, içinde askeri tüy olan şapkasıyla birlikte. Gözlerinin önüne çekildi. Sonra tekerleklerin sesini duyunca aniden döndü ve elini sallayan kişinin Valensurt'un kendisi olduğunu fark etti, fırladı yol ve arabanın penceresinden eline bir mektup koydu. O yüzünü kaplayan umutsuzluk içinden gülümsemeye çalıştı, vefat etti.
O gülümsemeyi anmak Emily'nin zihninde etkili görünüyordu sonsuza dek. Pencereden eğildi ve onu kırık bir tepede gördü bank. Üzerinde dalga sallayan yüksek ağaçlara yaslanarak ve gözleriyle araba. Elini salladı, o da bakmaya devam etti, mesafe vücudunu şaşırttı ve sonunda yolun tamamen bir dönüşü onu görüşünden ayırdı. Yoldaki bir şatoda Signor Cavigni'yi karşılamak için durduktan sonra, Emily'nin saygısızca madam ile oturduğu gezginler Montoni'nin kadını ikinci bir arabada, ovalar boyunca peşlerinden geçti, Languedoc'tan geliyordu. Bu hizmetçinin varlığı Emily'nin okumasını engelledi. Valensurt'un mektubu, çünkü duygularını ortaya çıkarmayı seçmemişti, herhangi bir kişinin gözlemlenmesine neden olabilir. Yine de okuma arzusu buydu, bu onun son iletişimi, titreyen elinin her an mühürün kırılması noktası. Sonunda köye ulaştılar ve orada sadece at değiştirmek için durdu, inmeden. Ve yemek yemeye durana kadar Emily'nin bir mektubu okuma fırsatı. Ama samimiyetten hiç şüphe etmemişti Valensurt'un sevgisi. Şimdi aldığı taze güvenceler hakkında ruhunu canlandırdı. Mektubunun üzerine şefkatle ağladı. Yazını bir kenara bıraktı, özellikle depresif olmaları gerektiğinde bahsediyor ve sonra onu düşünüyor, ayrıldıktan sonra yaşadığı acıdan çok daha az acıyla. Bazıları da var rica, onun için ilginç olan çünkü onun şefkatini ifade ediyordu. Ve onlara uyum sağlamak, bir süre için acıyı yok ediyor gibi göründüğü için, yokluğunda. Gün batımında onu hep düşünmesini rica etti. Yapacaksın, sonra düşünceyle buluş, dedi. Sürekli izleyeceğim gün batımına ve mutlu olacağım. Gözlerinin benimkiyle aynı, nesne ve zihnimizin konuştuğu. Bilmiyorsun, Emily, bu anlardan kendime söz verdiğim rahatlık, ama umarım yapacaksın, deneyimleyin. Emily'nin bu akşam hangi duyguyla izlediğini söylemeye gerek yok. Uzun bir ovalık alanın üzerinde batan güneş. Orada battığını gördü, kesintiye uğradı ve Valensurt'un yaşadığı eyalete doğru battı. Sonrası bu saatte zihni eskisinden çok daha sakin ve kabullenmiş oldu. Montoni ile teyzesinin evliliğinden beri. Birkaç gün boyunca yolcular Languedoc ovalarında seyahat ettiler. Ve sonra Dauphine'ye girdi ve bir süre oradaki dağların arasında kıvrılıyordu, romantik bir eyalet olduğunda, arabalarını bırakıp Alplere tırmanmaya başladılar. Ve burada, dilin renkleri olmayan yüce sahneler üzerlerine açıldı, resim yapmaya cesaret etmelisin. Emily'nin zihni yeni ve harika imgeler. Bazen Valencourt fikrini de kovdular, daha sık canlandırdılar. Bunlar ona şu noktaları hatırlattı: Pireneler arasında birlikte hayranlık duydukları ve inandıkları bir perspektif, hiçbir şey ihtişamda üstün olamazdı. Ne kadar sık ona şu sözleri ifade etmek istedi. Bu şaşırtıcı manzaranın uyandırdığı yeni duygular ve onun da katılabileceği onlardan. Bazen de onun sözlerini önceden tahmin etmeye çalıştı, neredeyse onu orada hayal etti. Başka bir dünyaya yükselmiş gibi görünüyordu ve her önemsiz düşünceyi, her önemsiz duyguyu aşağıdaki yerde bıraktı. Bunlar artık sadece ihtişam ve yüce zihnini genişletti ve yükseltti. Kalbinin sevgisi, ne kadar yüce duygularla, şefkatle yumuşatılmış bir duyguyla karşılaştı Valencourt düşünceyle. Geleneksel gün batımında, dolaşırken Alpler zirvelerinin arasında batan görkemli kürenin son tonlarını izledi. Karlı noktalarında ölüp gider ve ciddi bir karanlık sahneyi kaplar. Ve son parıltı söndüğünde, gözlerini batıdan çevirdi. Bir parçada bir kişinin ayrılışından sonra yaşanan hüzünlü pişmanlık, sevgili dost. Bu yalnızlık duyguları ise yayılmasıyla daha da arttı, karanlık ve sadece karanlık dikkati sınırladığında duyulan alçak seslerle. Genel sessizliği daha etkileyici kılıyor, havada sarsılan yapraklar, gün batımından sonra kalan esintinin son iç çekişi ya da mırıltısı, uzak dereler. Alpler arasındaki bu yolculuğun ilk günlerinde, manzara bir yalnızlık ve yerleşim. Tarım ve kısırlığın harika bir karışımı. Dev uçurumların kenarında ve uçurumların çukurunda. Bulutların sık sık süzüldüğü yerin altında köyler, kuleler ve manastır görünüyordu, kuleler. Yeşil otlaklar ve bağlar ise ayak ayaklarında tonlarını yayıyordu, mermerden veya granitten dik kayalar, uçları Alp dağlarıyla kaplanmış, çalılar ya da sadece büyük kayalıklar sergileyen, birbirinin üzerinde yükselirdi, ta ki karla kaplı dağda sona erdi. Oradan yağan ve gök gürültüsü vadi boyunca. Cenis Dağı'nın zirvesinde kar henüz erimemişti, zirvede yolcular geçti. Ama Emily, berrak gölüne bakarken ve uzandı. Kırılmış kayalıklarla çevrili düz, hayal gücünde.
Yeşil güzelliği gördü, karların ne zaman gitmesi gerektiğini gösterecekti ve çobanlar yukarı doğru İlerleyecekti. Piedmont'tan çiçekli zirvede otlayan yaz ortası sürüleri de eklenmelidir. Arcadien figürleri Arcadien manzarasına karşı İtalyan tarafına indikçe, uçurumlar daha da arttı, muazzam ve beklentiler daha da vahşi ve görkemliydi. Ki bu da değişen ışıklar tüm renk gösterişini yansıtıyordu. Emily, bu durumu izlemekten memnuniyetle günün etkisiyle dağların karlı zirveleri kızarıyordu. Sabahla, öğlen parlaklığıyla parlayan ya da sadece mor akşam. İnsanın ürkütüğü artık sadece basit kulübe tarafından keşfedilebiliyordu. Çoban ve avcı ya da sert Çam Köprüsü ile Torrent, ona Chamois'in kayalıklar üzerinden peşinden kovalamasına yardım etmek için. Ama bu insan kalıntısı için sadece Chamois ya da Wolf cesaret etti. Emily, bu tehlikeli köprülerden birine bakarken, altında köpüren katarakt aklına bazı görüntüler geldi ve daha sonra aşağıdaki şekilde birleştirildi. Emily, bulutlar arasında seyahat ederken, sık sık sessizce hayranlıkla izlerdi. Aşağıda dalgalı dalgalar sarılır. Bazen, sahneye tamamen yaklaşırken, kaos dolu bir dünya gibi görünüyordu. Bazen de ince bir şekilde yayılarak açıldı ve manzaranın kısmi avlarını kabul etti, sel. Ki şaşırtıcı kükreme hiç kaybolmamıştı, kayalık uçurumdan. Devasa uçurumlardan aşağı yuvarlandı karla beyaz, ya da uzanan çam ormanlarının karanlık zirveleri dağların ortasında. Ama onun hayranlığını kim tarif edebilir, ne zaman, buhar denizinden geçti. İtalya'nın ilk görüşünü yakaladı. Ne zaman, Mount Cenis'e sarkan o devasa uçurumlardan birinin sırtı ve o büyüleyici ülkenin girişini korumak, aşağıya baktı. Daha düşük bulutlar ve uzaklaşırken Piedmont'un çimenli vadilerini gördüler. Ayakları ve ötesinde Lombardiya ovaları en uzağa uzanıyor uzaklıkta. Soluk ufukta şüpheli kuleler belirdi. Turin. Hemen etrafını saran nesnelerin yalnız görkemi, yukarıda yükselen dağ bölgesi. Altında çöken derin uçurumlar. Ayaklarının etrafında çam ve meşe ormanlarının karanlığını dalgalandıran. Ya da onların derinliklerinde asılı duruyordu. Başlarını hızla taşıyan seller, kayalıklar bazen bir sis bulutu gibi, bazen ise bir tabaka gibi görünüyordu. Bunlar daha yüksek bir yüce karakter kazanan özelliklerdi. İtalyan manzarasının huzurlu güzelliğinden, genişliğe uzanıyor ufuk. Aynı eriyen mavi tonun yer ve gökyüzünü birleştirdiği yer. Madame Montoni sadece ürperdi. Kenarındaki uçurumlara bakarken başkanlar hafifçe ve hızlıca yürüyordu, neredeyse. Chamoisler zıplayarak ve Emily de geri çekildi. Ama korkularıyla birlikte bu kadar çeşitli duygular da karışıyordu, hiç yaşamadığı bir sevinç. Hayranlık ve hayranlık duygusu daha önce deneyimlemişti. Bu sırada uçak gemileri, iniş noktasına geldikten sonra dinlenmek için durdu ve yolcular bir uçurumun ucunda oturuyordu. Montoni ve Cavigny Hannibal'ın Alpler üzerinden geçişiyle ilgili bir anlaşmazlığı yeniden başlattı. Montoni İtalya'ya Cenis Dağı ve Cavigny üzerinden girdiğini iddia ederek Mount St. Bernard'ın üzerinden geçti. Konu Emily'nin hayal gücüne getirdi bu cesur ve tehlikeli macerada yaşadığı felaketler. Onun şerin devasa ordular devirlerin arasında dolanıyordu ve devasa kayalıkların üzerinden dağlar. Geceleri ateşleriyle ya da meşalelerle aydınlanıyordu, yorulmak bilmeyen yürüyüşünü sürdürürken. Taşınmasını sağladı. Gözünün önünde hayali bir şekilde, gecenin alacaklığı arasında kolların parıltısını algıladı. Mızraklar ve miğferler parıltısı, alacakaranlıkta hafifçe dalgalanan bayraklar. Ara sıra uzaktaki bir borunun sesi devir boyunca yankılanırken ve sinyale anlık bir silah çarpışması yanıtladı. Dehşetle baktı, daha yüksek kayalıklarda oturan dağcılara saldırıyor. Aşağıdaki birliklere saldırıyor dağın kırık parçalarıyla. Askerler ve fillerin yuvarlanması üzerine alt uçurumlardan başı aşağı iniyor. Ve reboundları dinlerken düşüşlerini takip eden kayalar. Hayalin korkuları gerçeklikle karşılaştı ve kendini baş döndüğü yükseklikte görünce ürperdi. Oradan geldi, başkalarının düşüşünü hayal etmişti. Bu arada Madame Montoni, İtalya'ya bakarken hayal gücü sarayların ihtişamı ve kalelerin ihtişamı. Mesela onun gibi. Venedik'te ve Apennin'de metresi olacağına inanıyordu ve fikirde. Neredeyse bir prensesten az olmaya başladı. Artık alarm altında olmamak, bu da onu Doğulaus'un güzellerine eğlence vermekten caydırmıştı. Montoni, kendi kibirinden çok küçümsediği bir şekilde bahsetmişti, onların takdirine ya da gerçeğe.
Olan saygılarına göre, konserler vermeye karar verdi, ne kulağı ne de müzik zevki olsa da. Yine de sohbet konuşma yeteneği yoktu ve mümkünse, partilerinin neşeleri ve süslerinin ihtişamı, tüm soylular Venedik'in bir yeri. Bu mutlu hayal biraz gölgede kalmıştı, hatırladığında eşi Signor. Ancak kârdan çekinmiyordu bazen böyle partilerden çıkan sonuçlar. Her zaman bazen onlara katılan önemsiz geçit törenleri. Ta ki onun olduğunu düşünene kadar gururu. Kendi arkadaşları arasında kendi memleketinde sergi yaparak tatmin edilebilirdi şehir. Fransa'da ihmal ettiği servet ve tekrar kur yapmaya başladı daha önce onu büyüleyen muhteşem illüzyonlar vardı. Yolcular, yavaş yavaş inerken kış bölgesini değiştirdiler baharın sıcaklığı ve güzelliği için. Gökyüzü o huzuru almaya başladı ve İtalya'nın iklimine özgü güzel bir ton. Genç yeşil lekeler, kokulu çalılar ve çiçekler kayaların arasında neşeyle bakıyor. Sık sık kenarlarını çevreliyordu sert kaşlar ya da kırık yanlarından sarkmış tutamlar. Ve meşe ve dağ külü yapraklara dönüşüyordu. Daha alçalan, turuncu ve myrtle, ara sıra, güneşli bir köşede. Sarı çiçekler yapraklarının koyu yeşilliğinden süzülüyor ve karışıyor narın kızıl çiçekleri ve arbutusun daha solgun çiçekleriyle, üst kayalıklara kadar uzanan. Daha da alçakla, otlakları yayarak Piedmont'ta, erken sürülerin baharın bol otlarını biçtiği yer. Doria Nehri, Cenis Dağı'nın zirvesinden yükselerek yolun kenarındaki uçurumların birçok irsi. Üzerinde bir kenar arttıkça, artık bir daha az aceleci. Ama neredeyse hiç az romantik bir karakter vardı. Piedmont'un yeşil vadileri, yolcuların akşam saatlerinde indiği güneş. Ve Emily kendini tekrar pastoral huzurlu güzelliğin içinde buldu manzara. Sürüler ve sürüler arasında, canlı yeşil ormanlarla süslenmiş yamaçlar arasında ve sık sık görmüş olduğu gibi güzel çalılarla. Birlikte yukarıdaki Alpler. Otlakların yeşilliği, artık erken dönemlerin renkleriyle değişiyordu çiçekler vardı. Bunlar arasında sarı ranunculuslar ve lezzetli panzi menekşeleri vardı hiç mükemmel görmediği bir. Koku, Emily neredeyse bir koku olmak istiyordu. Piedmont köylüsünün hoş ve süslenmiş kulübelerinden birinde yaşaması için kayalıkların altından baktığını gördü ve dikkatsiz saatlerini bu uçurumlar arasında geçirmek için romantik manzaralar. Saatlere, aylara, geçişi gereken Montoni egemenliğine karşı endişeyle baktı. Oysa ayrıldığını pişmanlık ve hüzünle hatırladı. Mevcut sahnelerde hayalleri sık sık ona Valencourt figürünü veriyordu. Ki uçurumların bir ucunda görmüş, hayranlık ve hayranlıkla görüntülere bakıyordu etrafında. Ya da aşağıdaki vadide düşünceli bir şekilde dolaşır. Sık sık duraklayıp manzaraya tekrar bakıyor ve sonra yüzü parlıyor şairin ateşi. Bazı yüksek zirvelere doğru peşinden koşuyordu. Tekrar aralarındaki zaman ve mesafeyi düşündüğünde. Her birinin şimdi attığı adım bu mesafeyi uzattı. Kalbi çöktü ve çevresi manzara artık onu büyülemiyordu. Novalesa'dan geçen yolcular, akşam kapandıktan sonra küçük ve eski Susa kasabası, daha önce bu geçidi koruyordu. Alp dağları, Piedmont'a dönüşüyor. İcadından beri sahip olduğu yükseklikler, topçu, tahkimatlarını işe yaramaz hale getirdi. Ama bu romantik zirveler, ay ışığında görülürken, aşağıdaki kasaba duvarlarıyla çevrili ve gözetleme kuleleri ve kısmen aydınlatılmış. İlginç bir tablo sergiliyordu Emily. Burada geceyi az yer alan bir handa dinlendiler övünmek için. Ama yolcular beraberlerinde açlığı getirdiler. En kaba yemeklere kadar lezzetli bir lezzet ve bu yorgunluk dinlenmek. Ve burada Emily ilk kez İtalyan müziğinin bir parçasını yakaladı, İtalyanca toprak. Akşam yemeğinden sonra küçük bir pencerede otururken, pencere ülke. Ay ışığının kırık yüzeye etkisini gözlemlemektedir. Dağlar ve böyle bir gecede bir zamanlar onunla oturduğunu hatırlamak babası ve Valencourt. Pirenelerin bir uçurumunda dinleniyordu, uzun çekilmiş kemancı notalarının altında. Öyle bir ton ve incelikte, ifadesi, tam olarak onun içine kaptırdığı nazik duygularla uyumlu olarak, hem onu büyüledi hem de şaşırttı. Pencereye yaklaşan Cavigny gülümsedi şaşkınlıkla. Bu olağanüstü bir şey değil, dedi, belki de yolumuzdaki her handa aynı şeyi duyacaksınız. Bunlardan biridir ev sahibimizin ailesi oynayan, sanmıyorum, diye Emily, dinledi. Onun neredeyse bir müzik profesörü olabileceğini duydu. Ve tatlı ve hüzünlü sesler kısa sürede onu bir hayale sürükledi.
Cavigni'nin gürültüsünü ve Montoni'nin sesi, bir hizmetçiye arabaların hazır olmasına emir verdi ertesi sabah erken bir saatte. Ve ekledi, yemek yemek istediğini Torino. Madame Montoni tekrar düz bir zeminde olmaktan büyük mutluluk duydu. Ve, yaşadığı çeşitli dehşetleri uzun bir şekilde anlattıktan sonra, tehlikelerini yoldaşlarına anlattığını unuttu, bir umudunu göre. Yakında bu korkunç dağların görüş alanının ötesine geçecek, bütün dünya, dedi kadın. Beni buna teşvik etmemeli. Tekrar çapraz oldu. Yorgunluktan şikayet ederek kısa süre sonra dinlenmek için çekildi ve Emily kendi odasına çekildi. Annette'den anladığında, teyzesininki Cavigni'nin müzisyen hakkındaki varsayımında neredeyse haklı olduğunu söyledi. Kemanı öyle zevkle uyandıran ki, o da bir çocuğu komşu vadide yaşayan köylüler. Karnavala gidiyor Venedik'te, diye ekledi Annette. Çünkü onun iyi bir eli olduğu söylenir oynuyor ve dünya gibi para kazanacak. Ve karnaval sadece başlangıç. Ama benim açımdan, bu hoş ormanların arasında yaşamak isterim ve tepeler, bir kasabadan daha iyi. Ve diyor ki, hanımefendi, göremeyeceğiz Venedik'te ormanlar, tepeler veya tarlalar var. Çünkü tam ortasında inşa edilmiştir denizden. Emily, konuşkan Annette'e katıldı ve bu genç adamın bir şey yaptığını söyledi. Kötüye doğru değişti ve sessizce yakınmaktan kendini alamadı. Bu sahnelerin masumiyeti ve güzelliğinden, yozlaşmış sahnelere çekilir. O bol şehri, yalnız kaldığında, uyuyamadığında, doğduğu evinin manzaraları. Valancourt ve onun ayrılışının koşulları hayalini kurcasına bırakıyordu. Çizdi doğanın büyük sadeliği arasında sosyal mutluluğun resimleri. Örneğin onun sonsuza dek veda ettiğinden korktu ve sonra, bu genç fikri Piedmontes'e, bu şekilde cehaletçe mutluluğuyla oynarken ona geri döndü düşünceleri ve yakın ilgi alanlarının. Baskısından biraz kurtulmaktan memnun oldum, aşağıdaki dizeleri besteleme hayali içindeydi. Ertesi sabah erken saatlerde yolcular Torino'ya doğru yola çıktı. Lüks Alplerin eteklerinden o muhteşem şehre kadar uzanan düzlük, değildi o zamanlarda, şimdi de. 9 mil uzunluğunda ağaç bir cadde gölgelenmişti. Ama zeytin, dut ve palmiye plantasyonları, sarmaşıklarla süslenmiş ve pastoral manzara. Hızlı Po ile birlikte, dağlar, mütevazı Doria ile Torino'da buluşmak için dolaştı. İlerlerken, bu şehir, Alpler, uzaktan görüldüğünde, tüm korkunçluklarıyla ortaya çıkmaya başladı yücelik. Zincir uzun ardışık olarak zincirin üstüne yükselir. En yüksek noktaları bulutların gölgesinde kararmış, bazen gizlenmiş. Bazen ise yukarı fırlamış görülmüştür çok üzerinde. Alt diktikleri ise fantastik şekillere ayrılmıştı, mavi ve morumsi tonlarla dokunulmuş. Işık ve gölge, göze yeni sahneler açıyor gibiydi. Doğuda ovalar uzanıyordu, Lombardiya'nın Torino kuleleri uzakta yükselirdi. Ve ötesinde ise, Apenninler, ufku sınırlıyordu. O şehrin genel ihtişamı, kiliseler ve sarayların manzaralarıyla, büyük meydandan dallanan, her biri uzak bir manzaraya açılıyordu, Alpler ya da Apenninler. Sadece Emily'nin Fransa'da hiç görmediği bir yerdi. Aynı zamanda asla hayal etmediği gibi. Montoni, sık sık Torino'da olan ve manzaralara pek önem vermeyen bir kişi, eşinin isteğine uymadı. Bazılarını incelemeleri için saraylar. Ama sadece gerekli ikramlar gelene kadar kalmak elde edildikten sonra Venedik'e tüm mümkün olan hızla ilerlediler. Montoni'nin bu yolculukta tavrı ciddi ve hatta kibirliydi. Ve Madame Montoni'ye karşı ise özellikle çekingen davrandı. Ama bu saygı kadar gururun ve hoşnutsuzluğun da önemlisi. Emily'den pek bir şey almadı dikkat. Cavigni ile konuşmaları genellikle siyasi veya askeri konularda olurdu o dönemde ülkelerinin. Sarsılmış hali gibi konular özellikle ilginç. Emily böyle bir cesaretten bahsedildiğinde bunu fark etti, Montoni'nin gözleri somurtkanlığını kaybetti ve anında öyle oldu ateşle parlamak. Yine de biraz gizli bir kurnazlık vardı ve bazen ateşlerinin kötü niyetli parıltıdan daha fazlasını paylaştığını düşünürdü cesaretin parlaklığı. Ancak sonuncusu muhtemelen figürünün yüksek şövalyelik havası. Cavigni'nin tüm eşcinsel ve cesur tavırları onun en aşağısıydı. Milano'ya girdiklerinde, beyler Fransız şapkalarını kızıl kumaştan İtalyan şapkası, nakışlı. Ve Emily biraz şaşırdı Montoni'nin askeri tüylerini eklediğini. Cavigni'nin ise elinde tuttuğuna dikkat edin. Sadece tüy, genellikle böyle şapkalarla giyilirdi. Ama sonunda Montoni'nin bu askerin sancağını kolaylık için
Bir partilerle dolu bir ülkeden daha güvenli bir şekilde geçme yolları ordu. Bu ülkenin güzel ovalarında savaşın yıkımları vardı, sık sık görünür. Toprakların ekilmemiş kaldığı yerlerde, genellikle spoiler adımlarıyla takip edilirdi. Asmalar söküldü, onları destekleyen dallardan, yere basılan zeytinler. Hatta dut ağaçları bile düşman tarafından ateş yakmak için oyulmuştu, sahiplerinin köylerini yok etti. Emily gözlerini çevirdi, bu acı verici çatışma kalıntılarından bir iç çekerek. Alplerin Alplerine doğru kuzeyde onları gören Grison'a bakan, korkunç yalnızlığı zulme uğrayan adama güvenli bir sığınma teklifi verdi. Yolcular sık sık hareket eden asker birliklerini ayırt ederdi. Mesafe ve yoldaki küçük hanlarda, kıtlığı yaşadılar. Hüküm ve diğer rahatsızlıklar, bunlar ise bağırsak savaşı. Ama acil durumları için hiç endişelenmeleri için sebepleri yoktu, güvenle ve neredeyse hiç kesinti olmadan Milano'ya geçtiler, burada şehrin ihtişamını gözlemlemek. Hatta genişliğini görmek için bile durmadılar. Katedral, o dönemde inşa ediliyordu. Milano'nun ötesinde, ülke daha sert bir yıkım ifadesi taşıyordu. Ve yine de her şey şimdi sessizdi, huzur ölüm gibiydi. Yayılmıştı son kasılmaların izlenimini koruyan özellikler. Milano'nun doğu sınırlarını geçtikten sonra, Milano'dan ayrıldıktan sonra askerleri gören yolcular, çünkü akşam olduğu gibi, sona yaklaşırken, ilerleyen bir ordu gibi görünen bir şeyi gördüler uzak ovalarda. Mızrakları ve diğer kolları son ışınları yakalayan güneş. Kolon yolun bir bölümünden ilerlerken, iki tepe, bazı komutanlar, at sırtında. Bir tepede seçilmişti küçük bir yükseklik, yürüyüş için işaret veriyordu. Birkaç subaylar hat boyunca ilerlemesini yönlendiriyordu. Belirtiliyor yukarıdakilerin ilettiği işaretler. Ve diğerleri, öncülerden ayrılarak, geçitten çıkan bu kişiler. Ovalarda dikkatsizce sürüyorlardı, ordunun sağında biraz mesafede. Yaklaştıkça, Montoni, içinde dalgalanan tüyleri ayırt etti. Şapkalar ve onları takip eden grupların bayrakları ve renkleri. Diye düşündü, bunun ünlü Kaptan Utaldo'nun komutasındaki küçük ordu olduğunu biliyordu. Ve diğer bazı şeflerle şahsen tanışıyordu. Bu nedenle, arabaların kenara çekilmesini emretti. Yol, gelişlerini beklemek ve onlara geçiş hakkı vermek için. Hafif bir savaşçı unsuru, müzik şimdi hızla geçiyordu ve askerler yaklaştıkça yavaş yavaş güçleniyordu. Emily, davul ve trompetleri. Zillerin çarpışması ile küçük bir grup tarafından vurulan silahlar, yürüyüşe zamanında ulaştı. Montoni artık bunların zaferli Utaldo'nun grupları olduğundan emin olmuştu. Arabanın penceresinden eğilip generallerini şapkasını sallayarak selam verdi hava. Bu da şefin mızrağını kaldırarak karşılık verdiği bir iltifat oldu ve sonra aniden tekrar indirdi. Bazı subayları ise askerlerden bir mesafe uzaklaşarak arabaya yaklaştı ve Montoni'yi bir eski tanıdık kaptan bizzat varır varmaz bantları durdu Montoni ile sohbet ederken. Onu görmekten çok sevindiği görünüyordu. Ve söylediklerinden Emily, bunun zafer kazanmış bir ordu olduğunu anladı ve geri döndü, kendi prensliklerine geçtiler. Onlarla birlikte gelen sayısız araba ise düşmanın zengin ganimetlerini, kendi yaralı askerlerini ve savaşta aldıkları esirler, barış olduğunda fidye verileceklerdi. O zaman komşu devletler arasında pazarlık onaylanmalıdır. Ertesi gün şefler ayrılacaktı ve her biri kendi payını alacaktı. Ganimet, kendi grubuyla kalesine dönecekti. Bu nedenle bu gerçekleşmesi gerekiyordu, zaferin anılması için alışılmadık ve genel bir şenlik. Akşamı birlikte başarmışlardı ve komutanların vedasını gerçekleştirmişlerdi, birbirlerine karşı çıkmak üzereydi. Emily, bu subaylar Montoni ile konuşurken hayranlıkla izledi. Hayranlıkla kazlanmış olan yüksek savaşçı havaları. Kibiriyle karışmıştı o zamanların soyluları ve kıyafetlerinin cesaretiyle yükselen şapkalarında. Yükselen tüyler, armorial ceket, Fars kuşağı ve antik İspanyol pelerini. Utaldo, Montoni'ye ordusunun kamp kuracağını söyler. Sadece birkaç mil uzaklıktaki bir köyün yakınındaki gece. Onu geri dönmeye davet etti ve onların kutlamalarına katılarak, hanımlara da katılmaları gerektiğini garanti ederek, hoş bir şekilde ağırlanmıştı. Ama Montoni kendini mazur duyurdu ve bunun onun olduğunu ekledi, o akşam Verona'ya ulaşma planı. Ve biraz endişe verici konuşmadan sonra ülkenin o şehre olan durumu hakkında ayrıldılar. Yolcular kesintisiz ilerlediler. Ama birkaç saat sonra oldu, Verona'ya varmadan önce gün batımına kadar.
Bu yüzden güzel çevresi Emily tarafından ertesi sabah kadar görülmedi. O hoş kasabadan ayrılırken erken saatlerde Padua'ya doğru yola çıktılar ve burada Brenta gemisine bindiler. Venedik. Burada sahne tamamen değişmişti. Savaş izleri yoktu, tıpkı gibi. Milano ovalarını bozmuş, ortaya çıkmıştır. Aksine, her şey barıştı ve zarafet. Brenta Nehri'nin yeşil kıyıları devam eden bir manzara sergiliyordu, güzellik, neşe ve ihtişam dolu. Emily, villalara hayranlıkla baktı. Venedikli soylular, serin portikleri ve kolonnalarıyla görkemli yükseklikte ve canlı yeşillikte. Kavak ve selvi ağaçları. Zenginlikleri üzerine çiçekleri havayı kokan portakallar ve bol söğüt ağaçları üzerinde. Açık yapraklarını dalgaya batırıyor ve güneşten korunaklı eşcinsel müziği rüzgarda aralıklı olarak gelen partilerdi. Karnaval gerçekten de öyle oldu. Venedik'ten başlayıp bu büyüleyici kıyıların tamamı boyunca uzanıyor gibi görünüyor. Nehir nehirliydi, o şehre giden tekneler harika bir şey sergiliyordu, içindeki insanların kıyafetlerinde maske balosunun çeşitliliği ve, akşama doğru, dansçılar sık sık ağaçların altında görülüyordu. Cavigny ise ona soyluların isimlerini bildirdi. Geçtikleri birkaç villa aitti, karakterlerinin hafif eskizleri eklendi. Bunlar bilgi vermek yerine eğlendirmek için hizmet ediyor. Kendi zekasını sergiliyordu gerçeğin sınırlandırılması. Emily bazen onun konuşmasından dikkati dağılırdı. Ancak neşeli, eskisi gibi Madame Montoni'yi eğlendirmedi. O sık sık ciddi davranıyordu ve Montoni her zamanki çekingenliğini korudu. Emily'nin Venedik'i ilk gördüğünde duyduğu hayranlığı aşan hiçbir şey yoktu. Denizden yükselen adacıkları, sarayları ve kuleleri berrak yüzeye sahiptir, titrek resmi tüm renkleriyle yansıtıyordu. Güneş, batıyor batıda, dalgaları ve Friuli'nin yüksek dağlarını renklendirdi. Bu dağlar çevresini çevreler. Adriyatik'in kuzey kıyıları, safran parıltısıyla. Mermer üzerinde Aziz Markos'un portikleri ve kolonnaları zengin ışıklar ve gölgelerle dolu akşam. Süzülürken, bu şehrin daha görkemli özellikleri daha da belirgin. Terasları, havalı ama görkemli kumaşlarla taçlandırılmış, dokunulmuş, şimdi batmakta olan güneşin ihtişamıyla birlikte. Sanki büyütülmek yerine bir büyücünün asasıyla okyanustan çağrılmıştır ölümlü ellerle. Güneş, kısa süre sonra, alt dünyaya batıyor, dünyanın gölgesi çaldı. Dalgaların üzerinden yavaş yavaş yukarı, sonra dağların devasa yamaçlarına doğru Friuli. Ta ki kalan son yukarı doğru kirişleri bile söndürene kadar zirveleri ve akşamın hüzünlü moru. Üzerlerine ince bir damla sarıldı peçe. Sahneyi saran huzur ne kadar derindi, ne kadar güzeldi. Hepsi doğa huzur veriyormuş gibiydi. Ruhun en güzel duyguları yalnız uyanıktı. Emily'nin gözleri hayranlık ve büyük bağlılıkla dolu yaşlarla doldu. O onları uyuyan dünyanın üzerine uçsuz da gökyüzlerine kaldırdı ve uzaktan suların üzerinden geçen ciddi müzik hala dinledi ve partiden kimse bir sorgulamayla cazibesini bozmadı. Sesler havada büyüyormuş gibiydi. Çünkü Mavna o kadar pürüzsüzce süzülüyordu ki hareket algılanamazdı ve peri şehri yaklaşıyor gibi görünüyordu yabancılar. Şimdi birkaç kadın sesi eşlik eden bir kadın sesi ayırt ettiler enstrümanlar. Yumuşak ve hüzünlü bir havada şarkı söylüyordu. Ve güzel ifadesi, bazen sevginin tutkulu şefkatiyle yalvarıyormuş gibi görünüyordu. Sonra da umutsuz keder ritmine bürünerek, bunun sahte bir duyarlılık yok. Ah, diye düşündü Emily, iç çekerek hatırladı Valancourt, o gerilimler kalpten geliyor. Etrafına endişeli bir sorgulamayla baktı. Derin alacakaranlık, çökmüş sahne. Göze sadece kusurlu görüntüleri kabul ediyordu ama biraz mesafeden deniz. Bir gandıl algıladığını sandı. Bir sesler korosu ve enstrümanlar şimdi havada şişiyordu. Ne kadar tatlı, ne kadar ciddi. Öyle görünüyordu ki gecenin sessizliğinden inen meleklerin ilahisi. Şimdi o öldü ve neredeyse kutsal koronun tekrar göklere doğru yükseldiğini hayal ettim. Yine de esintiyle kabardı, bir süre titredi ve tekrar sessizliğe karıştı. O Emily'nin hatırlamasına merhum babasından birkaç satırı getirdi ve alçak bir sesle tekrarlandı. Sık sık duyuyorum. Gece yarısı havasının sessizliğinde, göksel sesler kutsal koro olarak yükseliyor, ruhu cennete taşıyan. Başarılı olan derin sessizlik, o gerginlik kadar ifadeliydi, sadece durdu. Birkaç dakika boyunca kesintisiz sürdü.
Ta ki genel bir iç çekişe kadar şirketi büyülerinden kurtarmış gibiydi. Ama Emily uzun süre ruhlarını çalan hoş yüzüne izin verdi, ama eşcinsel ve Mavna St. Mars Place'e yaklaşırken ortaya çıkan yoğun sahne, sonunda dikkatini çekti. Yükselen ay, gölgeli bir ışık saçıyordu terasların üzerinde. Ve portikleri ve muhteşem kemerleri aydınlatıyordu. Onları taçlandırdı, çeşitli topluluğu keşfetti, hafif adımları, yumuşak gitarlar. Ve daha yumuşak sesler, kolonnalardan yankılanıyordu. Daha önce duydukları müzik şimdi Montoni'nin bir mavnasının yanından geçti. Göndalir, birkaçı ay ışığı denizinde süzülüyordu ve eşcinsel partiler, serin rüzgarı yakalamak. Bunların çoğunda müzik vardı ve daha tatlı üzerinde süzülen dalgalar ve ölçülü kürek sesleri. Parıldayan dalgayı kırdı. Emily baktı, dinledi ve kendini bir peri sahnesi, hatta Madame Montoni bile memnundu. Montoni kendini tebrik etti Venedik'e dönüşü ve dünyanın ilk şehri olarak adlandırdığı yer ve Cavigny her zamankinden daha eşcinsel ve hareketliydi. Mavna, Montoni'nin malikanesinin bulunduğu büyük kanala geçti konumunda. Ve burada, onun gibi diğer güzellik ve ihtişam biçimleri hayal gücü hiç boyamamıştı. Emily'e saraylarda açıldı. Sansovino ve Palladio, dalgalar boyunca süzülürken. Hava hiç ses çıkarmadı, ama tatlılık olanlar. Kanalın her kenarında yankılanan ve yüzeyinde Göndalir varken, maske grupları ise dans ederken ay ışığı altında tersalar ve periler diyarının romantizmini neredeyse fark ediyormuş gibiydi. Mavna, büyük bir evin portikosunun önünde durdu ve oradan bir hizmetçi Montoni terası geçti ve grup hemen indi. From portikodan geçtikler. Mermerden yapılmış bir merdivenine çıkan soylu bir salondan bir merdiven Emily'yi şaşırtan. Bir şekilde süslenmiş bir salon. Duvarlar ve tavanlar tarihi ve alegorik resimlerle süslenmişti. Aynı metalden zincirlerden oluşan gümüş tripodlar, daireyi aydınlattı. Zemini Hint paspaslarıyla kaplıydı, çeşitli renkler ve araçlarla boyandı. Kanepeler ve perdeler kafesler soluk yeşil ipekten. Nakışlı ve yeşil ile altın püsküllü bir şekilde işlenmişti. Balkon kafesleri büyük kanala açılıyordu ve oradan seslerin karmaşası yükseldi ve müzik aletleri ile tazelik veren esinti daire. Emily, Montoni'nin kasvetli huysuzluğunu düşünerek bu evin muhteşem mobilyaları şaşkınlıkla ve şu raporu hatırladı, kırık bir talihli adam olması şaşkınlıkla karşılandı. Ah, dedi kendi kendine, keşke Valencourt bu malikaneyi görebilseydi, ne huzur ona verecek mi? O zaman raporun temelsiz. Madame Montoni bir prenses havasına bürünmüş gibiydi. Ama Montoni huzursuzdu ve memnuniyetsizdi. Hatta onu karşılamanın nezaketini bile gözlemlemedi evine. Varışından kısa bir süre sonra Göndol'unu sipariş etti ve Cavigny ile birlikte dışarı çıktı. Akşamın sahnelerine karışıyor. Madame bundan sonra ciddi ve düşünceli oldu. Gördüğü her şeye hayran kalan Emily, onu canlandırmaya çalıştı. Ama düşünmek Madame Montoni ile birlikte kaprisleri ve kötü mizahı bastırmamıştı. Ve cevapları ikisinin de çok fazlasını ortaya çıkardı ki. Emily denemeden vazgeçti, onu yönlendirdi ve sahneyle kendini eğlendirmek için bir kafese çekildi. Olmadan, çok yeni ve büyüleyici. Dikkatini çeken ilk nesne, bir grup dansçıydı. Aşağıdaki teras, bir gitar ve bazı diğer enstrümanlarla yönetiliyordu. Vuran kız gitar ve bir tamburin çalan bir diğeri dansla vehşet etti, adımlarını bastırdı ve hafif bir zarafet ve neşeyle, kalpten bir neşeyle, bu şırı bastırırdı dalak tanrıçası. En kötü mizahında bir tanrıça. Bunlardan sonra harika bir grup figürler, bazıları Göndoliri kostümünde, bazıları minstrel gibi. Bazıları ise sanki tüm tariflere meydan okuyacak bir şey. Parçalar ayrıldı, sesleri birkaç kişi eşlik etti, yumuşak enstrümanlar. Portikodan biraz uzakta durdular ve Emily Ariosto'nun şiirlerini ayırt etti. Marililerin savaşlarını anlattılar. Charlemagne, ardından Orlando'nun sıkıntıları. Sonrasında ölçü değişti ve Petrarch'ın hüzünlü tatlılığı başarılı oldu. Yasının büyüsü tüm o İtalyan müziği ve İtalyan ifadesiyle desteklenerek Venedik ay ışığının büyüleri verebilirdi. Emily, dinlerken, düşünceli heyecanı yakaladı. Gözyaşları akıyordu sessizce, hayalleri onu Fransa'ya ve Valencourt'a uzaklaştırırken. Her biri sonet, öncekinden daha çekici bir hüzünle doluydu, sanki bağlayıcı gibiydi hüzün büyüsü. Müzisyenlerin ilerlediğini büyük bir pişmanlıkla gördü ve dikkati
Son hafif vızıltı havada kesilene kadar gerginliği takip etti. O sonra yumuşak müziğin bıraktığı düşünceli huzurda kaldı zihin, güzel bir manzaranın görüntüsüyle. Üretilen duruma benzer bir durum, ay ışığı ya da şefkatiyle işaretlenmiş sahnelerin hatırlamasıyla. Sonsuza dek kaybolmuş arkadaşlar ve zamanın yumuşadığı hüzünlerle pişmanlık. Böyle sahneler gerçekten de zihni için, o soluk izler, gibidir geçmiş müziğin anısını taşıyor. Diğer sesler kısa sürede dikkatini uyandırdı, bu, boynuzların ciddi uyumuydu, uzaktan şişiyordu. Ve göndolların kendilerini düzenlediğini gözlemleyerek terasların kenarında. Peçesini taktı ve balkon, kanalın uzak perspektifinde. Bir şeyin bir şekilde fark edildiği suyun hafif yüzeyinde yüzen bir alay alayı var. Yaklaşırken, boynuzlar ve diğer enstrümanlar tatlı bir şekilde karıştı ve kısa süre sonra efsanevi tanrılar. Şehrin okyanustan doğmuş gibi göründüğü. Neptün için, Venedik ile kraliçesi olarak kişileştirilmiş olarak, dalgalı dalgalarla geldi. Tritonlarla çevrili ve deniz perileri. Bu gösterinin muhteşem ihtişamı ve çevredeki sarayların ihtişamı. Bir şairin vizyonu gibi görünüyordu, aniden somutlaştı ve hayali görüntüler. Ki bu Emily'nin gözlerinde uyandırdı. Zihni, alay öldükten sonra uzun süre orada kaldı. Şımarttı kendisi, bir deniz perisinin görgü ve zevklerini hayal ederken. Ta ki ölümlülük alışkanlığını bırakıp Green Wave onlara katılmak için bir şeyler yaptı. Ne hoş, dedi, mercan kağızları arasında yaşamak ve okyanusun kristal mağaraları. Kız kardeşlerimle birlikte, ve dinleyin yukarıda sesli sular ve tritonların yumuşak kabukları. Ve sonra, gün batımı. Dalgaların yüzeyinde vahşi kayaların etrafında ve boyunca süzülüp ilerlemek için belki de düşünceli. Bir gezgin ağlamak için geldiği izole kıyılar. O zaman tatlı müziğimle onun üzüntülerini yatıştırır mıyım ve ona bir kabuktan biraz sunar mıyım? Neptün'ün sarayının etrafında asılı olan lezzetli meyveden. Dalgınlığından sıradan bir ölümlü akşam yemeğine çağrıldı ve bunu yapamadı kendisinin hayallerine. Ve inancına gülümsemekten vazgeçin. Madame Montoni'nin ifade edeceği ciddi memnuniyetsizliği onlarla tanıştım. Akşam yemeğinden sonra teyzesi geç oturdu ama Montoni geri dönmedi ve sonunda Montoni dinlenmek için emekli oldu. Emily salonun ihtişamına hayran kaldıysa. Öyleydi, yarı döşenmiş ve umutsuz görünümünü görünce şaşırmıştı da az fark etmeden odasına giden. Yolda geçtiği daireler, oradan geçtiği uzun süitler, soylu odalar. Issız görünümlerinden dolayı uzun yıllardır boştu. Bazılarının duvarlarında solmuş kalıntılar vardı. Goblen, diğer fresklerle boyanmış diğer kısımlardan. Nemler neredeyse her ikisini de geri çekmişti, renkler ve tasarım. Sonunda kendi odasına ulaştı, geniş, ıssız ve diğerleri gibi yüksek. Adriyatik'e açılan yüksek kafeslere sahipti. Zihnine kasvetli görüntüler getirdi. Fakat Adriyatik'in manzarası kısa sürede diğerleri daha havalı. Aralarında deniz perisinin de vardı. Onun zevklerini seviyordu, daha önce kendini hayal ederek eğlendirmişti. Ve ciddi bir hastalıktan kaçmak için hevesli, şimdi hayali fikirlerini bir trene atmaya çalıştı ve saati aşağıdaki repliklerle tamamladı. Montoni ve arkadaşı evlerine ancak şafak doğduktan birkaç saat sonra döndüler Adriyatik'te. Kızarmıştı. Tüm gece dans eden havalı gruplar St. Mark'ın kolonnadası boyunca, sabah öncesi dağılmış gibi, birçok kişi gibi ruhlar. Montoni başka işlerle meşguldü, ruhu pek hassas değildi, hafif zevkler. Tutkuların enerjisinden zevk aldı. Zorluklar ve başkalarının mutluluğunu mahveden hayatın fırtınaları. Uyandırdı ve zihninin tüm güçlerini güçlendirdi ve ona en yüksek güçleri verdi, doğası buna yetecek. Zevklerdi. Güçlü bir nesne olmadan ilgi duyduğu hayat onun için sadece bir uykudan ibaretti. Ve gerçek peşlerinden koşulduğunda ilgisi azaldı, yapay olanları değiştirdi. Alışkanlık değişene kadar doğa ve artık gerçek dışı olmaktan çıktılar. Bu tür oyun alışkanlığıydı, ilk olarak. Bu yorgunluktan kurtulmak amacıyla benimsediği bu yöntemi benimsemişti hareketsizlik için. Ama o zamandan beri tutkusuyla peşinden koşmuştu. Bu konuda meşgullüğü cavigni ve genç bir grupla geceyi geçirmişti. Rütbesinden çok parası vardı ve ikisinden de daha fazla ahlaksızlığı vardı. Montoni bunların büyük kısmı yeteneklerinin yetersizliği nedeniyle değil. Acımasız eğilimlerini ve onlarla ilişkilendirilmesini, ancak onları amaçlarının araçları.
Ancak bunlar arasında üstün olanlar da vardı, yetenekleri ve Montoni'nin samimiyetini itiraf ettiği. Birkaç kişi, ama hatta bunları hala kararlı ve kibirli bir tavırla koruyordu. Bu tavrı zorlasa da zayıf ve çekingen zihinlere teslim olmak, güçlü zihinlerin şiddetli nefretini uyandırdı. O elbette çok sayıda ve acımasız düşmanı vardı. Ama nefretlerinin öfkesi kanıtlandı, gücünün derecesi. Ve güç onun ana hedefiydi, daha çok yüreğiniyordu böyle bir nefret. Saygı görmekten mümkün olan bir nefret. Bir his öyle saygı konusunda ölçülü olan şır. Nefret ederdi ve kendinden de nefret ederdi eğer bundan iltifat edilebileceğini düşünmüş olsaydı. Öne çıkardığı birkaç kişi arasında Signor Bertolini, Orsino ve Verezzi. İlki, eşcinsel öfkeye, güçlü tutkulara sahip, dağılmış ve sınırsız gösteriş, ama cömert. Cesur ve şüphesiz. Orsino çekingen ve kibirli, gösterişten çok gücü sevmek, zalim ve şüpheli bir öfke. Bir yaralanmayı hızlıca hissediyor ve intikamını vermekte amansız. Kurnaz ve kurgusunda aranmaz, sabırlı ve yorulmaz planlarının uygulanması. Özelliklerine ve kendi özelliklerine mükemmel bir hakimiyeti vardı, neredeyse hiç sahip olmadığı. Tutkular, sadece gurur, intikam ve açgözlülük. Ve, bunların tatminiyle çok az şey onu tutuyordu. Çok azı stratejilerinin derinliğine dayanacak engeller. Bu adam Şefti Montoni'nin favorisi. Verezzi bir yetenekli, ateşli hayal gücüne sahip bir adamdı ve alternatif tutkuların kölesi. O eşcinsel, şehvetli ve cesurdu. Henüz ne azmi ne de gerçek cesareti vardı ve her şeyle kötü bir bencildi amaçlar. Hızlı planlar kuran ve başarı umuduyla iyimser, önce sadece kendi planlarını değil, benimsediği planları da bıraktı. Başka kişilerden, gururlu ve aceleci, tüm itaatkarlığa karşı isyan etti. Ama karakterini tanıyanlar ve onun dönüşünü izleyenler tutkuları onu çocuk gibi götürebilirdi. Montoni'nin ailesine ve masasına tanıttığı arkadaşlar bunlardı, Venedik'e varışından sonraki gün. Partide ayrıca Venedikli de vardı, soylu. Kont Morano ve Montoni'nin tanıştırdığı Signora Livona ile eşi. Seçkin bir lady olarak ve sabah Venedik'e hoş geldiniz ve akşam yemeği partisine katılmaları istenmişti. Madame Montoni, Signorların iltifatlarını çok kötü bir şekilde karşıladı. Onları sevmezdi, çünkü kocasının arkadaşlarıydı. Onlardan nefret ediyordu. Çünkü onların onu yurt dışında tutuklamalarına katkıda bulunduklarına inanıyordu. Önceki sabahın saati ve onları kıskanıyordu, kendi farkındaydı etkisi eksikliği nedeniyle. Onun toplumlarını ondan daha çok tercih ettiğine ikna oldu, kendi tanrım. Kont Morano unvanı ona bu ayrıcalığı kazandırdı. Ancak yine bunu reddetti şirketin geri kalanına ile. Yüz ifadesinin kibirli somurtkanlığı ve tavrı ve elbisesinin gösterişli gösterişi. Çünkü henüz yapmamıştı Venedik kıyafetini benimsedikleri, güzellik. Alçak gönüllülük ile çarpıcı bir şekilde zıtlanıyordu, Emily'nin tatlılığı ve sadeliği. Daha fazla dikkatle gözlemledi, etrafındaki parti zevkti. Signora'nın güzelliği ve büyüleyici tavırları ancak Livona, istemsizce onun ilgisini kazandı. Aksanlarının tatlılığı ise ve onun nazik iyilik havası Emily ile birlikte o hoş sevgileri uyandırdı. Uzun zamandır uyumuştu. Akşamın serinliğinde grup Montoni'nin gondoluna bindi ve denize doğru kürek çekti. Gün batımının kırmızı ışığı hala dalgalara dokunuyordu ve batıda kaldı. Hüzünlü parıltı yavaş yavaş sönüyor gibiydi. Oysa üst aydırın koyu mavisi yıldızlarla parıldamaya başladı. Emily oturdu, verildi düşünceli ve tatlı duygulara kadar. Suyun pürüzsüzlüğü, üzerinde süzülüyordu. Yansıyan görüntüleri, yeni bir gökyüzü ve titreyen yıldızlar altında dalgalar. Kulelerin ve portiklerin gölgeli hatlarıyla birlikte, saatin sessizliği. Sadece geçen dalga ya da uzak müzik, bu duyguları coşka yükseltmek için. Dinlerken ölçülü kürekler sesi ve uzaktan gelen uğultu sesleri esinti. Yumuşamış zihni Aziz Aubert'ın anısına ve Valensurt'ta yaşardı ve gözleri doldu. Ay ışınları, güçlenerek gölgeler derinleşti, kısa süre sonra yüzüne gümüşi bir parıltı düştü. Kısmen ince siyah bir perdeyle gölgelenmişti ve ona benzersiz bir dokunuşla dokunuyordu yumuşaklık. Onunki bir Madonna konturuydu, duyarlılığı Magdal'ın. Ve üzerinde parıldayan gözyaşıyla düşünceli kalkmış gözçik, karakterin ifadesini doğruladı. Uzak müziğin son notu artık havada kesildi. Çünkü Gandil çok uzaktaydı, dalgalar ve parti kendi müziklerini yapmaya kararlı.
Kont Morano, Emily'nin yanına oturan ve bir süredir onu gözlemleyen sessizlik. Bir lut kaptı ve akorları uyum parmağıyla vurdu kendisi. Onun sesi ise güzel bir tenor olarak onlara eşlik ediyordu, nazik bir hüzün. Ona gerçekten de bu kadar güzel uygulanmış olabilir İngiliz bir şairin öğütlemesi. O zaman var olsaydı. Son kıtadan tekrar ile dönerken birincisi. Sesinin ilk satırda çaldığı ince modülasyon. Ve son kelimeyi İlu'nun da kullandığı acınası enerji sadece muhteşem bir tat verebilirdi. Bitirdiğinde, iç çekerek lut verdi Emily'ye ise. Herhangi bir duygusal görünümden kaçınmak için hemen oyna. Melankolik küçük bir hava söyledi, memleketinin popüler şarkılarından biri Provence. Onu büyüleyici kılan bir sadelik ve duygusuzlukla. Ama ünlü melodi, sahneleri ve insanları öyle güçlü bir şekilde hayaline getirdi. Bunların arasında sık sık duymuştu, ruhlarının yenildiğini. Sesini titredi ve durdu ve lut telleri bir sesle vuruldu. Düzensiz el, ta ki, ihanet ettiği duygudan utanana kadar. Aniden dansın adımları neredeyse öyle neşeli ve havalı bir şarkıya geçti ki notlara yankı vermek için, bravissimo, dudaklarından anında fışkırarak dencileri memnun etti ve havayı tekrar etmek zorunda kaldı. Bunlar arasında ardından gelen iltifatlar. Kont'un iltifatları hiç duyulmuyordu ve henüz tamamlanmamıştı ki. Emily enstrümanı Signora Livona'ya verdi. Livona'nın sesi ona gerçek İtalyan zevkiyle eşlik ediyordu. Sonrasında Kont, Emily, Giavigni ve Signora. Birkaç lüt ve birkaç başka çeşitle birlikte canzonet söylediler enstrümanlar için bir şeyler. Bazen enstrümanlar aniden kesiliyor ve sesler azalıyor tam uyum dalgasından alçak bir ilahiye dönüştü, sonra, derin bir duraklamadan sonra, yavaş yavaş yükseldi. Enstrümanlar birer birer yükseldi, yüksek ve dolu sesle koro tekrar cennete yükseldi. Bu arada, bu uyumdan yorgun olan Montoni nasıl olabileceğini düşünüyordu partisinden ayrıldı ya da partisinden çekildi oynamaya istekli, bir kumarhane için. Müziğin bir ara verdiği için, geri dönmeyi önerdi. Kıyı, Orsino da bu öneriyi hevesle desteklemiş. Ancak Kont ve diğer beyefendiler ise sıcak bir şekilde karşı çıktı. Montoni hala daha uzun süre devam etmekten nasıl mazur görebileceğini düşünüyordu Kont. Çünkü sadece ona göre bahane gerekli olduğunu düşündü ve nasıl ulaşabileceğini düşündü kara. Venedik'e dönen boş bir teknenin gandılayırisi insanlar. Kendini daha fazla bahane bulmaya çalışmadan. Bunu yakaladı oraya gitme fırsatı ve hanımları onun bakımına emanet etmek arkadaşları. Orsino ile ayrılırken, Emily ilk kez onu birlikte gördü pişmanlık. Çünkü onun varlığını bir koruma olarak görüyordu. Ama ne olduğunu bilmiyordu korkması gerekirdi. St. Mark, S'ye indi ve bir kumarhaneye aceleyle giderken kısa sürede oyuncu kalabalığı arasında kaybetti. Bu arada, Kont gizlice Montoni'nin evine bir hizmetçi göndermiştir Emily. Kendi göndolu ve müzisyenleri için duydu, onun farkında olmadan projesi. Göndoliri'nin eşcinsel şarkısı yaklaşıyordu. Onlar kıç tarafında otururken tekneyle birlikte ay ışığının titrek parıltısını gördü. Kürekleri rahatsız. Kısa süre sonra enstrümanların sesini duydu. Ardından tam bir senfoni havada yükseldi ve tekneler buluştuğunda gondolerler birbirini aldılar. Kont kendini açıkladı, grup gondoluna alındı. Ki bu zevkin verebileceği her şeyle süslenmişti. Meyveler ve buz karışımını yerken tüm grup onları takip etti diğer teknede uzaktan en tatlı ve büyüleyici notlar çalındı ve Emily'nin yanına oturan Kont, ona karşılıksız ödeme yaptı dikkat çekiyor ve bazen alçak ama tutkulu bir sesle iltifatlar söylüyordu ki bunu yanlış anlayamazdı. Onlardan kaçınmak için Signora ile konuştu Livona ve Kont'a karşı tavrı hafif bir çekingen davrandı. Ki bu da onurlu, çabalarını bastıracak kadar nazikti. Görebiliyor, duyabiliyor, konuşabiliyor Emily'den başka kimseye değil. Giavigni onu ara sıra bir bakışla izledi, hoşnutsuzluk, Emily ise huzursuzlukla. Artık hiçbir şey istemiyordu Venedik'e dönmek gibiydi, ama Göndalır gece yarısına yakındı St. Mars Place'e yaklaştılar, burada neşeli ve şarkı sesi yüksekti. Oldukça uzaktan karışık seslerin yoğun uğultusu duyuldu su ve parlak bir ay ışığı şehri teraslarıyla keşfetmemiş olsaydı ve kuleler. Bir yabancı neredeyse efsanevi harikalara kredi verirdi Neptün'ün sarayını ve kargaşanın alttan kaynaklandığına inanıyordu. Dalgalar. Saint Mark, S'ye indiler.
Burada kolonladların neşesi ve gecenin güzelliği, Madame Montoni'yi gönüllü olarak konta teslim etmeye zorladı, yürüyüşüne katılma ve ardından birlikte akşam yemeği yemek için davet edilmeleri partinin geri kalanını, onun kumarhanesinde, eğer bir şey yok olabilirdi Emily'nin huzursuzluğu, ihtişam, neşe ve yenilik olurdu çevredeki sahnenin Palladio'nun saraylarıyla süslenmiş ve meşgul maskeli balo yapanların partileri, sonunda sonsuz zevkle donatılmış kumarhaneye çekildiler. Ve burada muhteşem bir ziyafet hazırlanıyordu. Ama burada Emily'nin çekingeni kont, çıkarlarının gözünde kazanmasının gerekli olduğunu fark etti. Madame Montoni, ona gösterdiği küçümseme nedeniyle büyük bir zorluk gerektirmeyen bir başarı gibi görünüyordu. Transfer oldu. Bu yüzden, dikkatinin bir kısmı Emily'den teyzesine. Ki o da çok fazla hissediyordu, bu ayrıcalıktan duyduğu duyguyu gizleyecek kadar memnun olmuştu. Ve partiden önce ayrıldı, tamamen Madame Montoni'nin saygısını kazandı. Ne zaman ona hitap etti, kabaret olmayan yüzü gülümsemeye dönüştü ve her neyse teklif etti, onayladı. Onu, diğer grubun üyeleriyle birlikte davet etti kahve. Ertesi akşam operadaki kutusunda ve Emily davet kabul edildi. Güçlü bir endişe mazeret verme yolları hakkında kendisi de Madame Montoni'nin oraya gittiğini bilmiyordu. Gondola siparişi verilmesi çok geç olmuştu ve Emily'nin şaşkınlığı aşırı bir durumdu. Kumarhaneden ayrılırken geniş güneşin doğduğunu gördü Adriyatik'te, St. Mars Place ise hala kalabalık bir grup arkadaşıydı. Uyku uzun zamandır gözlerinde ağır bir yük oluşturuyordu. Ama şimdi taze deniz esintisi onu hayata döndürdü ve sahneden pişmanlıkla ayrılırdı. Eğer Kont kendisine dayattığı görevi yerine getirerek oradaydı, onları eve kadar eşlik etti. Orada Montoni'nin henüz geri dönmediğini duydular. Ve karısı, memnuniyetsizlikle dairesine çekildi ve sonunda Emily'yi serbest bıraktı daha fazla. Katılımın yorgunluğundan, Montoni sabah geç saatlerde, çok kötü bir niyetle kaybetmişti, oldukça aktif oldu ve dinlenmeden önce özel bir toplantı yaptı. Cavigny'nin tavrı. Ertesi gün olduğu gibi, konu onu hiç memnun etmemişti. Akşam, Madame Montoni, gündüz içinde somurtkan bir kocasına karşı sessizliği. Bazı Venedikli hanımların ziyaretlerini aldı, Emily özellikle onun tatlı tavırlarını büyülemişti. Rahatlık havası vardı ve yabancılara karşı nezaket gösterdiler. Sanki onların tanıdık arkadaşları olmuşlardı yıllar. Ve sohbetleri bazen nazik, bazen duygusal ve hem de eşcinsel bir şekilde geçti. Hanımefendi, böyle konuşmalardan hoşlanmasa da, kaba ve bencillik bazen aşırı davranışlarına karşı gülünç bir tezat sergiliyordu incelikleri. Onların cazibelerine tamamen duyarsız kalamazdı. Tavır. Bir konuşma durakladığında, Signora Herminia adında bir hanımefendi lut çalmaya ve şarkı söylemeye başladı. Sanki öyleymiş gibi kolay bir neşeyle yalnız. Sesi alışılmadık derecede zengin tonlu, ifadeleri çeşitliydi. Henüz güçlerinin tamamen farkında değil gibiydi ve bundan azını ifade etmiyordu onları sergilemekten daha fazla. Kalbinin neşeyinden şarkı söyledi, yanında otururken peçesi yarı geriye atılmış. Lutu zarifçe tutuyordu. Açılan sepetlerden yükselen ve birbirine dolanan bazı bitkilerin yaprakları ve çiçekleri salonun kafeslerinin bir kısmını, Emily, şirketten biraz uzaklaşarak, etrafındaki minyatür manzaralarla birlikte figürünü çizdi ve çok ilginç bir tablo. Belki de eleştiri almayacaktı, hem hayali hem de kalbi uyandıracak kadar ruh ve tadı vardı. O bitirmişti, onu güzel orijinale sundu ve o çok sevindi sunumla ve ilettiği duyguyla Emily'yi temin etti, büyüleyici tatlı bir gülümsemeyle. Bunu bir söz olarak koruması gerektiğini söyledi, dostluğunun bir anlamı. Akşam Cavigny hanımlara katıldı. Ancak Montoni'nin başka görevleri vardı ve aynı eşcinin olduğu St. Mark'e gondolla bindiler, arkadaşlık önceki geceki gibi titredi. Serin esinti, cam gibi deniz, dalgalarının hafif sesi ve uzakların tatlı mırıltısı müzik. Yüksek portikler ve oyun salonları ve yürüyen mutlu gruplar altlarında var. Bunlar, sahnenin her özelliği ve durumuyla birleşti Emily'yi büyülemek. Artık Kont Morano'nun resmi ilgileriyle alay edilmeyen bir kişi. Ama ay ışığı altında denize bakarken, St. Mark ve o duvarların üzerinde bir an durarak tatlı ve bir gondolerin hüzünlü şarkısı. Aşağıdaki teknesinde otururken kendi şarkısını bekliyordu efendim, yumuşamış zihni tekrar evinin
Arkadaşlarının anısına döndü ve memleketinde değerli olan her şeyin için. Bir süre yürüdükten sonra bir kumarhanenin kapısına oturdular ve Cavigny onlara kahve ve buzla ağırlıyordu, Kont da onlara katıldı. Morano sabırsız bir sevinç bakışıyla Emily'yi aradı. O da her şeyi hatırlıyordu. Önceki akşam ona gösterdiği ilgi zorunluydu, çünkü önceden onun çabalarından çekingen bir rezerve dönüşmek için, hariç Signora Herminia ve grubundaki diğer hanımlarla sohbet etti. Operaya çekilmeden gece yarısına yakındı. Emily ise orada değildi, büyülenmiş ama az önce bıraktığı sahneyi hatırlayınca. Kendini öyle hissetti, sanatın tüm ihtişamının doğanın yüceliğinden ne kadar sonsuz derecede aşağı olduğunu. Kalbi artık etkilenmemişti, hayranlık dolu gözyaşları henüz başlamamıştı. Okyanusun geniş genişliğine, gökyüzünün ihtişamına baktığı gibi ve dalgalanan suları ve ara ara gelen hafif müziği dinledim, kükremesiyle karıştı. Bunları hatırlayınca, önündeki sahne kayboldu, önemsiz. Akşamın herhangi bir özel olay olmadan geçtiğini, Kont'un ilgisinden kaçabileceği bir sonuç. Ve, şu şekilde zıt nitelikler düşüncelerimizde sıkça birbirini çeker, böylece Emily, Kont Morano'ya baktığında, Valensurt'u hatırladığında ve bazen iç çekince hatıra takip etti. Geleneksel ziyaretler sırasında birkaç hafta geçti. Bu süre zarfında hiçbir şey olmadı, olağanüstü bir şey yaşandı. Emily, etrafındaki görgü ve manzaralardan eğleniyordu, Fransa'dakilerden çok farklı olan ama Kont Morano'nun da çok sık olduğu bir yerdeydi, onun rahatlığı için kendini tanıtmayı başardı. Tavrı, vuruşu ve başarılar ki genellikle takdir edilen. Belki de Emily aynı zamanda kalbi Valensurt'tan kopmuş olsaydı ve Kont da hayran olurdu ona. Resmi İlgiyle baskı yapmaktan kaçındı ve bu sırada gözlemledi karakterindeki bazı özellikler. Onu her ne olursa olsun önyargılı hale getiren, yoksa iyi ol. Venedik'e varışından kısa bir süre sonra Montoni, 1000. Quesnel'den bir paket aldı. Sonuncusu, eşinin amcasının villasında öldüğünü belirtmiştir. Brenta, ve bu olay sonucunda, acele etmek için o mülkün ve kendisine miras bırakılan diğer eşyaların mülkiyeti. Bu amca Madame Quesnel'in merhum annesinin kardeşiydi. Montoni babasının yanında ve ne hakkı olamazdı ne de bu mülklerle ilgili beklentileri yüzünden kıskançlığını gizlemekte. Zorlandı. 1000. Quesnel'in mektubu bu da heyecanlandırdı. Emily, endişeyle gözlemlemişti ki, Fransa'dan ayrıldıklarından beri Montoni hatta teyzesine karşı nazik davrandı ve onu tedavi ettikten sonra, öncelikle, ihmaliyle şimdi ona üniformalı bir huysuz ve çekingen bir şekilde karşıladı. O teyzesinin zaaflarının kaçabileceğini asla düşünmemişti. Montoni'nin farkındalığını ya da zihninin ya da figürünün hak edilecek bir türde olduğunu fark etmelerini, dikkatini. Bu nedenle, bu maça karşı şaşırtması aşırı olmuştu. Ama seçimi yaptığı için, onun bu kadar açıkça yapacağını hiç tahmin etmiyordu, ona karşı küçümsemesini fark etti. Ama Montoni, görünüşe kapılmış Madame Cheron'un zenginliği karşılaştırması nedeniyle ciddi şekilde hayal kırıklığına uğramıştı. Yoksulluk ve bunu gizlemek için kullandığı aldatmacadan oldukça bıkmıştı. Ta ki gizlenmeye gerek kalmayana kadar. Bir ilişki içinde kandırılmıştı, burada aldatıcı olmak istedi. Üstün kurnazlığı tarafından alt edilmiş anlayışından nefret ettiği ve gururunu feda ettiği kadın ve özgürlüğünü, yaklaşan yıkımdan kendini kurtarmadan kafasını. Madame Montoni, sahip olduğu şeyin en büyük kısmına sahip olmayı başarmıştı, gerçekten sahipti. Kendi üzerine yerleşti. Gerçi tamamen kalan şey kocasının beklentilerine ve ihtiyaçlarına yetersiz olan paraya dönüşmüş ve yanında Venedik'e getirmişti. Böylece biraz daha toplumu kandırmak ve servetini geri kazanmak için son çabayı göstermek kaybetmişti. Montoni'nin Valencourt'a atıldığı ipuçları karakter ve durum fazlasıyla doğruydu. Ama artık zamana bırakılmıştı ve hem sahip olanların hem de olmayanların koşullarını ortaya çıkarmak için bir fırsat ima edildi ve zamanla, zaman zaman onları uygularız. Madame Montoni, yaraları çekingenlikle taşıyacak ya da kin duyacak biri değildi, onuruyla onları gösteriyordu, tüm şiddette bıkkın gururu kendini gösteriyordu ve küçük bir ya da en azından kötü düzenlenmiş bir zihnin acımasızlığı, yapmazdı kendisine bile. Herhangi bir derecede küçümseme uyandırdığını kabul etmek onun ikiyüzlülüğü. Ama zayıf bir şekilde inanmakta ısrarla devam ediyordu ki yalnız kendisi olacak.
Acınacak ve Montoni yalnızca kınanacaktı. Çünkü zihni doğal olarak çok azdı ahlaki zorunluluk algısı. Nadiren onun gücünü anlardı ama kendisine karşı kötü muamele edilmişti. Kibirli davranışı zaten ciddi şekilde olmuştu. Montoni'nin küçümsemesinin keşfedilmesiyle şok olur. Daha ileri gitmesi gerekiyordu, koşullarının keşfedilmesiyle azarlandı. Venedik'teki malikanesi, ama mobilya, önyargısız kişilere gerçeğin bir parçasını keşfetti. Hiçbir şey anlatmadı istediklerine inanma kararlılığıyla kör olanlara. Madame Montoni hala kendini bir prensestin biraz daha az görüyordu. Venedik'te bir saray ve Apenninler arasında bir kale. Udolfo Kalesi'ne, gerçekten de. Montoni bazen birkaç hafta boyunca incelemek için gitmekten bahsederdi. Şart koşulunu ve bazı kira almasını sağlamak. Çünkü görünüşe göre öyle değildi, orada 2 yıl kaldı ve bu süre zarfında sadece yerleşim yeri vardı. Yaşlı bir hizmetçi tarafından yöneticisi olarak adlandırıldı. Emily bu yolculuğun anını memnuniyetle dinledi. Çünkü sadece o değil, bundan yeni fikirler bekleniyordu. Ama ısrarcı çabalardan kurtulmak Kont Morano. Kırsalda da düşünebileceği boş vakit olurdu, Valencourt'a ve onun görüntüsüne ve bir anıya sahip. Olan hüzüne kendini kaptırmak için La Valline'in sahnelerinin, her zaman ebeveynlerinin anısıyla kutsanmış, uyandı. İdeal sahneler kalbinden daha değerli ve rahatlatıcıydı, eşcinsel toplantıların tüm ihtişamı. Onlar, dışarı atan bir tür tılsımdı, geçici kötülüklerin zehrini ve mutlu günler umutlarını destekledi, güzel bir manzara gibi görünüyordu, güneş ışığıyla aydınlanmıştı. Ve karanlık ve sert kayaların perspektifinden bakılır. Ancak Kont Morano uzun süre sessiz çalışmalarla sınırlı kalmadı. O tutkusunu Emily'ye ilan etti ve Montoni'ye tekliflerde bulundu. Montoni ise cesaretlendirdi, Emily reddetse de, onu. Montoni ile arkadaşı ve bol miktarda kendini beğenmişti. Onu kandırmak için başarıdan umutsuzluk duymadı. Emily şaşırdı ve duygularını açıkladıktan sonra onun azminden çok tiksinmişti, yanlış anlamasına İzin vermeyen bir açıklıkla. Artık zamanının büyük çoğunu Montoni, S'te geçiriyor ve orada yemek yiyor neredeyse her gün ve Madame ile Emily'nin gittiği her yere gidiyordu. Ve tüm bunlar, Emily'nin üniformalı çekingenliğine rağmen, halası da aynı derecede endişeliydi Montoni bu evliliği teşvik etmek için. Ve onun katılımını asla reddetmezdi Kont'un bulunmayı önerdiği herhangi bir mecliste. Montoni artık planladığı yolculuktan bahsetmedi. Emily de bu yolculuğu bekledi, duymak için sabırsızca. Ve nadiren evde olurdu, sadece Kont ya da Signor Orsino oradaydı. Çünkü kendisiyle Cavigny arasında bir soğukluk vardı, hayatta kaldı. Ancak sonuncusu evinde kaldı. Orsino ile Montoni sık sık saatlerce birlikte kapalı olurlar ve ne olursa olsun. Bu konuda danıştılar, bu önemli görünüyordu. Çünkü Montoni sık sık en sevdiği oyun tutkusunu buna feda etti ve evinde kaldı bütün gece. Bir miktar mahremiyet de vardı. Orsino'nun daha önce hiç yaşanmamış ve heyecanlanmayan ziyaretleri sadece şaşırtıcı ama Emily'nin zihninde bir miktar alarm vardı. Ki karakterinin çoğunu en çok çabaladığı anda isteksizce keşfetti gizli. Bu ziyaretlerden sonra Montoni genellikle her zamankinden daha düşünceli olurdu. Bazen zihninin derin işleyişi onu tamamen soyutlaştırıyordu, çevresindeki nesneleri ve yüzüne. Karanlık bir kamerlik bıraktı, bu da onu gösteriyordu berbat. Bazen gözleri neredeyse ateş gibi parlıyor gibiydi ve tüm enerjiler ruhunun büyük bir girişim için uyanışmış gibi görünüyordu. Emily gözlemledi, bu düşüncelerini derin bir ilgiyle yazan bu karakterler tamamen onun gücünde olduğunu düşündüğünde bir dereceye kadar hayranlık duyuyordu. Ama korkularını ya da gözlemlerini Madame Montoni'ye anlatmaktan bile kaçındı. Montoni'nin bu zamanlarda kocasında sadece her zamanki sertliği fark etti. 1000. Quesnel'den gelen ikinci bir mektup. Kendisinin ve hanımefendisinin gelişini duyuruyordu Villa Mayeranti'de. İyi şansının birkaç nedenini belirtti, İtalya'ya gelen olaya saygı göstererek. Ve bir eşi ve yeğeni Montoni'yi yeni malikanesinde görmek için içten bir istek. Emily de aynı dönemde çok daha ilginç bir mektup aldı ve bu da bir süre kalbinin her endişesini yatıştırdı. Valencourt, umarım hala Venedik'te olabilir, sıradan posta bir mektup emanet etmişti. Bu da şöyle onun sağlığını ve bitmek bilmeyen ve endişeli sevgisini duydu. Biraz oyalanmıştı Doulaus'un ayrılışından sonra, bir süre Doulaus'ta bulundu ki bulunduğu
Sahnelerde dolaşmanın hüzünlü bir zevki onu görmeye alışkın ve oradan kardeşinin şatosuna gitmişti. La Vallée civarındaydı. Bunu belirttikten sonra ekledi, alayıma katılma görevi ayrılmamı gerektirmiyorsa. Ben ne zaman bir çevreden ayrılacak kadar kararlılığım olmalı olduğunu bilmiyorum seni anmak. Sevdiği bir yer. La Vallée civarı Estuviere'de beni bu kadar uzun süre tuttu. Sık sık erken oraya giderim sabahları, gün boyunca, manzaralar arasında rahatça dolaşabilmek için. Bir zamanlar senin evinlerdi, seni görmeye ve duymaya alışkın olduğum yerlerdi sen konuşuyorsun. İyi yaşlı Teresa ile tanışlığımı yeniledim, o beni gördüğüne sevindi. Senin hakkında konuşabileceği için, ne kadar olduğunu söylememe gerek yok beni ona bağlayan koşullar ya da onu ne kadar hevesle. Dinlediğim favori konu. Beni ilk kez hangi motivasyonu yapmaya iten olduğunu tahmin edeceksiniz Teresa'ya biliyordum. Gerçekten de kazanmak meselesiydi şato ve bahçelere giriş. Ki benim Emilim son zamanlarda bunlara sahip oldu yerleşim. İşte dolaşıyorum ve her gölgenin altında senin görüntünle karşılaşıyorum. Ama özellikle de favori düzleminin açılan dallarının altında oturmayı seviyorum. Bir zamanlar Emily, birlikte oturduğumuz yerde, ilk kez sana söylemeye cesaret ettiğim yerde, seviyordu. Ah Emily. O anların hatırlaması beni sarıyor, kaybolmuş oturuyorum bir hayal, gözyaşlarımın arasından seni loş. Görmeye çalışıyorum, tüm huzur ve masumiyet cenneti, o zaman bana göründüğün gibi. Tekrar duymak o sesin aksanları, sonra kalbimi şefkatle sarsıttı ve umudu. Terasın duvarına yaslanıyorum. Birlikte akıntıyı izlediğimiz yere aşağıda Garon'un akımını anlatırken, ben de onun vahşi manzarasını anlattım. Kaynak, ama sadece seni düşündüm. Ah Emily, bu anlar geçti mi asla, bir daha asla geri dönmeyecekler. Mektubunun başka bir bölümünde şöyle yazdı. Mektubum tarihli birçok farklı günde ve ilk güne geri bakarsanız. Fransa'dan ayrıldıktan kısa süre sonra yazmaya başladığım bir şey. Yazmak, gerçekten de, beni kendi melankolimden uzaklaştıran tek iş ve yokluğunuzu dayanabilir kılıyordu. Ya da daha doğrusu, yokluğu yok ediyor gibiydi. Çünkü seninle kağıt üzerinde konuşurken ve sana her duyguyu anlatırken ve kalbimin sevgisiyle. Neredeyse oradaydın. Bu istihdam zaman zaman başlıca tesellim oldu ve göndermeyi erteledim paketimden çıkardı. Sadece uzatmanın rahatlığı için, ama kesindi, yazdıklarımın boşuna yazıldığını. Ta ki sen alana kadar. Zihnim normalden daha fazla depresyonda olduğunda. Boşaltmak için ortaya çıktım sana acı veriyor ve her zaman teselli bulmuşum. Ve, küçük bir şey olduğunda bu olay kalbimi ilgilendirdi ve ruhuma bir sevinç parıltısı verdi. Ben bunu size iletmek için acele ettim ve değerlendirildim memnuniyet. Bu nedenle, mektubum hayatımın ve benim hayatımın bir tür resmi son bir aydır düşünceleri ve bu. Yüzden çok ilginç olsa da ben yazdım ve umarım aynı nedenle olmaz sana kayıtsız. Ama diğer okuyucular için bu sadece boş şeyler. İşte her zaman daha ince hareketleri tanımlamaya çalışırken böyle olur kalbin için. Çünkü fark edilemeyecek kadar incedirler. Sadece olabilirler deneyimlenir ve bu nedenle kayıtsız gözlemci tarafından göz ardı edilir. Oysa ilgilenen kişi ise tüm açıklamaların kusurlu ve gereksiz olduğunu hisseder. Yazarın samimiyetini kanıtlayıp kendi samimiyetini yatıştırmak dışında acılar. Tüm bu egoizmi affedeceksin, çünkü ben bir aşığım. Az önce bir durumu duydum, tüm hayatımı tamamen yok eden bir durum ideal zevkin peri cenneti. Ve beni bu zorunlulukla barıştıracak alayıma dönmek. Çünkü artık sevgilinin altında dolaşmamalıyım düşüncelerle karşılaşmaya alıştığım gölgeler. La Vallée'yi bırakın. Teresa'nın bildiği kadarıyla bunun sizin bilginiz olmadan olduğuna dair nedenlerim var bu sabah. Bana söyledi, bu yüzden durumu belirtiyorum. O tüylerini döktü gözyaşları içinde. Sevgilisinin hizmetinden ayrılacağını anlatırken hanımefendi ve mutlu yıllar yaşadığı şato. Ve hepsi bunu ekledi, madem o iseleden haberi yumuşatacak bir mektup bile olmadan, ama hepsi Mons. Quesnel'in yaptığı ve sanırım o da öyle değil ileriye ne geleceğini biliyorum. Teresa ekledi, ondan bir mektup aldığını ve kendisine bildirdiğini belirtti şato kiralanmıştı ve artık hizmetlerine ihtiyaç duyulmayacağı için yeni kiracı geleceği o hafta gününde oradan ayrılmak zorunda. Teresa, bir süre önce bininci. Quesnel'in ziyaretine şaşırmıştı bu mektubun alınması, yanında bir yabancı vardı ve onu izledi. Büyük merakla bir mekan.
Mektubunun sonunda, ki bu tarih bir hafta sonrasına aittir cezası, Valencourt ekliyor. Alayımdan bir çağrı aldım ve pişmanlık duymadan katılıyorum. Çünkü sahnelerden tamamen dışlanıyorum, kalbime ilginçti. Bu sabah Lavalley'e gittim ve duydum ki yeni kiracı gelmişti ve Teresa gitmişti. Tedavi etmemeliyim bu konu böylece. Eğer sizin bundan habersiz olduğunuzu düşünmeseydim evinizin elden çıkarılması. Senin tatmin için öğrenmeye çalıştım, kiracınızın karakteri ve serveti hakkında bir şeyler var. Ama başarılı olamadı. O bir centilmen, diyorlar ve duyabildiğim tek şey bu. Gezerken o yer sınırların çevresinde benim hayal gücüme göre daha hüzünlü görünüyordu hiç. Görmemişim. Keşke kabul edilseydim. Belki de kabul etmiş olsaydım en sevdiğin çınar ağacından bir kez daha ayrıldı ve seni bir kez daha. Düşündüm gölgesinin altında, ama yabancıların merakını zorlamaktan kaçındım. Ormandaki balıkçılık evi ise hala bana açıktı. Oraya gittim ve 1 saat geçti, geriye dönüp bakıp duygusuz bile yok. Ah, Emily. Elbette sonsuza dek ayrılmayız, her birimiz için yaşayacağız diyer. Bu mektup Emily'nin gözüne çok yaş getirdi. Şefkat gözyaşları ve Valencourt'un iyi olduğunu, o zaman ve yokluğu öğrenince duyduğu tatmin onun imajını kalbinden hiçbir şekilde silmemişti. Burada bazı pasajlar vardı, özellikle onu etkileyen mektuplar. Örneğin ziyaretlerini anlatanlar Lavalley ve sahnelerindeki hassas sevgi duyguları uyandı. Zihninin yeterince iyileşmesi epey zaman aldı, Valencourt'tan soyutlanarak La ile ilgili zekasının gücünü hissetmek için Wally, Mons, Quesnel'in buna izin vermesi, hatta onunla danışmadan ölçü, hem şaşırttı hem de şok etti. Özellikle de mutlak olduğunu kanıtladığı için onun işlerinde kullanmaya hakkı olduğunu düşündü. Doğru, Fransa'dan ayrılmadan önce, şatoyu kiralamayı önermişti. Yokluğuna ve ekonomik ihtiyata karşı itiraz edecek hiçbir şeyi yoktu. Ama babasının villası olan yeri güç ve yabancıların kaprisi ve kendini kesin bir evden mahrum bırakmak, mutsuz durumlar onu evine akıl hastanesi olarak bakmasına neden oldu. Bu nedenler o zaman bile bu düzenlemeye şiddetle karşı çıkmasına neden oldu. O babam da, son saatinde, ondan asla söz vermeyeceğine dair ciddi bir söz almıştı, Lavalley'i elden çıkarmak. Ve bunu bir dereceye kadar ihlal edilmiş olarak görüyordu, eğer yer kiralanmak için çekilmiş oldu. Ama şimdi ne kadar az saygı ile bininci. Quesnel bu itirazları ne kadar önemsiz bulduğunu ve ne kadar önemsiz bulduğunu düşünmüştü maddi avantajın her engeli. Ayrıca, görünüşe göre hiç Montoni'ye attığı adımı bildirmeye küçümsemeydi. Çünkü hiçbir motivasyon yoktu, Montoni'nin durumu ondan gizlediği açıkça belli olurdu. Eğer öyleyse ona bildirildi. Bu hem onu rahatsız etmiş hem de şaşırtmıştı. Ama şef huzursuzluğunun konuları arasında, Lavalley'nin geçici olarak elden çıkarılması ve babasının yaşlı ve sadık adamlarının ayrılması, hizmetçi, zavallı, Teresa, dedi Emily, sen yapmamıştın, hizmetinde çok şey biriktirdin. Çünkü her zaman fakirlere karşı şefkatliydin ve ailede en iyi yıllarının geçtiği yerde öleceğine inanıyor musun, tükenmiş. Zavallı Teresa. Şimdi yaşlandığında kendi ekmek. Emily bu düşünceler zihninden geçerken acı bir şekilde ağladı ve kararlı oldu, Teresa için neler yapılabileceğini düşünmek ve M ile çok açık konuşmak için. Quesnel bu konuda, ama onun soğuk kalbinin sadece hissedebileceğinden çok korkuyordu. Kendi için. Ayrıca onun herhangi bir bahsedip etmediğini sormaya kararlıydı, ilişkilerini Montoni'ye yazdığı mektupta yazdı. Montoni'nin kısa sürede ona fırsat sunduğu onun çalışma odasında ona katılmasını arzulayarak arıyordu. Çok azı vardı, röportajın ona iletişim kurmak amacıyla yapıldığından şüphe duydum bininci. Quesnel'in Lavalley'deki işlemlerle ilgili mektubunun bir parçası ve hemen ona itaat etti. Montoni yalnızdı. Az önce Mons, Quesnel'e yazıyordum, dedi Emily, birkaç gün önce ondan aldığım mektuba yanıt olarak. Ve sizinle bir konuyu meşgul eden bir konu hakkında konuşmak istedim. Bu konuda sizinle konuşmak da istedim, efendim, dedi Emily. Şüphesiz bu konu senin için biraz ilgi çekiyor, diye karşılık verdi Montoni. Ve bence bunu benim gördüğüm ışıkta görmelisiniz, gerçekten öyle, başka hiçbir şeyi taşımayacağım. Umarım bana katılırsınız. Her türlü itiraz duyguya dayalı dedikleri gibi. Sağlam koşullara boyun eğmelidir avantaj. Bunu kabul ederek, efendim, diye mütevazı bir şekilde yanıtladı Emily. İnsanlığa kesinlikle dikkat edilmeli.
Ama korkarım artık çok geç bu planı düşünmek zorunda kaldım ve artık elimde olmadığı için. Üzülmeliyim reddetmesi için. Çok geç, dedi Montoni. Ama öyle olduğu için, ben de öyleyim memnun oldum. Aklı ve zorunluluğu kabul etmeden. Kendini göstermeden boş şikayet. Bu davranışı fazlasıyla alkışlıyorum. Belki de daha çok cinsiyetinizde nadiren gözlemlenebilen bir zihinsel güç keşfeder. Ne zaman daha yaşlı olsanız. Kurtarmada yardımcı olan arkadaşlarınıza minnettarlıkla bakacaksınız romantik duygu. İllüzyonlarından sizi ve onların olduğunu fark edeceksiniz sadece çocukluğun tuzakları ve kaçtığınız anda yok edilmeli bebek odasından. Mektubumu kapatmadım, birkaç satır ekleyebilirsiniz amcanıza kabul ettiğini haber ver. Yakında onu göreceksin. Çünkü o benim birkaç gün içinde Madame Montoni ile birlikte Mayerinti'ye götürmeyi düşünüyorum ve seni sonra ilişkiyi konuşabilir. Emily, gazetenin karşı sayfasında şöyle yazdı. Artık efendim, bu koşullara itiraz etmem faydasızdır, efendim. Signor Montoni bana yazdığını bildiriyor. Keşke olabilirdim, şu en azından, ilişki daha az hızlı bir şekilde bitmişti. Belki bazı önyargıları bastırmayı kendime öğrettim, Signor'un dediği gibi, hala kalbimde kalıyor. Olduğu gibi, teslim oluyorum. Tedbirli olarak hiçbir şey yok kesinlikle itiraz edilebilir. Ama kabul etsem de, bazıları hakkında söyleyecek çok şeyim var konunun diğer noktaları. Sizi görme onuruna sahip olacağım zaman. Bu arada, Teresa'ya bakmanızı rica ediyorum. Efendim, sevgili yeğeniniz, Emilysst. Aubert. Montoni, Emily'nin yazdıklarına hicivle gülümsedi ama itiraz etmedi ve kendi dairesine çekildi. Orada oturup mektup yazmaya başladı. Valensurt'ta yolculuğunun ayrıntılarını anlattığı ve Venedik'e varış, pasajdaki en çarpıcı sahnelerden bazılarını anlattı Alplerin üzerinde. İtalya'yı ilk kez gördüğü duygular, görgü kuralları ve çevresindeki insanların karakterleri ve bazı koşullar Montoni'nin davranışı. Ama Kont Morano'nun adını bile vermekten kaçındı, çok daha fazlası yaptığı açıklama. Çünkü korkmanın ne kadar titrek canlı olduğunu çok iyi biliyordu gerçek aşktır. Onu etkileyebilecek her durumu ne kadar kıskançlıkla izliyor Faiz. Ve Valencourt'a en ufak bir şey bile vermekten titizlikle kaçındı bir rakibi olduğuna inanmak için. Bir sebep. Ertesi gün Kont Morano Montoni'nin evinde tekrar yemek yedi. Bir alışılmadık ruh akışı ve Emily bunun içinde bir sevinç olduğunu düşündü ona hitap etme tarzını. Daha önce hiç gözlemlemediği bir şekilde. O bunu her zamankinden fazla tutkuyla bastırmaya çalıştı. Ama soğuk havasının nezaketi artık onu moral bozmaktan çok teşvik ediyor gibiydi. O onunla yalnız konuşma fırsatını gözetliyor gibiydi ve daha fazlası bir kez bunu istedi. Ama Emily her zaman cevap verirdi. Hiçbir şey duyamıyor onu tüm topluluğun önünde tekrar etmek istemezdi. Akşam saatlerinde, Madame Montoni ve ekibi denize çıktı ve Kont, Emily'yi Zendalettos'una götürdü. Elini dudaklarına götürdü ve ona gösterdiği küçümseyici tavır için teşekkür etti. Emily, aşırı şaşkınlıkla ve hoşnutsuzlukla elini aceleyle çekti ve onun konuştuğunu düşündü ironik. Bir şekilde, ancak terasın basamaklarına ulaştığında ve aşağıda bekleyen şeyin Kont'un Zendalettos'u olduğunu gösteriyordu. Partinin geri kalanı ise gondollarda kendilerini düzenlemiş devam ederek ayrı bir konuşmaya izin vermemeye karar verdi ve Dilek iyi akşamlar geçirip portikoya döndü. Kont da ardından azarladı ve yalvardı. Montoni ise dışarı çıktı ve istek yapmaya gerek olmadığını belirtti. Çünkü küçümsemeden elini tuttu ve Zendaletto'ya götürdü. Emily sessiz kalmadı. Alçak bir sesle Montoni'ye yalvardı. Bu koşulların uygunsuzluğunu düşünmesi ve onu bağışlayacağını onlara boyun eğmenin utancısı. Ancak o esnek değildi. Bu kapris dayanılmaz bir şeydir, dedi ve olmayacak şımartılı, davada uygunsuzluk yoktur. Bu anda, Emily'nin Kont Morano'dan hoşnutsuzluğu iğrençliğe ulaştı. O böylece tüm tehlikelerine rağmen onu peşinden koşmalı, korkutmadan. Konuşmaları hakkında ifade etmişti ve düşündüğünü düşündüm. Çünkü açıkça görülüyordu öyle yaptı. Onun hakkındaki fikrinin önemi yoktu. Yeter ki onun iddiaları Montoni tarafından onaylandı. Bu da hissettiği tiksintiye öfkeyi artırdı ona doğru. Montoni'nin orada olacağını görünce biraz rahatladı. Grup, Morano onun bir tarafına otururken diğer tarafta. Gondolerler hazırlanırken bir süre durakladı küreklerini ve Emily.
Bu konuşmanın korkusuyla titredi, bu sessizliği takip et. Sonunda cesaretini toplayıp kendisi kırdı, Morano'dan güzel konuşmalar yapma umudu ve Montoni'den azarlama. Tu yaptığı önemsiz bir yorum, kısa ve hoşgörülü bir şekilde karşılık verdi, cevap ver. Ancak Morano hemen ardından genel bir gözlemle devam etti ve özellikle bir iltifatla bitirmeyi başardı ve Emily bunu geçse de bir gülümseme farkına bile varmadan cesaretini kırmadı. Sabırsızdım, dedi Emily'ye seslenerek, minnettarlığımı ifade et. İyiliğin için teşekkür etmek için. Ama aynı zamanda teşekkür etmeliyim, Signor Montoni, bana bu fırsatı vermiş. Emily, Kont'a şaşkınlık ve hoşnutsuzluk karışımı bir bakışla baktı. Neden, diye devam etti, zevki azaltmak istiyorsan bu anın acımasız çekinme havasıyla mı? Neden beni tekrar fırlatmaya çalışıyorsun, şüphenin karmaşalarına girerek? Gözlerinizi geç beyanının nezaketi mi? Samimiyetten, coşkundan şüphe edemezsiniz, tutkumdan, bu yüzden gereksiz, çekici Emily. Kesinlikle gereksiz, artık duygularını gizlemeye çalışmak istiyor. Eğer onları hiç gizlemiş olsaydım, efendim, dedi Emily, hatırlayarak Spirit. Artık kesinlikle gereksiz olurdu. Ben umarım efendim, beni daha fazla ima etme ihtiyacından kurtarırdınız. Onlar, ama bunu kabul etmediğine göre, beni son kez ilan ettiğimi duy. Azmin seni benim sahip olduğum saygıdan bile mahrum bıraktı, hak ettiğine inanmaya meyilli. İnanılmaz, diye haykırdı Montoni, bu benim bile öteyim. Beklenti olsa da, şimdiye kadar cinselliğin kaprisine hakkını verdim. Ama Mademoiselle Emily, fark edeceksiniz ki, ben sevgili değilim. Ama Kont Morano ve senin kaprisli anlarının eğlencesi olmayacağımı belirtti. Al, herhangi bir aileye onur verecek bir ittifak teklifidir. Sen hatırlayacak, asil değildir. Uzun süre itirazlarıma direndiniz, ama onurum şimdi nişanlandı ve bu ile uğraşılmayacak. Devam edeceksin. Beni Kont'a iletmem için bir ajan yaptınız. Sizi kesinlikle yanılıyorum, efendim, dedi Emily. Cevaplarım konuda ise tek düz bir şekilde konuşulmuştur, beni suçlamaya layık değil kapris. Eğer benim ajanım olmaya küçümsediyseniz, bunu yapmamam bir onur talep etmek. Ben de Kont Morano'ya ve size de, efendim. Sürekli temin ettim, bana sunduğu onuru asla kabul edemem ve şimdi tekrar ediyorum bildiri. Kont, Montoni'ye şaşkın ve sorgulayıcı bir tavırla baktı. Montoni'nin yüzü de şaşkınlıkla işaretlenmişti ama şaşkınlıkla karışmıştı öfke. İşte özgüven ve kapris, dedi sonuncusu. Kendi sözlerini inkar edecek misiniz, hanımefendi? Böyle bir soru cevap vermeye değer değildir, efendim, dedi Emily utanma. Kendini toparlayacaksın ve sorduğun için üzüleceksin o. Konuyu aç, diye ekledi Montoni, artan bir sesle öfkeyi. Kendi sözlerini inkar edecek misin? İnkar edecek misin? Sadece birkaç saat önce, geri çekilmek için çok geç olduğunu kabul etti. Nişanlar ve Kont'un elini kabul ettiğinizi, bunların hepsini inkar edeceğim, çünkü hiçbir kelimem bunu ithal etmedi. Şaşırtıcı, Mons, Quesnel'e, amcanıza yazdıklarınızı inkar eder misiniz? Eğer yaparsanız, kendi eliniz size karşı tanıklık edecektir. Şimdi ne yapacaksın, diyelim? Diye devam etti Montoni, Emily'nin sessizliğini ve kafa karışıklığını gözlemleyerek. Şimdi anlıyorum ki, efendim, çok büyük bir hata altındasınız ve aynı şekilde yanılmışlar. Artık ikiyüzlülük yok, yalvarıyorum, açık ve samimi ol, eğer öyleyse mümkün. Hep öyle oldum, efendim. Ve böyle bir davranışta hak iddia edemez, çünkü saklayacak hiçbir şeyim olmadı. Bu nasıl, Signor, diye titreyen duygularla bağırdı Morano. Yargınızı askıya alın, Kont, diye yanıtladı Montoni, hileleri bir kadın kalbinin araştırılamaz. Şimdi, madam, açıklamanız. Affedersiniz efendim, açıklamamı siz istekli görünene kadar vermesem bana güvenini ver. Mevcut iddia sadece beni hakaret. Açıklamanız, rica ediyorum, dedi Morano. Vay canına, diye karşılık verdi Montoni, sana güvenimi veriyorum, bu açıklamayı duyalım. O zaman bir soru sorarak ona geçiş yapayım. İstediğiniz kadar, dedi Montoni, küçümseyerek. Peki, Mons, Quesnel'e yazdığınız mektubun konusu neydi? Kesinlikle ona yazdığın notun konusu aynı. Yaptın peki, bu soruyu talep etmeden önce güvenimi garanti altına almak için. Daha açık olmanızı rica etmeliyim, efendim, o konu neydi? Ne olabilir ki, Kont Morano'nun asil teklifi değil, dedi Montoni.
O zaman, efendim, birbirimizi tamamen yanlış anladık, diye yanıtladı Emily. Birbirimizi tamamen yanlış anladık sanırım, diye karşılık verdi Montoni. O notun yazılmasından önceki konuşmada, "Ay size hak ediyor ki bu aynı sanatta çok zekisiniz yanlış anlama." Emily gözlerinden gelen yaşları tutmaya çalıştı ve cevap verdi, kararlılığa dönüşüyordu. "Efendim, kendimi tamamen açıklamama izin verin, ya da tamamen sessiz. Açıklama artık göz ardı edilebilir, bu bekleniyor. Sayılıyorsa Morano hala bir tane gerektiğini düşünüyor, ona dürüst bir soru vereceğim. Senin son konuşmamızdan beri niyetini değiştirdi. Ve, eğer alabilirse sabır ve alçakgönüllülük varsa, yarına kadar bekleyecek ve muhtemelen bulacaktır yine değişti. Ama ne sabrım ne de alçakgönüllülüğüm olduğu için, senin bir sevgiliden bekle. Hoşnutsuzluğumun etkisi konusunda seni uyarıyorum. Montoni, çok acelesin, dedi Kont, ki bu konuşmayı aşırı huzursuzlukla dinledi ve sabırsızlık. Signora, bunu kendi açıklamanızı rica ediyorum ilişki. Signor Montoni haklı olarak söyledi, diye yanıtladı Emily. Hepsi açıklama artık göz ardı edilebilir, olanlardan sonra acı çekemem kendim bir tane verdim. Benim için ve sizin için yeterli, efendim, tekrar söylemem yeterlidir geç beyan. Umarım bu benim için son kez gerekli olur tekrar ediyorum, senin ittifakının onurunu asla kabul edemem. Çekici Emily, diye bağırdı Kont tutkulu bir tonla, kırgınlık seni adaletsiz etmesin. Ben de şu suçtan dolayı acı çekmememe izin ver. Montoni, iptal et. Saldırı, diye sözünü kesti Montoni, Kont, bu dil saçma, bu teslimiyetler çocukça. Bir erkeğe uyulmuş gibi konuş, öyle değil güzel bir zalimin kölesi. Beni oyalıyorsun, Signor, kendi davama savunmamı izin ver, sizde zaten yetersiz olduğunu kanıtladı. Tırnak işareti. Bu konuda tüm konuşmalar, efendim, dedi Emily, faydasızdan da kötü. Çünkü her birimize sadece acı getirebilir. Eğer istersen bana uy, daha fazla peşinden gitme. Hanımefendi, bu şekilde kolayca bir nesneden vazgeçebilmem imkansızdır hayatımın zevki ve işkencesi olan tutku. Hala aşk, hala seni bitmek bilmeyen bir tutkuyla takip ediyor. Ne zaman olacaksın tutkumun gücü ve istikrarına inanan kalbin yumuşamalı acıma ve tövbe için? Bu cömert mi, efendim? Bu erkeksi mi? Ya hak edebilir mi yoksa elde edilebilir mi? Kazandığınız saygı, böylece benim hiçbir şeyim olmayan bir zulmü sürdürmek için kaçış için mevcut. Bir yol mu? Morano'nun yüzüne düşen ay ışığı, ruhunun güçlü duyguları. Ve Montoni'ye baktığında karanlık olduğunu fark etti yüz ifadesinin tam bir zıtlığı olan bir öfkeydi. Aman tanrım, bu çok fazla. Diye aniden haykırdı Kont, Signor Montoni, bana kötü davranıyorsunuz. Senden arayacağım şey açıklama. Benden, efendim, onu alacaksın, diye mırıldandı Montoni. Eğer senin ayırt etme yeteneği gerçekten tutku tarafından o kadar gizlenmiş ki, açıklama yapılabilir gerekli. Ve sizin için hanımefendi, onurlu bir adamın böyle olmamadığını öğrenmelisiniz bir çocuğa kukla gibi davranabilirsin. Belki de cezasızca bir çocuğa kukla gibi davranabilirsin. Bu alaycılık, Morano'nun gururunu ve hissettiği öfkeyi uyandırdı Emily'nin kayıtsızlığına, küstahlığına öfkeyle kaybolmuş Montoni'yi savunmak için onu utandırmaya karar verdi. Bu da, dedi Montoni'nin son sözlerine yanıtlayarak, bu da gözden kaçmayacak. Öğrenmenizi rica ediyorum, efendim, bir kadından daha güçlü bir düşmanla mücadele edeceğim. Signora St.'yi koruyacağım. Aubert'i tehdit edilen öfkeyinden. Beni yanılttın ve intikam almak istiyorsun masumlara karşı hayal kırıklığına uğramış görüşlerini. Seni yanılttım, diye hızlıca karşılık verdi Montoni, benim davranış, sözüm, sonra durdu. Çabalı görünüyordu gözlerinde parlayan öfkeyi bastırmak için. Bir sonraki anda soluk bir sesle ekledi, Kont Morano, bu bir dil. Bir tür alışık olmadığım bir davranış. Tutkulu bir kişinin davranışıdır çocuk, bu yüzden, küçümseyerek geçiş yapıyorum. Saygısızlık mı, Signor? Kendime borçlu olduğum saygı, diye ekledi Montoni. Şu şeyi gerektirir konunun bazı noktaları hakkında sizinle daha kapsamlı konuşmalıyım. Tartışma. Benimle Venedik'e geri dön, seni ikna etmek için küçümseneceğim senin hatan. Küçümseyin efendim. Ama böyle konuşmayı küçümseyeceğim birlikte. Montoni küçümseyici bir şekilde gülümsedi. Ve şimdi Emily, sonuçlardan korkmuş gördüğü ve duyduğu şey artık sessiz olamazdı.
Tüm bunları anlattı sabah Montoni'yi yanlış anladığı konu. Sadece Lan'ın elden çıkarılmasıyla ilgili olarak onunla danıştığını anladı Vaye'ye ve hemen bininci yazmasını rica ederek bitirerek, bininci Quesnel ve hatayı düzelt. Ama Montoni ya inanmazdı ya da etkilenmiş durumdaydı ve Kont Morano hala şaşkınlıkta doluydu. Ancak konuşurken, denetçilerinin dikkati hemen ardından şerifin onların öfkesi ve tutkuları azaldı. Montoni arzuladı Kont, hizmetkarlarına Venedik'e geri dönmelerini emrederdi. Belki de onunla özel bir sohbet. Ve Morano, onun yumuşamış sesi ve tavrı ve tüm boyutlarını incelemek için hevesliydi zorluklar kabul edildi. Emily, bu serbest kalma ihtimaliyle rahatlamış, şu anki anlara uzlaşmacı bir özenle çaba göstererek, ölümcül bir yaramazlığı önlemeye çalışır. Son zamanlarda ona zulmeden ve hakaret eden kişiler. Ruhu yeniden yükseldi, şarkı ve kahkaha sesini tekrar duyduğunda. Büyük kanaldan yankılanan bir ses çıkardı ve sonunda tekrar kanalın arasına girdi görkemli meydanlar. Zendaletto Montoni'nin malikanesinde durdu ve Kont aceleyle onu salona götürdü. Montoni kolunu tuttu ve dedi alçak bir sesle bir şey, Morano elini öptü. Emily'nin onu çözmeye çalışmasına rağmen ve ona iyi dilekler dilemesine rağmen akşam yanlış anlayamayacağı bir aksan ve bakışla, Montoni ile Zendalettos'una geri döndü. Emily, kendi dairesinde. Tüm haksızlıkları yoğun bir endişeyle düşündü Montoni'nin zorba davranışları. Morano'nun korkusuz azmi ve onun kendi ıssız durumu, arkadaşlarından ve ülkesinden uzak. İçeri baktı Valencourt için kibirli, mesleki nedeniyle uzak bir krallığa sınırlı. Onun gibi koruyucu, ama en azından bir tane olduğunu bilmek ona rahatlık veriyordu dünyadaki kişi. Onun sıkıntılarına empati duyacak ve dilekleri olan biri onu serbest bırakmak için hevesle uçardı. Yine de ona faydasız bırakmamaya kararlıydı acı. Onun daha iyisini reddettiği için pişman olmasının nedenlerini anlatarak Montoni hakkında karar. Ancak bu nedenler onu buna teşvik edemedi, onun inceliğini ve ilgisiz sevgisini reddetmesine neden olan bu sevgiden yakınıyor gizli bir evlilik teklifi. Yaklaşan amcasıyla yapılan görüşme bir miktar umutla baktı. Çünkü ona temsil etmeye karar verdi durumunun sıkıntılarını ve izin vermesini istemesi onunla birlikte Fransa'ya döndü. Sonra, aniden hatırladı sevgili Lavallee'yi, tek evi artık emrinde değildi. Gözyaşları yeniden akıyordu ve bir adamdan bekleyebileceği acıma hissi yoktu, bininci Quesnel gibi, onunla görüşmeye göğüs etmeden onu elden gidebiliyordu ve yaşlı ve sadık bir hizmetkarı, destekten yoksun ya da akıl hastanesi. Ama, kesin olsa da, artık kendisinin bir yuvası olmadığı Fransa ve oradaki çok az arkadaşı vardı. Mümkünse geri dönmeye kararlıydı. Montoni'nin gücünden kurtulabileceğini düşünüyordu. Montoni'nin özellikle kendine karşı baskıcı davranışları ve genel olarak başkalarına karşı karakteri hayal gücüne göre haklı olarak berbattı. Amcasıyla yaşamak istemiyordu. Bininci Quesnel, merhum babasına ve kendisine karşı davranışlarından beri onu ikna edecek kadar eşdeğer bir şekilde, ona uçarak sadece baskıcıların değişimi. Hiçbir niyeti de yoktu Valencourt'un hemen evlilik teklifini kabul eder. Ancak bu ona yasal ve cömert bir koruyucu verecekti, başlıca nedenlerle. Ki eskiden davranışlarını etkilemişti, hala ona karşı vardı. Diğerleri ise bu adımı haklı çıkarıyor gibi görünse, ortadan kaldırılmayacaktı. Ve ilgisi, onun şöhret her zaman onun için çok değerliydi, bir evliliğe razı olmasına izin vermezdi. Ki bu erken dönemde muhtemelen ikisini de yenecekti. Bir elbette ve Fransa'da ona uygun sığınma yeri yine de açık olacaktı. O manastırda konaklama yapabileceğini biliyordu. Orada daha önce böyle bir şey yaşamıştı, çok iyilik ve kalbinde etkileyici ve ciddi bir iddia taşıyan, çünkü bu kitapta merhum babasının kalıntıları vardı. Burada kalabilirdi, güvenlik ve huzur, Lavallee'nin kiralık olduğu döneme kadar, süresi dolmalıdır. Ya da, bininci Motteville'in işlerinin düzenlenmesine kadar servetinin kalıntılarını o kadar tahmin edebildi ki, karar verip vermediğini değerlendirebildi, orada yaşaması akıllıca olurdu. Montoni'nin bininci Quesnel'e yazdığı mektuplarla ilgili davranışları hakkında, birçok şüphesi vardı. Her ne kadar ilk başta bu konuda yanılıyor olabilir, o çoğu kişi hatasında kasıtlı olarak devam ettiğinden şüpheleniyordu. Çünkü bunun bir yolu olarak onu Kont'a birleştirme isteklerine uymaya korkutmak Morano
Bunun gerçek olup olmadığına son derece endişeliydi bininci. Quesnel'le ilişkiyi açıkladı ve ileriye bakarak sabırsızlık, umut ve korku. Yaklaşan ziyaretine karşı. Ertesi gün, Madame Montoni, Emily ile yalnız kalırken Kont Morano'nun bahsedilmesi, onun katılmamasına şaşırdığını ifade ederek, önceki akşam suda olan parti ve onun aniden yola çıkmasıyla Venedik. Emily sonra yaşananları anlattı, endişesini dile getirdi. Montoni ile kendisi arasında gerçekleşen karşılıklı hata ve onu zorladı teyzesinin nazik ofisleri. Ona kesin bir red vermesini istedi. Kont'un diğer adresleri. Ama kısa sürede Madame Montoni'nin geç konuşmadan habersiz değildi, o zaman hazır. Benden bir cesaret bekleyeceğin bir şey yok, dedi teyzesi, bu fikirlerde. Konu hakkında görüşümü zaten bildirdim ve Signor Montoni'nin rızanızı her şekilde zorlamasında haklı olduğunu düşünüyorum. Gençsem insanlar çıkarlarına kör olacak ve inatla karşı çıkacaklar, neden? Sahip olabilecekleri en büyük nimet, onların aptallıklarına karşı çıkacak arkadaşlardır. Dua et şu anki gibi bir eşleşme için ne tür iddialarınız olduğunu düşünüyorsunuz sana teklif ettim. Hiçbir şekilde, hanımefendi, diye yanıtladı Emily ve bu nedenle, en azından alçak gönüllülüğümde mutlu olmama izin ver. Hayır, yeğenim, inkar edilemez ki, yeterince gururun var, zavallı kardeşin, baban, gururu da vardı. Yine de, eklemek isterim ki, onun şans bunu haklı çıkarmadı. Emily, bu kötü niyetli göndermeden duyulan öfke karşısında biraz utanmış babasına heyecanla ve cevabını şu şekilde vermenin zorluğu nedeniyle olması gerektiği kadar ılımlı. Kınamak bir an tereddüt eden bir anda karışıklık halasını çok memnun ediyordu. Sonunda şöyle dedi, aman babanın gururu, hanımefendi, asil bir hedefe sahipti, mutluluk ki sadece iyilik, bilgi ve hayırseverlikten elde edilebiliyordu. Çünkü hiç şans açısından üstünlüğünden oluşuyordu. Bazı kişilere karşı değildi bu konuda başkalarına karşı aşağılığı karşısında alçak gönüllü olmuştu. Asla küçümsemedi yoksulluk ve talihsizlikle refil olanlar. Bazen nefret ediyordu birçok mutluluk fırsatıyla kendilerini teslim eden kişiler kibir, cehalet ve zalimlikle mutsuz olmuştu. Bunu en büyük şanım olarak göreceğim böyle bir gururu taklit etmek. Bu abartılı duygulardan hiçbir şeyi anlıyormuş gibi davranmıyorum, yeğeni, tüm o şan senin için. Sana biraz açık bir şey öğretirdim ve mutluluğu küçümsemeyecek kadar bilge olmamışsınız. Bu gerçekten bilgelik değil, aptallık olur, dedi Emily, çünkü bilgelik mutluluktan daha yüksek bir başarı sunamaz. Ama sen yapacaksın mütemıtle, hanımefendi. Mutluluk anlayışlarımızın farklı olabileceğine izin verin. Şüphem yok ki mutlu olmamı istiyorsun, ama beni yapma konusunda yanıldığını korkuyorum yani. Babanız gibi bilgili bir eğitimle öğrenemem, yeğenim. Size vermenin uygun olduğunu düşündüm ve bu yüzden her şeyi anlıyormuş gibi davranmayın mutluluk hakkında bu güzel konuşmalar. Sadece anlamakla yetinmeliyim sağduyu ve senin ve baban için mutlu olurdu. Eğer öyle olsaydı eğitimine dahil edilmişti. Emily, babasının anısındaki bu düşünceler karşısında çok şok olmuştu. Bu konuşmayı hak ettiği şekilde küçümsemek. Madame Montoni konuşmak üzereydi ama Emily odadan çıktı ve geri çekildi. Kendi ruhunun, son zamanlarda gösterdiği küçük ruhun kedere boyun eğdiği yerde. Ve onu sadece gözyaşlarıyla bıraktı. Durumuna dair her incelemeden gerçekten de sadece yeni bir keder elde edebilirdi. Keşfe doğru, ki az önce Montoni'nin layık olmadığı için ona zorla yüklendi. Şimdi eklemek zorundaydı ki, teyzesinin tatmin etmek üzere olduğu zalim bir kibirin onu feda et. O dönemde yaptığı küstahlık ve kurnazlık ile kurbanı düşündü. Şefkatiyle övündü ya da kurbanını aşağıladı. Ve zehirli kıskançlıktan, çünkü ona saldırmaktan çekinmiyordu babasının karakterini, kendi karakterinden saklaması beklenmezdi. Bu konuşma ile ayrılış arasındaki birkaç gün boyunca Mayer'ınti için Montoni bir kez bile Emily'e hitap etmedi. Görünüşü öfkesini yeterince ifade etti. Ama yenilemekten kaçınması gerektiğini belirtmek konudan bahsedilmesi, onu da şaşırttı. O da az değildi 3 gün boyunca Kont Morano'nun Montoni'yi ziyaret etmemesine şaşırmıştı onun adını aldı. Aklında birkaç varsayım belirdi. Bazen korkuyordu aralarındaki anlaşmazlığın yeniden canlandığını ve ölümcül şekilde sona erdiğini. Bazen umut, o yorgunluk ya da ona karşı tiksinti duymaya meyilliydi davasını kesin olarak
Reddetmesi nedeniyle bu davadan vazgeçti. Ve bazı yerlerde, artık taktiklere başvurduğundan şüphelendi ve ziyaretlerini vazladı. Ve Montoni ile birlikte adının tekrarlanmasına izin vermemeye ikna etti. Minnettarlık ve cömertliğin ona verilmesi beklentisi sevgiden umumayacağı bir rıza. Böylece zaman boşuna varsayımlarla, umutlar ve korkularla geçti. Ta ki Montoni'nin Mayerinti villasına doğru yola çıkacağı gün geldi. Ki ora, önceki gibi. Ne kontu getirdi ne de ondan bahsedilmedi. Montoni, akşam saatlerinde Venedik'ten ayrılmamaya karar vermişti ve sıcak havalardan kaçınabilir. Ve gecenin serin esintilerini yakalayabilir. Yaklaşık bir anda yola çıkarken gün batımından bir saat önce, ailesiyle birlikte bir mavnada Brenta'ya doğru. Emily oturdu geminin kıçında yalnız kaldı ve yavaşça süzülürken geminin neşeli ve yüce şehri onun görüşünden azalıyor, ta ki sarayları içine çöktü uzak dalgalar. Daha yüksek kuleleri ve kubbeleri ise batılan güneş, ufukta belirdi. Sanki o uzak görülen bulutlar gibi, daha kuzey iklimleri. Genellikle batı kenarında kalır ve sonuncusunu yakalar yaz akşamının ışığı. Kısa süre sonra, bunlar bile soldu ve soldu görüşünden uzakta. Ama hala oturup geniş manzaraya bakıyordu. Bulutsuz gökyüzü, güçlü sular ve memnuniyetle dinlemek derin sesli dalgalar varken, gözleri Adriyatik'in üzerinden karşıt kıyılarında, ancak görüş mesafesinin çok dışında olan Yunan'ı düşündü ve binlerce klasik anı zihnine çalırdı. Sahneleri izlerken hissedilen o düşünceli lüksü yaşadı antik hikaye ve mevcut sessizlik ve yalnızlık hallerini karşılaştırmak üzerine eski ihtişamları ve canlılıklarıyla birlikte. İlyad sahneleri hayaline parlayan renklerde parlıyordu, sahneler. Bir zamanlar hayalet ettiği sahneler kahramanlar, şimdi yalnız ve harabede. Ama hala parlıyordu, şairin süsünü tüm gençlik ihtişamıyla anlatıyordu. Ertesi sabah, Emily erken saatlerde Madame Montoni'nin dairesine gitti. İyi uyumuş ve oldukça iyileşmişti. Ruhları da geri dönmüştü sağlığı ve Montoni'nin taleplerine karşı çıkma kararlılığı yeniden canlandı, ama korkularıyla mücadele ediyordu, ki Emily titreyerek daha fazla muhalefetin sonucu olarak teyit etmeye çalıştı. Teyzesi, daha önce gösterildiği gibi, bir tavrı vardı ve bu da hoşuna gidiyordu. Çelişkiye ve hoş olmayan koşullar sunulduğunda ona öğreten bir şey onun anlayışına göre. Onların gerçeğini sormak için değil, argümanlar, böylece onları yanlış gösterebilirdi. Uzun alışkanlık böyle bu doğal eğilimi tamamen doğruladı, onun farkında olmadığı onu ele geçirmek. Emily'nin itirazları ve temsilleri, gururunu uyandırdı, korkutmak ya da yargısını ikna etmek yerine. Ve hala bir yöntemin keşfine güveniyordu. Böylece bundan daha kaçınabileceği kocasının talebine boyun eğdi. Düşününce, eğer bir kez yapabilseydi kalesinden kaçarak onun gücüne meydan okuyabilir ve kararlı bir ayrılık, malikanelerde rahatlıkla yaşamak, henüz onun için kalan şey, o bunu yeğenine söyledi. O da dileğinde ona uydu ama farklı fikirde bulundu tamamlanma olasılığı konusunda ondan. O, kapıları geçmenin imkansızlığı. Güvenli ve korunan kapılar ve tasarımının bir hizmetçinin takdirine bırakılması son derece tehlikeydi, ya bilerek ihanet edebilir ya da yanlışlıkla ifşa edebilir o, Montoni'nin intikamı da ölçülülüğü küçümserdi, eğer niyet tespit edildi. Ve Emily istediği kadar hevesle istese de. Özgürlüğünü geri kazanmak ve Fransa'ya dönmek için sadece Madame'e danıştı Montoni'nin güvenliğini sağladı ve ona onu bırakmasını tavsiye etmekte ısrarla çalıştı daha fazla öfkeye cesaret etmeden. Ancak karşıt duyguların mücadelesi içinde devam ediyordu teyzenin göğsünde ve hala bir şey yapma ihtimalini düşünüyordu. Kaçmak. O böyle otururken, Montoni odaya girdi ve fark etmeden eşinin halsizliği. Onun ona politikasızlığı hatırlatmak için geldiğini söyledi onunla uğraşıyor ve ona sadece akşama kadar karar vermesi için zaman veriyordu. Kızın talebine razı olup olmayacağını ya da onu görevden götürmeye zorlayıp zorlamayacağını Doğu kulesindeydi. Ayrıca bir grup süvari ile yemek yiyeceğini ekledi. O gün onu ve onun başında oturmasını beklediğini söyledi. Masada, Emily'nin de orada olması gerektiği yerde. Madame Montoni artık konuda konuşuyordu mutlak bir reddetme dile getirmek. Ama aniden düşünerek özgürlüğünü, bu eğlence sırasında, sınırlı olsa da, onu daha da avantajlı hale getirebilirdi planlarını kabul etti. Görünüşte isteksizce ve Montoni kısa süre sonra ayrıldı daire.
Emri Emily'yi şaşkın ve endişeli etkiledi. O da kendisi gibi yabancıların bakışlarına maruz kalma düşüncesinden kaçtı, hayal ürünü bunları ve Kont Morano'nun sözlerini, şimdi tekrar temsil ediyordu hatırlaması korkularını yatıştırmadı. Akşam yemeği için hazırlanmak için çekildiğinde, daha fazlasını giydirdi, her zamankinden daha basit bir sadelik. Gözlemden kaçmak için, bu politika ki ona fayda sağlamadı. Çünkü teyzesinin dairesine geri döndüğünde, Montoni tarafından karşılandı. Montoni onun tutkulu görünüşünü eleştirdi ve en görkemli elbisesini giymesi gerektiğinde ısrar etti. Hatta o da, Kont Morano ile planladığı düğün için hazırlanmıştı ve bunlar, şimdi görünüşe göre, teyzesi dikkatlice Venedik'ten getirmişti. Bu Venedikli değil, Napolitan tarzında yapılmış, böylece şekil ve figür, en büyük avantaja ulaştı. İçinde güzel kestane rengi vardı, saçlar ihmalkarcasına incilerle bağlandı ve tekrar üzerine çekilmek zorunda kaldılar boynu. Madame Montoni'ninkinden daha iyi bir zevkin sadeliği bu elbiseyle dikkat çekiciydi. Ne kadar muhteşem olsa da, Emily ise etkilenmemiş, güzellik hiç bu kadar büyüleyici görünmemişti. Artık sadece umması kalmıştı ki, Montoni'nin emri, olağanüstü bir niyetle değil, bir ailesini zengin giyimli halde yabancıların gözüne sergileme gösterişi. Ama mutlak emrinden en azı bir şey onu başarabilirdi, böyle saldırgan bir amaç için tasarlanmış bir elbise giymek, daha da azından bu sefer giymiş olmuştu. Akşam yemeğine inerken, zihni hafif bir kızarıklık oluşturdu ve yüzüne daha da büyüdü ilginç bir ifade. Çünkü çekingenlik onu dairesinde oyalanmaya zorlamıştı, ta ki en son an ve salona girdiğinde. Bir tür halin olduğu akşam yemeği serilmişti, Montoni ve misafirleri çoktan masaya oturmuştu. O sonra teyzesinin yanına yerleşecekti. Ama Montoni elini salladı ve iki süvari ayağa kalktı ve onu aralarına oturttu. Bunların en büyüğü, güçlü İtalyan özelliklere sahip. Uzun boylu bir adamdı ve aquiline burnu ve zihni huzursuzdu ve dinlenme halinde bile vahşiliğini biraz korudu, tutkular. Yüzü uzun ve dar, teni ise hasta bir şekilde görünüyordu, sarı. Diğeri ise 40 yaşında gibi görünüyordu ve farklı bir kadroya sahipti. Ama İtalyandı ve bakışı yavaş, ince ve derinlemişti, gözleri koyu bir şekilde gri, küçük ve boştu. Ten rengi güneşten yanmış kahverengiydi ve yüz konturu, oval eğilimli olsa da düzensiz ve düzensizdi. Masanın etrafında 8 misafir daha oturmuştu, hepsi üniforma giymişti ve hepsi az çok vahşi bir vahşilik, ince bir tasarım ifadesi taşıyordu, ya da ahlaksız tutkulardan. Emily çekingen bir şekilde onları süzerken hatırladı, önceki sabahın sahnesini yaşadı ve yine neredeyse kendini çevresindeydi, banditti. Sonra, erken yaşamının huzuruna baktığında, mevcut durumuna karşı neredeyse hiç şaşkınlık, kederden daha az. Sahne, oturdukları yer, illüzyona yardımcı oldu. Orası eski bir salondu, karamsar mimarisi tarzı. Büyük kapsamından ve neredeyse tek aldığı ışık büyük bir gotik pencereden ve bir çift katlanan pencereden geliyordu. Açık olan kapılar, aynı zamanda batı surunun görünümünü de açıyordu. Apeninin ötesinde vahşi dağlar. Salonun orta bölmesi, tonozlu bir çatıya yükseliyordu ve perdeli ve üç tarafı mermer sütunlarla desteklenmişti. Bunların ötesinde, uzun kolonnalar kasvetli bir ihtişamla çekildi, ta ki genişlikleri alacakaranlık. Hizmetçilerin en hafif adımları. İlerlerken bunlar fısıldayan yankılarla geri döndü ve figürleri bir anda görüldü. Alacakaranlıkta kusurlu bir mesafe, sık sık Emily'nin uyandırdığı hayal gücü yaratmak. Montoni'ye, misafirlerine ve çevre sahne. Ve sonra, sevgili memleketini. Hoş elini hatırlayarak evi ve kaybettiği arkadaşlarının sadeliği ve iyiliği. Yas ve yine şaşkınlık zihnini kapladı. Düşünceleri bu düşüncelerden döndüğünde, sanki misafirlerine karşı daha önce hiç görmediği bir otorite havası gözlemledi, onu varsaydığını. Gördüm, oysa her zaman kibirli biri olarak seçilmişti araba. Yabancıların tavırlarında da bir şey vardı. Bu da mükemmel, ama boyun eğmezcesiyle değil. Üstünlüğünü kabul etmek için. Akşam yemeğinde sohbet ağırlıklı olarak savaş ve siyaset üzerine oldu. Konuştular Venedik devletinin enerjisi, tehlikeleri. Hüküm süren karakter Doç ve başsenatörlerden ve sonra Roma'nın durumundan bahsetti. Ne zaman yemek bitti, kalktılar ve her biri kadehini şarapla doldurdu.
Yanında duran altın renkli Ever, başarılarımıza başarı, içiyordu maceralar. Montoni bunu içmek için kadehini dudaklarına kaldırıyordu, tost yaptı, aniden şarap tısladı. Uçurumu kaldırdı ve elinde cam onu aldıktan sonra binlerce parçaya ayrıldı. Ona göre, sürekli o tür Venedik camını kullanan biri olarak, ki bu tür zehirli içki aldığında, bazı misafirlerinin şüphesini uyandırdı, onu satmaya çalışmıştı. Anında gerçekleşti ve tüm kapıları emretti, kapanmak için kılıcını çekti ve etrafına bakarak, sessizce duranlara baktı, hayranlıkla bağırdı, işte aramızda bir hain. Bırakın ki olanlar masum, suçluların bulunmasına yardım et. Süvarilerin gözlerinden öfke parladı, hepsi kılıçlarını çekti. Ve Madame Montoni, olacaklardan korkarak salondan aceleyle çıktı, kocası ona kalmasını emrettiğinde. Ama onun sonraki sözleri şimdi mümkün değildi, ayırt edilmiş. Çünkü herkesin sesi birlikte yükseliyordu. Onun emri, hepsi hizmetçiler gelmeliydi. Sonunda itaat edildi ve herhangi bir aldatmacadan habersizlik, inanılamayan bir itiraz. İçin Montoni'nin içkisi ve tek içkisi gibi açıktı, zehirlenmiş. Hayatına karşı kasıtlı bir plan oluşturulmuştu. Ki bu gerçekleşemiyordu, bu başarıya doğru bu kadar ileri götürülmüş. Şarap taşıklarının bakımını üstlenen hizmetçi. Bu adam, başka bir adamla birlikte, yüzü ya suçluluk bilincini ele veriyordu, ya da ceza korkusu nedeniyle Montoni anında zincirlenmeyi emretti. Ve daha önce hapishane olarak kullanılan güçlü bir odada hapsedilmişti. Oraya, aynı şekilde, eğer önceden görmeseydi tüm misafirlerini gönderirdi. Böylesine cesur ve haksız bir davanın sonucu. Bunlar için, dolayısıyla, kendini yemin etmekle yetindi, kimsenin kapılardan geçmemesi yüzünden. Ta ki bu olağanüstü olay araştırılmış ve ardından karısına sertçe söylenmişti, Emily'nin ona bakmasına izin verdiği daireye çekildi. Yaklaşık yarım saat sonra soyunma odasına kadar takip etti. Ve Emily gözlemledi, dehşetle, karanlık yüzü ve titreyen dudakları. Ve onu kınadığını duydu, teyzesine intikam. İnkar etmek sana hiçbir fayda sağlamaz, dedi karısına, gerçek, suçluluğuna dair kanıtım var. Merhamet şansın tam bir itiraf, somurtkanlıktan ya da yalanlıktan umutlanacak bir şey yoktur. Senin suç ortağı her şeyi itiraf etti. Emily'nin bayılan ruhları. Onu duyunca şaşkınlıkla hareketlendi, teyze böyle korkunç bir suçla suçlanıyordu ve bir an bile itiraf edemedi, suçluluk ihtimali. Bu arada Madame Montoni'nin huzursuzluğu da arttı, cevap vermesine izin vermedi. Bazen de teninin rengi solgunluktan farklı değişiyordu, kırmızı bir renkte. Ve titredi, ama ister korkudan ister öfkeyle karar vermek zordu. Sözünü ayır, dedi Montoni, konuşmaya hazırlandığını görünce. Yüzünüz suçunuzu tam olarak itiraf eder, olacaksınız, anında Doğu Kulesi'ne çekildi. Bu suçlama, dedi Madame Montoni, zorlukla konuşarak, sadece zalimliğin için bir bahane olarak kullanılır, buna cevap vermekten çekiniyorum. Beni suçlu sanmıyorsun. Signor, dedi Emily ciddi bir şekilde, bu korkunç görevi yapardım, hayatımla cevap vermek yanlış. Hayır, Signor, diye ekledi, yüz ifadesinin sertliği. Bu benim için kendini tutmak için bir an değil, bir parça. Sana söylemekten çekinmem, kandırıldığını, en kötü şekilde birinin önerisiyle kandırılmışım. Benim yerimin mahvedilmesini hedefleyen biri, teyze, böyle bir suç hayal etmiş olmanız imkansızdır, çirkin. Montoni, dudakları öncekinden daha titriyordu. Sadece, eğer değer veriyorsan, diye yanıtladı, kendi güvenliğin, diye sesleniyor. Sessiz kalacaksın. Yapacağım itirazlarını nasıl yorumlayacağını bil, eğer ısrar edersen. Emily gözlerini sakin bir şekilde cennete kaldırdı. Gerçekten de burada hiçbir şey yok umut için, dedi. Huzur, diye bağırdı Montoni, yoksa bir şey olduğunu göreceksin, korkmak. Artık moralini toparlayan ve şiddetle toparlanan eşine döndü ve bu gizemli şüpheye şiddetle eleştirdi, ama Montoni'nin öfkesi arttı ve Emily, olaydan korkarak aralarına atıldı. Sessizce dizlerini kavradı, başını kaldırarak dizlerini tuttu, yüz ifadesi, bir şeytanın kalbini yumuşatabilirdi. Olup olmayacağı onunki, Madame Montoni'nin suçluluğuna dair bir inançla sertleşmişti. Ya da şüphe onu intikam almak için hevesli yaptı. O tamamen ve eşinin üzüntüsünü ve yavaran bakışlarını duyarsız olarak kabul ediyor. Emily'yi büyütmeye çalışmadı, ama ikisini de şiddetle tehdit ediyordu. Kapıda bir kişi tarafından odadan çağrıldı.
Kapıyı kapatırken, Emily, onun kilidi çevirip anahtarı çıkardığını duydu. Böylece Madame Montoni ve kendisi artık mahkumdu. Ve tasarımlarının giderek daha fazla hale geldiğini gördü berbat. Bu durumun nedenlerini açıklamaya çalışmaları şunlardı: teyzesinin sıkıntısını yatıştırmak için. Kullananlar kadar etkisiz olan halası neredeyse etkisiz, şüphe edemeyeceği masumiyet. Ama sonunda hesaba kattı Montoni'nin kendi bilinciyle eşini şüphelenmeye hazır olması ona karşı. Acımasızlığı ve mevcut davranışının ani şiddeti nedeniyle her ikisi de, şüpheleri bile tamamen oluşmadan önce, generali tarafından aniden ne olursa olsun gerçekleştirme hevesiyle arzu ve dikkatsizliği adalet ya da insanlık olarak, bunu başarmakta. Bir süre sonra Madame Montoni tekrar etrafına baktı. Bir olasılık aramak için kaleden kaçmayı ve bu konuda Emily ile konuştu. Şimdi o da her tehlikeyle karşılaşmaya istekliydi. Ancak ona bir umut vermeyi teşvik etmekten kaçındı teyze, ki kendisi de bunu itiraf etmedi. Bina ne kadar sağlam bir şekilde güvence altına alındı. Ve ne kadar dikkatli korunduğunu çok iyi biliyordu. Ve ürperdi, hizmetçinin kaprisine güvenlik, yardım istemeleri gerekiyordu. Eski Carlo şefkatliydi ama efendisinin yanında fazla görünüyordu, onların güvenmelerine karşı çıkar. Annette kendisinden pek bir şey yapamıyordu, Emily ise Ludovico'yu sadece raporundan tanıyordu. Ancak şu anda, bu hususlar işe yaramaz haldeydi. Madame Montoni ve yeğeni tüm ilişkiden kesilmişti. Reddetmek için bu nedenlerle bile olsa. Salonda hala karmaşa ve kargaşa hakimdi. Emily, dinlerken galeride duyulan mırıltılara endişeyle karşılık verdi. Bazen onun kılıçların çarpışma sesini duydu ve Montoni tarafından verilen provokasyon ve onun aceleciliği nedeniyle olası göründü ki, sadece silahlar bu mücadeleyi sona erdirecekti. Madame Montoni, tüm öfke ifadelerini tüketmiş, Emily ise onun teselli ifadesini. Onlar doğada sıkça olduğu gibi nefes kesici bir sessizlikte sessiz kaldı. Çatışma unsurlarının karmaşasına yol açıyor. Sabah gibi bir sessizlik, bir depremin harabelerine doğan bir yer. Emily'nin zihnini belirsiz bir korku sardı. Koşullar geçen saat hala hafızasına loş ve kafası karışmış bir şekilde geldi. Ve düşünceleri çeşitli ve hızlıydı, ama karmaşa olmadan. Bu uyanık vizyonlardan. Bir tıklamayla geri çağrıldı, oda kapısını açtı ve orada kimin olduğunu sorarken fısıldayan sesi duydu. Annette, sevgili hanımefendi, içeri gireyim, söyleyecek çok şeyim var, dedi zavallı kız. Kapı kilitli, diye yanıtladı hanımefendi. Evet hanımefendi, ama lütfen açın. Signor anahtara sahip, dedi Madame Montoni. Ey kutsanmış bakire, bize ne olacak, diye haykırdı Annette. Kaçmamıza yardım et, dedi hanımefendisi. Nerede Ludovico? Aşağıda, hanımefendi, hepsinin arasında, en iyilerle savaşıyor onlardan. Kavga ediyoruz. Kimler kavga ediyor, diye bağırdı Madame Montoni. Neden Signor, hanımefendi, ve tüm Signorlar, ve çok sayıda daha fazla. Kimse çok yaralandı mı, dedi Emily, titrek bir sesle. Acı. Evet, hanımefendi, orada kanlar içinde yatıyorlar ve kılıçlar çarpışıyor ve, ey kutsal azizler. Buyurun, içeri alın, hanımefendi, onlar bu tarafa geliyor, öldürüleceğim. Uç, diye bağırdı Emily, uç. Kapıyı açamayız. Annette tekrar etti, geliyorlar ve aynı anda kaçtı. Sakin olun, hanımefendi, dedi Emily, teyzesine dönerek, rica ediyorum sakin ol. Korkmuyorum, hiç korkmuyorum, korkma kork. Kendini zor geçindirebiliyorsun, diye yanıtladı teyzesi, merhametli Tanrı. Bizimle ne yapmak istiyorlar? Belki de bizi özgürleştirmeye geliyorlar, dedi Emily, Signor Montoni belki, fethedilmiş. Onun ölümüne olan inancı onun ruhlarını aniden sarstı ve bayıldı. Onu hayalinde gördü, ayaklarının dibinde ölüyordu. Geliyorlar, diye bağırdı Madame Montoni, duyuyorum basamaklar, kapıdalar. Emily gözlerini kapıya çevirdi ama korku onu ifade. Anahtar kilitte sesiydi. Kapı açıldı ve Montoni ortaya çıktı, ardından 3 serseri adam geldi. Emirlerinizi yerine getirin, dedi, onlara döndü ve karısını işaret etti. O da çığlık attı ama hemen odadan çıkarıldı. Emily ise bir kanepeye bakılarak çöktü, yanında kendini geçindirmek için çaba göstermişti. İyileştiğinde yalnızdı ve sadece hatırlıyordu. Madame Montoni ve bazıları oradaydı, önceki işlemin bağlantısız ayrıntıları, ancak bunlar şunlardı. Tüm korkusunu yenileyecek kadardı.
Daireye deli gibi baktı, halası hakkında bir istihbarat arıyorsa. İkisi de kendi tehlikesi ve odadan kaçma fikri hemen ortaya çıktı. Hatırlaması daha tamamlandığında, kendini kaldırdı ve gitti. Ama sadece kapının çözülüp çözülmediğini incelemek için hafif bir umut. Öyleydi ve sonra çekingen bir şekilde galeriye çıktı ama orada kararsız bir şekilde durdu. Hangi yöne devam etmeli? İlk dileği biraz bilgi toplamaktı. Çünkü teyzesine ve sonunda küçük salona doğru yürüdü. Anet ve diğer hizmetçilerin genellikle beklediği yer. Her yerde, geçerken uzaktan bir gürültü duyuyordu, tartışma ve karşılaştığı figürler ve yüzler. Hızla ilerlerken aklına hayal kırıklığı yaşattı. Emily şimdi ortaya çıkmış olabilir. Sanki bir ışık meleği, şeytanlarla çevrili. Sonunda küçük salona ulaştı, sessiz ve terk edilmişti. Ama nefes nefese kalarak toparlanmak için oturdu kendisi. Bu yerin tam sessizliği, karmaşa kadar korkunçtu, ki kaçmıştı. Ama şimdi dağınık düşüncelerini hatırlayacak zamanı vardı. Kişisel tehlikesini hatırlamak ve bazı güvenlik yolları düşünmek. O Madame Montoni'yi aramanın anlamsız olduğunu düşündü. Geniş bir alanda ve şimdi kalenin incelikleri. Her cadde sanki kuşatılmış gibi görünürken serseriler tarafından. Bu salonda kalmaya karar veremiyordu. Çünkü nasıl yapacağını bilmiyordu, yakında buluşma noktaları olabilirdi. Ve yine de gitmek istese odasında, yolda onlarla karşılaşmaktan tekrar korktu. Böylece oturdu, titreyerek ve tereddüt ederek, uzaktan bir mırıltı sessizliği ve giderek yükseldi. Ta ki sesleri ve adımları ayırt edene kadar yaklaşıyordu. Sonra gitmek için kalktı, ama sesler tek geçitten geldi. Böylece ayrılabilirdi ve salonda beklemek zorunda kaldı. Adımlarını duyduğu kişilerin gelişi. Bunlar ilerledikçe, seçkin inlemeler ve ardından 4 kişi tarafından yavaşça taşınan bir adam gördü. O ruhlar bu manzara karşısında sarsıldı ve o destek için duvara yaslandı. Bu arada taşıyıcılar salona girdi ve çok meşgul oldukları için tutamayacak kadar meşgul oldular. Emily'yi fark etmese de, oradan çıkmaya çalıştı ama gücü tükendi ve tekrar banka oturdu. Nemli bir soğukluk üzerine çöktü, görüşü kafası karıştı. Ne geçtiğini, nerede olduğunu bilmiyordu ama inlemeler yaralı kişinin kalbinde hala titreşmesi. Birkaç dakika içinde, gelgit hayat tekrar akıyor gibiydi. Daha rahat nefes almaya başladı ve duyuları canlandırıldı. Baymamıştı, asla tamamen bilincini kaybetmemişti ama kendini bankta geçindirmeyi başarmıştı. Hala dönmeye cesaret edemiyordu gözleri. Yanında kalan talihsiz nesneye ve etrafında kimse, erkekler hala onunla ilgilenecek kadar meşguldü. Gücü geri geldiğinde ayağa kalktı ve salonu terk etmek zorunda kaldı. Madame hakkında bazı boş sorular ortaya çıkardığı endişesi, Montoni böylece kendini keşfetmişti. Şimdi odasına doğru hızlandı, adımları onu götürürse hızlıca ilerledi, çünkü hala fark etti, geçişi. Uzaktan karışıklık sesleri ve çaba gösterdi, bazı belirsiz odalardan geçerek. İnsanlarla karşılaşmamak için, bakışları daha önce onu korkutmuştu, ayrıca kalenin o kısımları. Burada karmaşa hala devam edebilirdi. Sonunda odasına ulaştı ve kapıyı güvence altına aldıktan sonra koridor. Bir an için kendini güvende hissetti. Derin bir sessizlik hakim oldu bu uzak dairede. En uzak mırıltıların bile, hafif bir mırıltısı bile duyulmaz sesler artık ulaşıldı. Oturdu, bir pencerenin yanına oturdu ve bakarken ötedeki dağ manzarasında. Güzelliğinin derin huzuru onu tüm gücüyle etkiledi, karşıtlığın gücü. Ve kendini bu kadar yakın bir sahneye inanmakta zorlanıyordu, vahşi anlaşmazlık. Rakip unsurlar kendi sınırlarından çekilmiş gibi görünüyordu, doğal küreler ve kendilerini. İnsanların zihinlerine toplanmış olarak göstermek için, çünkü sadece orada fırtına hüküm sürüyordu. Emily ruhunu yatıştırmaya çalıştı ama kaygı onu sürekli dinlemeye zorladı. Bazıları ses verir ve çoğu zaman surlara bakar, ama hepsi oradaydı, yalnız ve hareketsiz. Kendi acil tehlikesi hissi azaldıkça, Madame Montoni hakkında endişeler arttı. Hatırladı ki, Montoni Doğu Kulesi'nde hapsedilme tehdidiyle ciddi şekilde tehdit edildi ve kocasının şu anki intikamını bununla tatmin etmiş olması mümkündü. Ceza. Bu nedenle, gecenin ne zaman döneceğini belirledi ve kalenin sakinleri uyumuş olmalı. Kuleye giden yolu keşfetmek için, ki bu yönüne bakıldığında çok zor görünmüyordu, yapılması gerekiyordu. Gerçekten de biliyordu ki, teyzesi orada olabilir ama yapabilirdi, ona etkili bir yardım sağlamaz. Ama belki biraz rahatlık verebilir.
Keşfedildiğini bilmek ve yeğeninin sesini duymak ses. Kendisi için, Madame Montoni'nin akıbetiyle ilgili herhangi bir kesinlik, bu yorucu gerilimden daha katlanılabilir görünüyordu. Bu arada Annette görünmedi ve Emily şaşırdı, hem de biraz da onun için endişelendi. Çünkü geç sahnenin karmaşasında çeşitli kazalar yaşadı başına gelmiş olabilirdi ve bu pek olası değildi dairesine gitmek, tabii talihsiz bir şey olmadıkça. Böylece saatler yalnızlık, sessizlik ve endişeli tahminlerde geçti. Bir mesaj ya da sesle rahatsız edilmediği için, Montoni görünüşe göre onu tamamen unutmuştu ve bu ona biraz teselli veriyordu. Bunu yapabileceğini fark edilmez. Endişeden düşüncelerini uzaklaştırmaya çalıştı, onlara zarar veriyordu. Ama kontrolü reddettiler. Ne okuyabiliyordu, ne de çekim ve Lutu'nun tonları şimdiki zamanla tamamen uyumsuzdu duygularının halini, bir an bile dayanamadığını gösteriyordu. Güneş sonunda batı dağlarının arkasında battı. Ateşli ışınları soldu bulutlardan. Sonra üzerlerine hüzünlü bir mor yayıldı ve yavaş yavaş aşağıdaki ülkenin özelliklerini içerir. Kısa süre sonra nöbetçiler vefat etti nöbeti başlatmak için sur. Alacakaranlık artık tüm nesnelere karamsarlığını yaymıştı. Kasvetli belirsizlik odası korku dolu düşünceleri hatırladı, ama hatırladı ki, bir hafif bir şekilde kalenin büyük bir bölümünden geçmesi gerekiyor ve her şeyden önce, koridorlarda, zaten çok fazla dehşet yaşadığı yerlerde. Karanlık, gerçekten de, ruhunun mevcut halinde. Sessizlik ve yalnızlık korkunç bir hale geliyordu ona. Ayrıca onun yolunu bulma ihtimalini de engellerdi. Kule ve teyzesinin akıbeti hakkında onu beklemeye mahkum eder. Ama bir lambaya çıkmaya cesaret edemedi. Kapıda devam ediyor, son parıltıyı yakalamak için akşam. Hayalinde binlerce belirsiz korku görüntüsü süzülüyordu. Ya bu serserilerden bazıları, dedi kadın, özel adamı bulmalı. Merdiven ve gece karanlığında odama gizlice gir. O zaman, komşu dairenin gizemli sakini olan kendisini hatırlıyor, terör amacını değiştirdi. O mahkum değil, dedi kadın, Montoni kapıyı bağlamadığı için bir odada kalır, bıraktığında. Bunu kendisi yapan bilinmeyen kişi de vardı. Bu nedenle kesinliktir, istediği zaman çıkabilir. Durdu, çünkü karanlığın korkularına rağmen, bunu düşündü kim olursa olsun. İlgisi olabilecek çok imkansız bir şey emekliliğine müdahale etti. Ve duygusunun konusu yine değişti, odaya yakınlığını hatırladığında. Eskiden perdenin olduğu korkunç bir manzara ortaya koydu. Bazı pasajların olmayabileceğinden şüphe etti, onunla merdivenin güvensiz kapısı arasında iletişim kurun. Artık tamamen karanlıktı ve kapıdan çıktı. Gözleriyle otururken şömineye odaklanmıştı, orada bir ışık kıvılcımı algıladığını sandı. O parıldadı ve kayboldu, sonra tekrar görünür oldu. Sonunda, çok şeyle dikkat, yanan odun ateşinin közlerini ateşledi. Sabah alev aldı ve bunu her zaman ayakta duran bir lambaya ilettikten sonra odasında. Onun gözden geçirilmediği için bir tatmin hissetti durum. İlk ilgisi merdivenin kapısını korumaktı ve bunun için taşınabildiği tüm mobilyaları ona karşı koydu ve öyle oldu böylece, bir süre çalıştı. Sonunda başka bir örnek daha boş olanlar için meşgullerden çok daha bunaltıcı talihsizliktir. Çünkü sonra mevcut sıkıntılarının tüm koşullarını düşünmek için boş zaman. Gelecek için binlerce kötülüğü ve bu gerçek, ideal konuları hayal etti sıkıntı zihnini yaraladı. Böylece saatleri ağır bir şekilde gece yarısına kadar kaydırdı. O zaman kasvetli notları saydı büyük saatin, sur boyunca sürünürken, hiçbir sesle karışmamışlardı. Uzaktan bir nöbetçinin ayak sesi hariç, o nöbeti rahatlatmaya geldi. O şimdi kuleye doğru ilerleyebileceğini düşündü ve nazikçe açtıktan sonra koridoru incelemek ve birilerinin hareket edip etmediğini dinlemek için odaya kapı kalede. Etrafta mükemmel bir sessizlik içinde bulunuyor. Ama hemen odadan çıktıktan sonra koridorun duvarlarında bir ışık parladığını fark etti. Ve kimin taşıdığını görmeden geri çekildi ve kapandı. Kapısı, kimse yaklaşmıyor, diye düşündü ki Montoni bunun bedelini ödeyecek gece yarısı bilinmeyen komşusunu ziyaret etti ve beklemeye karar verdi, ta ki kendi dairesine çekilmeliydi. Çanlar yarım saat daha çaldığında, kapıyı tekrar açtı. Ve koridorda kimsenin olmadığını fark ederek aceleyle bir kalenin güney tarafından merdivenlere giden geçit, buradan kuleye kolayca ulaşabileceğine inanıyordu. Sık sık duraklama yolunda
Rüzgarın mırıltılarını endişeyle dinliyor ve bakıyordu korkuyla uzun geçitlerin karanlığına doğru. İlerledi, sonunda ulaştı merdiven. Ama orada onun şaşkınlığı başladı. 2 pasaj ortaya çıktı ve bunlardan nasıl tercih edeceğini bilmiyordu ve sonunda karar vermek zorunda kaldı. Koşullar tarafından değil. Girdiği, önce açıldığı bir hafif ve hızlı geçtiği geniş galeri. Yalnız tarafı için yerin onu hayran bıraktı ve kendi adımlarının yankısıyla irkildi. Aniden, bir ses duyduğunu sandı ve nereden geldiğini ayırt edemedi geldi. Aynı şekilde devam etmekten ya da geri dönmekten korktu. Bir süre ayağa kalktı dinleme beklentisi tavrında. Neredeyse kendinden çekilerek etrafına bakmaya neredeyse cesaret edemiyordu. Ses tekrar geldi. Ama şimdi yanında olan korku. Tam olarak nereden başladığını yargılamasına izin vermiyordu. O ama bunun şikayet sesi olduğunu düşündü ve inancı da kısa sürede alçak bir inleme sesiyle doğrulandı. Bu ses, bir Chambers, galeriye açılıyordu. Hemen aklına geldi ki, Madame Montoni orada kapalı olabilir ve konuşmak için kapıya doğru ilerledi ama belki de kendini. Bir Montoni'ye onu keşfedebilecek bir yabancı. Çünkü bu kişi için, kim olursa olsun görünüşe göre bir sıkıntıydı. Ama bunun sonucu yoktu. O bir mahkumdu. Bu düşünceler zihninden geçip giderken, onu hala tereddüt içinde bırakırken, ses tekrar konuştu ve, Ludovico, diye seslenerek duydu Annette'in hikayesi olacaktı. Artık tereddüt etmeden, sevinçle ona cevap ver. Ludovico, diye bağırdı Annette, hıçkırarak, Ludovico. Ludovico değil, ben, Mademoiselle Emily. Annette hıçkırmayı bıraktı ve sessiz kaldı. Kapıyı açabilirsen içeri gireyim, dedi Emily, işte sana zarar verecek kimse yok. Ludovico, ah, Ludovico, diye bağırdı Annette. Emily artık sabrını kaybetti ve duyulma korkusu arttı. Hatta kapıdan çıkmak üzereyken Annette'i düşündü belki de Madame Montoni'nin durumunu biliyor. Olabilir ya da yönlendiriyor olabilir onu kuleye. Sonunda, pek tatmin edici olmasa da, bir cevap aldı, sorularına cevap veriyordu. Çünkü Annette Madame Montoni hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Sadece büyüleniyordu Emily'e Ludovico'nun başına ne geldiğini anlatması için. Onun hakkında hiçbir bilgisi yoktu pes etti ve tekrar Annette'i kim susturduğunu sordu. Ludovico, dedi zavallı kız, Ludovico, beni sustur. Ne zaman bugün soyunma odası kapısından kaçtım, nereye gittiğimi neredeyse hiç bilmiyordum. Çünkü güvenlik ve burada, bu galeride, Ludovico ile tanıştım. O beni aceleyle buraya götürdü odasına girdi ve beni tehlikeden korumak için kilitledi, dediği gibi. Ama o içeride kendisi de öyle acele etti ki. Neredeyse 10 kelime bile söylemedi ama bana geleceğini söyledi. Ve her şey sessizken beni dışarı çıkardı ve anahtarı da yanında aldı. Şimdi hepsi bu saatler geçti ve onu ne gördüm, ne de duydum. Onlar onu öldürdüler, biliyorum ki öldürdüler. Emily aniden, yaralı kişiyi hatırladı, onu hastaneye taşınırken görmüştü. Hizmetçiler salonunda ve Ludovico olduğundan pek şüphe duymuyordu. Ama o durumu Annette'ten gizledi ve onu teselli etmeye çalıştı. O zaman, teyzesi hakkında bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanarak, tekrar taret. Gitmiyorsunuz, hanımefendi, dedi Annette, çünkü Allah aşkına. Gitme ve beni burada yalnız bırak. Hayır, Annette, galeride bekleyemeyeceğimi mi düşünüyorsun, gece, diye yanıtladı Emily. Beni tarete yönlendir, sabah seni serbest bırakmaya çalışacak. Ey kutsal Meryem, diye bağırdı Annette, burada kalacağım bütün gece kendim. Aklımı kaybedeceğim ve öleceğim açlık, akşam yemeğinden beri hiç yemedim. Emily, çeşitli sıkıntılara gülümsemekten kendini zor tutabiliyordu. Annette, ama onlara içtenlikle acıdı ve yatıştırmak için elinden geleni söyledi o. Sonunda Doğu Kulesi'ne benzer bir yön elde etti ve kapıdan çıktı. Birçok karmaşıklık ve karmaşadan sonra kulenin dik ve kıvrımlı merdivenlerine ulaştı. Eteğinde dinlenmek ve görev duygusuyla cesaretini yeniden canlandırmak için durdu. Kendisi bu kasvetli yeri incelerken, karşı tarafta bir kapı fark etti. Merdiven ve bunun onu Madame Montoni'ye götürüp götürmeyeceğini merak ediyordu. Onu sabitleyen cıvataları çözmeye çalıştı. Daha taze bir hava geldi yüzünü açtığında, kapıyı açtı. Doğu suruna açılan ve ani bir akım neredeyse ışığını söndürmüştü, şimdi ışığı bir mesafe. Ve yine, belirsiz terasa bakarken, sadece bir şeyler algıladı duvarların ve bazı kulelerin hafif silüeti, üstte ise ağır bulutlar.
Rüzgarla taşındı, yıldızlarla karışıyor gibiydi ve geceyi sardı daha yoğun karanlık. Şimdi kesin anı ertelemeye istekli olarak bakarken, buradan sadece kötülüğün teyidini bekliyordu. Uzaktan bir ayak sesi hatırlatıldı onu. Nöbetçi adamlar tarafından gözlemlenmek için ve aceleyle kapıyı kapattı, kapıdan çıktı. Lambasını aldı ve merdivenden yukarı çıktı. Titreme üzerine çöktü, karanlıkta yükselirken. Hüzünlü hayaline göre bu bir ölüm yeri ve hüküm süren ürkütücü sessizlik. Onun yerini doğruladı karakter. Morali sarsıldı. Belki, dedi, ben sadece korkunç bir gerçeği öğrenmek ya da korkunç bir duruma tanık olmak için buraya geldim. Gösteri. Duyularımın böyle bir eklenmeye dayanamayacağını hissediyorum, dehşet içindeydi. Teyzesinin öldürüldüğü, belki de Montoni tarafından öldürülmüş hali, aklına geldi. Titredi, nefes nefese kaldı, pişmanlık duydu, buraya gitmeye cesaret etti ve adımlarını kontrol etti. Ama birkaç kez durakladıktan sonra dakikalar geçti. Görevinin bilinci geri döndü ve yoluna devam etti. Yine de her şey sessiz. Sonunda bir merdivende kan izi gözüne çarptı. Ve anında duvarın ve birkaç basamağın lekelendiğini fark etti. Durakladı, yine kendini desteklemeye çalıştı ve lamba titreyerek neredeyse düşüyordu el. Hala bir ses duyulmadı, kuleye yaşayan bir canlı yoktu. Abe'in kez kendini odasında tekrar diledi. Sormaktan korkmak daha ileriye, korkunç bir gösteriyle karşılaşmaktan korktun. Ama yine de yapamadığı çabalarının sona ermesine bu kadar yaklaştığı için kararlı olmalı onlardan. Da öyle. Tekrar cesaret topladıktan sonra ilerlemeye başladıktan sonra taretin yarısına kadar yukarı çıktığında başka bir kapıya geldi. Ama burada yine içeri girdi tereddüt. İçindeki sesleri dinledi ve sonra tüm kararlılığını çağırdı, kapıyı açtı ve bir odaya girdi. Lambası zayıf ışınlarını fırlatırken karanlıktan geçince, sadece çiğ lekeli ve terk edilmiş duvarlar görünüyordu. Olarak korkuyla bakarak baktı, kalıntılarını bulma korkusuyla talihsiz halası, Tves'in T.S.T. odasını kaptı ve korkunç bir inançla sarsıldı. Bir anlığına hareketsiz ve neredeyse hissedilemiyordu. Sonra, bir tür çaresiz kararla, korkusunu uyandıran nesneye doğru aceleyle ilerledi. O sırada birinin kıyafetlerini yere yakaladı ve içinde buldu, altında bir yığın mızrak ve asker gibi. Eski üniformasını kavradılar diğer kollar. Görüşlerine güvenmeye cesaret edemeyen. Bir süre için devam etti, geç alarmının nesnesine bakmak için bir an sonra odadan çıktı. Böylece teyzesinin orada olmadığına dair inançla çok rahatlanmış ve meşgul olmuştu. Daha fazla sorgulamadan kuleden ineceğini. Ne zaman, açık bunu yapmak için döndüğünde, ikinci uçuşun birkaç basamasını gözlemledi. Kan gibi görünmek ve hatırlamak, başka bir odanın daha vardı. Keşfedilen bir şekilde, tekrar tırmanışın kıvrımlarını takip etti. Yine de, yukarı çıktı, kan izi merdivenlere parıldadı. Bu onu bir iniş yerinin kapısına götürdü, oradan sona erdiler. Ama o daha fazla takip edemiyordu. Şimdi aranan kesinliğe bu kadar yakındı. Bunu bilmekten öncekinden daha çok korkuyordu ve yeterince dayanıklılığı yoktu konuşmak ya da kapıyı açmaya çalışmak. Onu doğrulayabilecek ya da yok edebilecek bir sesi boşuna dinlemiş, korkarak sonunda kilidin üzerine elini koydu ve onu bağlı buldu, Madame Montoni'yi ziyaret etti. Ama sadece ürpertici bir sessizlik oldu. O öldü, diye bağırdı, öldürüldü, kanı merdivenlerde. Emily çok bayıldı, artık kendini geçindiremiyordu ve neredeyse hiç geçinmiyordu lambayı bırakmak ve bir merdivenin üzerine oturmak için zihninde hazır olmak. Hatırası geri geldiğinde, kapıda tekrar konuştu, açmaya çalıştı. Ama bir süre bekledikten sonra bir mesaj alamadı, cevap verdiğinde ya da bir ses duyduğunda, kuleden aşağı indi ve tüm zayıflığının izin verdiği hızla, kendi dairesini aradı. Koridora döndüğünde, bir odanın kapısı açıldı ve oradan Montoni ortaya çıktı. Ama Emily, onu görmekten her zamankinden daha çok korkmuştu ve küçüldü, geçide geri döndü. Fark edilmeden kaçtı ve onun kapandığını duydu kapı. Daha önce gözlemlediği kapı olduğunu fark etmişti. Sahip olmak burada, adımlarının ayrılmasını dinlediler. Ta ki hafif sesleri kaybolana kadar mesafeyi kapatarak dairesine gitti ve tekrar güvence altına alınarak geri çekildi yatağına, şöminenin üzerinde yanan lambayı bırakarak. Ama uykusu ondan kaçtı, sadece korku görüntüleri ortaya çıkan rahatsız edilmiş zihin.
Çaba gösterdi, Madame Montoni'nin kuleye götürülmemiş olabileceğini düşünüyor. Ama, kocasının önceki tehditlerini ve korkunç ruhu hatırladığında intikamını, Kiki bunu geç bir seferde göstermişti. Hatırladığında genel karakteri, Madame Montoni'yi zorla buradan zorlayan adamların görünüşü, dairesi ve kulenin merdivenlerindeki yazılı izler, o teyzesinin oraya taşındığından şüphe edemezdi. Ve neredeyse hiç şüphe edemezdi, Umut, öldürülmek üzere taşınmamış olmasına inanıyordu. Sabahın grisi çoktan köşelerinden vurmuştu, Emily kapanmadan önce uykudaki gözleri. Yorgun doğa sonunda ona bir mola verdiğinde acı çekiyordu. Emily ertesi sabah odasında kaldı ve hiçbir şey almadı, Montoni'den bir haber ya da bir insan görmek. Silahlı adamlar hariç, bazen aşağıdaki terasta geçiyordu. Akşam yemeğinden beri hiç yemek tatmamıştı önceki gün. Aşırı baygınlık ona bırakma zorunluluğunu hissettirdi apartmanında sığınma yerine. Bir şeyler için bir şeyler buldu ve aynı zamanda çok Anet için özgürlük sağlamaya hevesli. Ancak maceraya ertelemeye istekliydi dördüncü olarak. Mümkün olduğunca uzun süre ve başvuru yapıp yapmayacağını düşünerek. Montoni ya da başka birinin şefkatiyle aşırı kaygısı teyzesi hakkında, sonunda onun varlığından tiksinmesini yendi ve ona gitmeye ve yalvarmaya karar verdi. Görmesi için izin vermesini diledi Madame Montoni. Bu arada, Annette'in yokluğundan dolayı bir kaza olduğu çok kesindi. Ludovico'nun başına geldiğini ve hala hapis altında olduğunu söyledi. Bu yüzden Emily, ayrıca onunla konuştuğu odayı ziyaret etmeye karar verdi. Önceki gece ve zavallı kız hala oradaysa Montoni'ye haber vermek için durum. Öğle vakti civarıydı, sonra dairesinden çıkıp önce Güney Galerisi. Tek bir kişiyle karşılaşmadan ya da duymadan geçtiği bir ses. Ama ara sıra uzak bir ayak sesinin yankısı hariç. Annette'i aramak gereksizdi. Çünkü onun ağıtları galeriye ilk yaklaşan ve kendi ve Ludovico'nun yanına ağlayan kader. Emily'ye söyledi ki, eğer öyle değilse kesinlikle açlıktan ölmesi gerektiğini hemen söyle. Emily, serbest bırakılması için yalvaracağını söyledi. Montoni, ama açlığın korkuları artık Signor'un korkularına teslim oldu ve, Emily onu terk ettiğinde, sığınacağı yerin olmasını yüksek sesle yalvarıyordu ondan gizlensin. Emily büyük salona yaklaşırken, duyduğu sesler ve tanıştığı insanlar geçitlerde alarmı yenilendi. Ancak ikincisi barışçıldı ve öyleydi, onu bölmediler, ama geçerken ona içtenlikle baktılar. Ve bazen konuşurdu. Koridordan sedir odasına doğru geçerken, Montoni genelde kaldırımda. Bazıları yıpranmış kılıç parçaları gibi otururdu, kanla lekelenmiş giysiler ve aralarında ölü. Görmeyi bekleyenler gövde, ama şu anda böyle bir manzaradan kurtulmuştu. Yaklaşırken oda, içeriden çıkan birkaç sesin sesi ve bir korku birçok yabancının önünde görünmesi. Ve Montoni'yi böyle bir şekilde rahatsız etmesi müdahale, onu duraklattı ve amacından uzaklaştı. Yukarıdan baktı, salonun uzun kemerleri, bir mesaj taşıyabilecek bir hizmetçi arıyor. Ama kimse görünmedi ve istemesi gereken şeyin aciliyeti onu hareketsiz bıraktı kapının yanında. O yalan. İçerideki sesler çekişmiyordu. Ama o önceki günün birkaç misafirinin hediyelerini öne çıkardı. Ama yine de kararlılığı başarısız oldu. Kapıya tıkladığı her an ve o da tıkladı, koridorda yürümeye kararlıydı. Ta ki biri ortaya çıkana kadar, o da arayabilecek biri gelsin. Montoni odadan çıktı. Kapıdan döndüğünde aniden kendi kendine açıldı. Emily titredi ve kafası karıştı. O ise neredeyse irkilmek üzere şaşkınlıkla yüzünün tüm korkuları kendini açtı. O söyleyeceği her şeyi unuttu, ne teyzesi hakkında soru sormadı. Ne de yalvardı, Annette için sessiz ve mahcup bir şekilde durdu. Kapıyı kapattıktan sonra onu bir kötülüğü için azarladı. Kisil'in ise bunu yapmamıştı, suçlu hissetti ve duyduklarını sertçe sorguladı. Bir suçlama, bu da onun hatırlamasını o kadar canlandırdı ki. Gelmediğini ona temin etti, oraya konuşmasını dinlemek ama onun konuşmasını rica etmek niyetiyle. Teyzesine ve Annette'e karşı şefkat gösteriyordu. Montoni bundan şüphe ediyor gibiydi, iddialı, çünkü ona dikkatle baktı. Ve şüphe görünüşe göre önemsiz bir ilgiden kaynaklanmamıştı. Emily daha fazla açıkladı kendisi ve sonunda teyzesinin nerede olduğunu kendisine bildirmesini rica etti, onu ziyaret etmesine izin verildi ve ona izin verildi. Ama sadece ona bakıyordu kötü niyetli bir gülümsemeyle. Bu da onun için en kötü korkularını anında doğruladı, teyzesini ve o anda ricalarını yenilemeye. Cesareti yoktu.
Anet için, dedi, Carlo'ya gidersen, o da gider kızı serbest bırak. Onu susturan aptal adam dün öldü. Emily ürperdi. Ama teyzem, Signor, dedi ki, bana teyzemden bahset. Onunla ilgilendi, diye aceleyle yanıtladı Montoni. Benim bir şeyim yok, boş soruları cevaplama zamanı. Ölecekti ama Emily, acı dolu bir sesle bu olamazdı, tamamen direndi. Madame Montoni'nin nerede olduğunu kendisine söylemesi için onu çağırdı. O ise durdu ve endişeli yüzüne baktı, bir trompet çaldı ve İçeri bir sonraki anda portalın ağır kapılarının açıldığını duydu ve sonra sarayda at toynaklarının şakırtısı, birçok kişinin şaşkınlığıyla sesler. Bir an durdu, Montoni'yi takip edip etmemesi gerektiği konusunda tereddüt etti. Trompet sesi üzerine koridordan geçti ve onu çevirdi, gözlerinin geldiği yerde. Uzun zamanların ötesinde açılan kapıdan gördü, Arches'in perspektifini mahkemelere gönderdi. Süvarilerden oluşan bir grup olarak, onları şu şekilde değerlendirdi, mesafe ve utanç verdiği gibi, onun sahip olduğu gibi olmaya izin veriyordu, birkaç gün önce ayrılırken görüldü. Ama incelememek için durdu, çünkü trompet tekrar çaldı. Şövalyeler sedir odasından fırladı ve adamlar kalenin her köşesinden koşarak salona girdi. Emily bir kez daha kendi dairesine sığınmak için acele etti. Orada, hala peşinden koşuluyordu korku görüntüleri. Montoni'nin tavrını ve sözlerini yeniden düşündü. O zaman karısından bahsetmişti ve bu sadece onun en korkunç olduğunu doğrulamak için hizmet etmişti. Şüpheler. Gözyaşları artık sıkıntısını hafifletmeye devam etmedi ve o oturmuştu uzun bir süre. Düşüncelere dalmışken, odaya bir tıklama seslendi, kapıyı açtığında yaşlı Carlo'yu buldu ve onu uyandırdı. Sevgili genç hanım, dedi, o kadar heyecanlandım ki, hiç yaşamadım, bir zamanlar seni düşündüm. Şimdi de öyle. Sana biraz meyve ve şarap getirdim ve eminim bu noktada onlara ihtiyacın var. Teşekkür ederim, Carlo, dedi Emily, bu çok iyi bir şey. Signor sana beni mi hatırlattı? Hayır, Signora, diye yanıtladı Carlo, ekselansları yeterince iş onun elinde olacak. Emily sonra sorularını yeniledi, Madame Montoni ile ilgili bir açıklama vardı. Ancak Carlo diğer uçta çalışıyordu. Castle, o dönemde görevden alındı ve o zamandan beri hiçbir şey duymamıştı, onunla ilgili. O konuşurken, Emily ona sabit bir şekilde baktı. Çünkü onun bunu yapıp yapmadığını zar zor bilmiyordu, gerçekten cahil ya da gerçeği bildiğini. Korkudan gizliyordu. Efendisini kırıyordu. Birkaç soruya, şu tartışmalarla ilgili dün çok sınırlı cevaplar verdi. Ama anlaşmazlıkların artık başladığı söylendi, dostane bir şekilde yerleşti ve Signor'un kendisinin yanlış anladığına inandığı misafirlerine karşı şüpheleri. Kavga bununla ilgiliydi, Signora, dedi Carlo. Ama umarım böyle bir şeyi asla göremeyeceğime inanıyorum, bu kalede bir gün var. Ama garip şeyler olacak. Ne demek istediğini sorduğunda, ah, Signora, diye ekledi. Evet, öyle sırları ihanet etmem ya da düşündüğüm her şeyi anlatmam için değil. Ama zaman gösterecek. Sonra Anet'i serbest bırakmasını istedi ve odayı tarif ettikten sonra zavallı kız hapsedildi. Ona hemen itaat edeceğine söz verdi ve ayrılırken kimler olduğunu sormayı hatırladı. O geç tahminler doğruydu. Verezzi, partisiyle birlikte. Carlo ile bu kısa konuşma moralini biraz rahatlattı. Çünkü, mevcut koşullarında, aksanları duymak biraz rahatlık veriyordu. Merhamet ve sempati bakışıyla karşılaşmak. 1 saat geçti ve Anet ortaya çıktı, sonra ağlayarak ve hıçkırarak geldi. Ah Ludovico, Ludovico, diye bağırdı. Zavallı Annettim, dedi Emily ve onu oturttuğuna. Bunu kim öngörebilirdi hanımefendi? Ey sefil, zavallı, gün, bunu görecek kadar yaşasaydım. Dedi ve inlemeye devam etti ve yakındı. Ta ki Emily aşırı yasını kontrol etmenin gerekli olduğunu düşünene kadar. Sürekli ölümle sevgili dostlarımızı kaybediyoruz, dedi bir sesle. İç çekiş, bu kalbinden geldi. İradesine boyun eğmeliyiz cennet, gözyaşlarımız, ne yazık ki. Ölüleri hatırlayamıyorum. Anet mendili yüzünden aldı. Umarım Ludovico ile daha iyi bir dünyada tanışırsın, diye ekledi Emily. Evet, evet, hanımefendi, diye ağladı Anet. Ama umarım onu bu oyunda tekrar görürüm, çok yaralı olmasına rağmen. Yaralı, diye bağırdı Emily, yaşıyor mu? Evet hanımefendi, ama korkunç bir yarası var ve yapamazdı, beni çıkarmaya geldi. İlk başta onu ölmüş sandılar ama ölmedi, haklı olarak, bu saat içinde kendisi.
Anet, onun hayatta olduğunu duyduğuma sevindim. Canlar, kutsal azizler, neden ölmeyecek? Kesinlikle. Emily umduğunu söyledi ama Anet bu umut ifadesinin ima ettiğini düşündü. Emily cesaretlendirmeye çalıştıkça kendi korkusu da orantısında arttı o. Madame Montoni ile ilgili sorulara ise tatmin edici bir cevap veremedi cevaplar. Hizmetçiler arasında sormayı tamamen unuttum, hanımefendi, dedi o. Çünkü aklımda sadece zavallı Ludovico vardı. Annette'in üzüntü artık biraz hafiflemişti ve Emily onu hanımefendisi hakkında sorgulamalar yapıldı. Ancak ondan hiçbir şey alamadı zeka. Konuştuğu bazı kişiler ondan gerçekten habersizdi, Kader ve muhtemelen diğerleri bunu gizleme emri almıştı. Bugün, Emily teyzesi için sürekli bir yas ve endişe yıl geçti. Ama o Montoni'den gelen hiçbir uyarı tarafından rahatsız edilmedi. Ve şimdi Annette özgür kaldığında, kendini tehlikeye veya küstahlığa maruz bırakmadan yiyecek buldu. Sonraki 2 gün aynı şekilde, hiçbir olay olmadan geçti. Bu süre zarfında Madame Montoni hakkında hiçbir bilgi edinmedi. Akşam ikincisi ise Annette'i kovup yatağa çekildikten sonra aklı uzun süren kaygısı gibi en kasvetli görüntülerin onu rahatsız ettiği teyze, önerdi. Ve kendini bir an bile unutamadığı ya da yenilenemeyeceği için hayaletler, onu işkence eden, yatağından kalktı ve bir odasının pencereleri, daha özgür bir hava solumak için. Dışarıda her şey sessiz ve karanlıktı. Buna ışık denmezse ki bu sadece yıldızların hafif parıltısı. Kusurlu olmayan şekilde suç hatlarını gösteriyordu dağlar. Kalenin batı kuleleri ve altındaki surlar, burada yalnız Sentinel yürüyordu. Bu sahne ne kadar huzurlu bir görüntü sunuyordu. Sakinleri sık sık rahatsız eden şiddetli ve korkunç tutkularda bu yapı. Şimdi uykuda sessiz görünüyordu. O gizemli işler, insanın doğasının unsurlarını fırtınaya sürükleyen bu sakinlikti. Emily'nin kalbi böyle değildi. Ama derin olsa da, acıları zihninin nazik bir karakteri. Onun acısı sessiz, ağlayan ama dayanan. Tutkunun vahşi enerjisi değil, hayal gücünü körükleyen. Akıl bariyerleri ve kendi dünyasında yaşamak. Hava onu ferahlattı ve kapıda devam etti, gölgeli bir manzara. Gezegenlerin derinlikte berrak bir ışıkla yandığı Blue Ay'dır, sessizce kaderlerine doğru ilerlerken. Hatırladı onları sevgili babasıyla ne kadar sık izlediğini. Ne kadar sık işaret ettiğini, göklerde yollarını açtılar ve yasalarını açıkladılar. Ve bu yansımalar başka şeylere yol açtı ve bu da neredeyse eşit derecede onun yasını uyandırdı ve şaşkınlık, tüm tuhaf ve hüzünlü olayların geriye dönüp bakmasını getirdiler. Ki ailesiyle barış içinde yaşadığı için yaşandı. Ve Emily'ye, ki o kadar nazikçe eğitimli, o kadar sevgiyle sevilen. Bir zamanlar sadece iyiliği ve mutluluk, ona. Geç olaylara ve mevcut durumuna, bir yabancı topraklar, uzak bir kalede, ahlaksızlıklarla çevrili ve şiddet, daha çok dengesiz bir hayal gücünün vizyonları gibiydi, değil gerçeğin koşulları. Ailesinin neler olacağını düşünce ağladı, acı çekti. Gelecekteki hayatının olaylarını önceden görebilirler miydi? Gözlerini cennete kaldırırken aynı gezegeni gözlemledi, Languedoc'ta. Babasının gecesinden önceki gece görmüştü ölüm, kalenin doğu kulelerinin üzerine yükselirken. Hatırlarken geçmiş olan bir konuşma, muhtemelen vefat eden kişinin durumu hakkında ruhlar. Ayrıca duyduğu ciddi müziği hatırladı ve bu müziğe ruhlarının şefkati ise, sebebine rağmen batıl inanç vermişti anlamı. Bu anılar üzerine tekrar ağladı ve düşüncelerine devam etti. Aniden tatlı müzik notaları havada geçti. Batıl inançlı bir korku onu çaldı. Bir süre titreyerek dinledi, beklentisini aldı. Sonra düşüncelerini toplamaya ve mantık yürütmeye çalıştı, kendini toparlamaya başladı. Ancak insan aklı kendi yasalarını konu üzerinde kuramaz, hayal gücünün karanlığında kaybolmuş, göz gibi sadece gecenin loşluğunda parıldayan nesneler biçiminde. Böylesine huzur verici ve lezzetli sesleri duyunca şaşırması en azından haklı bir şekilde haklı görülebilir. Çünkü uzun zamandır, çok uzun zamandır dinlememişti melodi gibi bir şey. Sadece güçlü trompet ve tiz fife Udolfo'ya geldiğinden beri duyduğu enstrümanlar vardı. Zihni biraz daha sakin olduğunda, neyden kaynaklandığını anlamaya çalıştı, sesler devam etti ve aşağıdan geldiğini sandı. Ama kalenin bir odasından ya da terastan kesin olarak göremezdi yargıç. Korku ve şaşkınlık artık bir zorluğun büyüsüne teslim oldu, sessiz gecede. En yumuşak ve hüzünlü tatlılıkla süzülüyordu.
Aniden, sanki uzaklaşmış, hafifçe titredi, sonra tamamen durdu. Dinlemeye devam etti, yumuşak müziğin bıraktığı o hoş huzura gömülmüştü aklında, ama artık gelmedi. Bu garip durumda düşünceler uzun zamandır meşguldü. Çünkü müzik duymak kesinlikle garipti gece yarısı. Kalenin tüm sakinleri çoktan dinlenmeye çekilmişken ve muhtemelen daha önce uyum gibi bir şey duyulmadığı bir yerde, yıllar. Uzun sabır, ruhlarını korkuya karşı özel bir şekilde duyarlı hale getirmişti. Ve batıl inanç illüzyonlarından etkilenmeye yatkın bir durum. Şimdi öyle görünüyordu ona, sanki ölü babası ona o gerginlikle konuşmuş. İlham vermek için o zamanlar aklını meşgul eden konuya güven ve güvenle. Ama akıl ona bunun çılgın bir varsayım olduğunu söylüyordu ve o da buna eğilimliydi reddet. Ama, tutarsızlık bu kadar doğal olduğunda, hayal gücü yönlendirdiğinde düşüncelerini kaybetti. Sonra vahşi bir inanca doğru sallandı. Hatırladı kaleyle bağlantılı tek bir olay, onu mevcut sahibinin mülkiyeti. Ve gizemli olanı düşündüğünde geç sahibinin kaybolduğu ve onun hiç kaybolmadığı bir şekilde. Duyulduğu zamandan beri, zihni yüksek bir ciddi bir hayranlıkla etkilenmişti. Bu yüzden, bu olayın merhumla bağlantısını gösterecek bir ipucu görünmese de, müzikle, hayal gücü içinde birbirleriyle bir ilişkileri olduğunu düşünüyordu diğer. Bu varsayımla, vücudunda aniden bir ürperti belirdi. Baktı odasının alacaklığında ve ölü sessizlikte korkuyla orada galip geldi. Onun hayal ettiği kadar kasvetli bir görünüşü belirginleştirdi. Sonunda kapıdan çıktı, ancak adımları duraksadı, yaklaşırken yatağa girdi, durdu ve etrafına baktı. İçinde yanan tek lamba geniş oda, süresi dolmak üzereydi, bir an için karanlıktan küçüldü ötesinde. Ve sonra, tamamen yapamayan zayıflıktan utanarak kazandı, yatağa doğru ilerledi. Zihni hemen anlamadı uykunun yatıştırıcı unsurları. Hala geç yaşanan durumu düşünüyordu ve ertesi geceye kadar kaygı. Aynı saatte izlemeye karar verdiği zaman, müziğin geri dönüp dönmediğini, eğer o sesler insan olsaydı, dedi, muhtemelen onları tekrar duyacağım. Anet sabah neredeyse nefessiz Emily'nin dairesine geldi. Ey hanımefendi, dedi kesik cümlelerle, ne söylemem gereken haberler. Mahkumun kim olduğunu öğrendim, ama o değildi, mahkum da değildi. Sana bahsettiğim odada kapalı olan kişi. Ay, onu hayalet sanıyor olmalısın, kesinlikle. Mahkum kimdi, diye sordu, düşünceleri ona kaydırırken önceki gecenin durumuna geri dönelim. Yanılıyorsunuz, hanımefendi, dedi Anet, o bir sonuçta mahkum. O kişi kim? Kutsal Azizler, diye karşılık verdi Anet, ne kadar şaşırdım. Tanıştım az önce o, aşağıdaki surda, orada. Hayatımda hiç bu kadar şaşırmamıştım. Ah, hanımefendi. Burası garip bir yer. Asla yapmamalıydım, merak ediyorum, burada 100 yıl yaşayacak mıyım? Ama dediğim gibi, tanıştım az önce surun üzerinde duruyordu ve ben de kimseyi düşünüyordum. En azından onu. Bu önemsiz şey dayanılmaz bir şey, dedi Emily, lütfen Anet, sabrımı daha fazla zorlama. Hayır, hanımefendi, tahmin edin kimdi, biri sendi, çok iyi biliyorlar. Tahmin edemiyorum, dedi Emily sabırsızca. Hayır, hanımefendi, size tahmin edebileceğiniz bir şey söyleyeceğim, uzun boylu Signor. Uzun yüzlü, çok görkemli yürüyen ve eskiden böyle bir şapkasında yüksek tüy. Ve sık sık yere bakardı, insanlar ona konuşuyordu. Ve kaşlarının altından insanlara bakmak, hepsi çok karanlık ve kaşlarını çatmıştı. Onu Venedik'te sık sık gördünüz, hanımefendi. Sonra Signor'la da çok samimiydi. Ve şimdi aklıma şu, bu yalnız eski kalede neden korkabileceğini merak ediyorum, ki kendini kapatmalı. Ama şimdi yurt dışına geldi, çünkü onunla duvar duvarı tam şu dakika. Onu gördüğümde titredim, çünkü hep bir şekilde, ama ona bunu görmesine izin vermemeye karar verdim. Bu yüzden yanına gittim, ve ona alçak bir saygı duruşu yaptı, şatoya hoş geldiniz, Signor Orsino. Dedim, o zaman Signor Orsino'ydu, dedi Emily. Evet, hanımefendi, Signor Orsino. O Venedikliye sebep olan bizzat öldürülecek bir beyefendi ve her zaman bir yerden yere dolaşıyordu. Duyduğuma göre, aman tanrım, diye bağırdı Emily, şokun etkisini toparlarken zeka ve Udolfo'ya mı geldi? İyi yapıyor, kendini saklamaya çalışacak. Evet, hanımefendi, ama eğer hepsi buysa, bu ıssız yer onu gizledi, kendini bir odaya kapatmadan. Kim düşünebilir ki burada onu aramaya mı geldim?
Eminim hemen bakmayı düşünmem gerekir öteki dünyadaki herkes için. Bunda bir gerçeklik var, dedi Emily, ki artık bunun Orsino'nun müziği olduğunu varsaydı. Önceki sesi duyduğu gece olmasaydı, ne zevki ne de sanatta yeteneği olduğunu bilmeseydi. Ama, Annette'in sürprizlerinin sayısını artırmak istemese de, kendi konusunu dile getirerek, sordu. Castle bir müzik aletinde mi çalıyor? Ah, evet, hanımefendi. Orada Benedetto büyük davul çalıyor hayranlık ve sonra, trompetçi Lancelot var. Hayır, bu konuda, Ludovico kendisi trompetle çalabilir, ama şimdi hasta. Hatırlıyorum bir kere. Emily onu böldü, kendine geldiğinden beri başka müzik duymadın mı? Kale, dün gece hiç yok mu? Neden, dün gece bir şey duydunuz mu, hanımefendi? Emily bu soruyu kendi sorusunu tekrar ederek kaçtı. Hayır hanımefendi, diye yanıtladı Annette, hiç duymadım. Burada müzik var, söylemeliyim ama davul ve trompet. Ve dün gece için ise, sadece merhum hanımımın hayaletini gördüğümü rüya gördüm. Merhum hanımefendinin, dedi Emily titrek bir sesle, o zaman daha fazlasını duydunuz. Anlat, her şeyi anlat, Annette, ben yalvarıyor, en kötüsünü hemen söyle. Hayır, hanımefendi, en kötüsünü zaten biliyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorum, dedi Emily. Evet, hanımefendi, kimsenin hiçbir şey bilmediğini biliyorsun onun hakkında. Ve bu yüzden açıkça görülüyor ki, o gitmiş. Birinci hanımefendi gibi kaleden, kimse onun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Emily başını eline yasladı ve bir süre sessiz kaldı. O zaman, Annette'e yalnız kalmak istediğini söyledi, Annette odadan çıktı. Annette'in bu sözü Emily'nin korkunç şüphesini yeniden canlandırmıştı. Endişe Madame Montoni'nin kaderi ve bir kez daha çaba göstermeye karar verdi. Bu konuda kesinlik, Montoni'ye tekrar başvurarak. Annette birkaç saat sonra döndüğünde, Emily'ye dedi ki, Porter Kale onunla konuşmak istiyordu. Çünkü onun bir şeyine sahip olduğu için önemini söylemek önemlidir. Ancak son zamanlarda morali o kadar endişeye maruz kalmıştı ki, herhangi yeni bir durumun onu heyecanlandırdığını ve bu mesaj kapıcıydı, ilk sürprizi geçti, etrafında gizlenen bir tehlike aramasına neden oldu. Daha şüpheli bir şekilde, belki de, çünkü sık sık hoş olmayan şeyleri belirtmişti bu adamın havası ve yüz ifadesi. Şimdi onunla konuşup konuşmayacağı konusunda tereddüt etti. Bu isteğin onu bir şeye çekmek için bir bahane olduğundan şüphe bile ediyordu tehlike. Ama küçük bir düşünce bunun imkansızlığını gösterdi ve zayıf korkularına kızardı. Onunla konuşacağım, Annette, dedi, onun gelmesini dile hemen koridora git. Annette ayrıldı ve kısa süre sonra geri döndü. Barnardine, hanımefendi, dedi, aklınıza gelmeye cesaret etmeyin koridor, fark edilmemesi için. Görev noktasından çok uzak ve o kapılardan bir an bile çıkmaya cesaret edemeyin. Ama, eğer ona gelirseniz portal, bana bahsettiği bazı dolambaçlı geçitlerden geçmeden mahkemeler, bunu anlatacak biri var, bu sizi şaşırtacak. Ama gelmemelisin mahkemelerden geçin, yoksa Signor sizi görmesin. Emily, ne bu, dolanma yolunu, ne de diğerini onaylamıyordu talebin bir parçası olan bu da artık. Kesinlikle gitmeyi reddediyordu. Ona söyle, dedi o, eğer önemli bir şey anlatmak isterse, onu dinlerim koridor. Ne zaman fırsat bulsa, Annette bu mesajı iletmeye gitti ve uzun süre yoktu. Ne zaman o da geri döndü, olmaz, hanımefendi, dedi. Barnardine tüm bu zaman boyunca bunun için neler yapılabileceğini düşünüyordu şimdi görevinden. Ayrılmak onun yerinin ne kadar değerli olduğunu da belirtti. Ama, gelirsen akşam alacakaranlığında doğu suruna doğru belki de kaçabilir. Ve sana söyleyeceklerini anlatacak. Emily, bu adamın gizliliği düşündüğüne şaşırdı ve endişelendi. O kadar gerekli ki onu karşılayıp karşılamayacağımı tereddüt etti, ta ki düşünene kadar. Ciddi bir tehlike konusunda onu uyarmak istiyordu, gitmeye karar verdi. Gün batımından kısa bir süre sonra, dedi kadın, ben doğu suru. Ama sonra nöbet ayarlanacak, diye ekledi, hatırlayarak kendisi. Ve Barnardine nasıl fark edilmeden geçebilir? Ona tam da bunu söyledim, hanımefendi, ve bana cevap verdi. Surun sonunda bulunan kapının anahtarı ondaydı. Bu kapı mahkemelerde ve bu şekilde kendini bu şekilde geçirebilirdi. Ve nöbetçiler için ise, orada terasın bu ucunda hiç yoktu, çünkü yer yeterince korunuyor. Kalenin yüksek surları ve doğu kulesi.
Ve şunları söyledi, diğer uç ise onu göremeyecek kadar uzaktı, eğer oldukça karanlık bir durumdu. Peki, dedi Emily, onun anlatacaklarını duymalıyım. Ve, bu yüzden bu akşam benimle terasa çıkmanı istiyorum. Oldukça karanlık olmasını istedi, hanımefendi, Annette tekrar etti, saat yüzünden. Emily durakladı, sonra bir saat sonra terasta olacağını söyledi, gün batımı. Ve Barnardine söyle, diye ekledi, zamanına uygun. Bu yüzden de Signor Montoni tarafından gözlemlenebilirim. Signor nerede? Onunla konuşmak isterim. Sedir odasında, hanımefendi, diğeriyle görüşüyor Signorlar. Bugün onlara bir tür ödül verecek, bunun telafi edilmesi için sanırım sonuncusunda geçti. Herkes çok meşgul mutfak. Emily şimdi sordu, Montoni yeni misafir bekliyor muydu? Ve Annette inanıyordu ama yapmadı. Zavallı Ludovico, diye ekledi, o da öyle olurdu iyi ise, en iyileri kadar neşeliydi. Ama belki de daha iyileşebilir. Kont Morano kendisi kadar ağır yaralandı, iyileşti ve geri döndü Venedik. Öyle mi? Dedi Emily, bunu ne zaman duydun? Dün gece duydum, hanımefendi, ama söylemeyi unuttum o. Emily birkaç soru daha sordu. Sonra Annette'in gözlemlemesini istedi ve Montoni yalnızken kızın mesajını iletmeye gittiğini bildirir. Barnardine. Montoni ise tüm gün boyunca o kadar meşguldü ki. Emily'nin hiç ilgisi yoktu korkunç geriliminden kurtulma fırsatı, onunla ilgili teyze. Annette, onun adımlarını izlemekle ve ilgilenmekle görev aldı Katerina'nın yardımıyla Ludovico'ya. En büyük özenle baktı ve Emily elbette çok fazla yalnız bırakılmıştı. Düşünceleri sık sık mesaj üzerinde takılıyordu ve konuyu tahmin etmek için görev aldılar bazen. Madame Montoni'nin akıbetiyle ilgili olarak hayal ettiği bu hikaye. Diğerleri ise kişisel bir tehlikeyle ilgili olduğunu ve bu da kendisini tehdit ettiğini söyledi. De Barnardine'in davranışlarında gözlemlediği temkinli gizlilik, onu ikincisine inanın. Randevu saati yaklaştıkça sabırsızlığı arttı. Sonunda, gün batımı, nöbetçilerin mevzilerine doğru ilerleyen adımlarını duydu. Ve sadece Annette'in terasa eşlik etmesini bekledi, kısa süre sonra Annette geldi. Ve birlikte indiler. Emily buluşma endişelerini dile getirdiğinde Montoni ya da bazı misafirleri, bundan korkma yok. Hanımefendi, dedi Annette, hepsi ziyafete hazırlar ve Barnardine bunu biliyor. İlk terasa ulaştılar, burada nöbetçiler kimin geçeceğini sordular. Ve Emily cevap verdikten sonra doğu suruna yürüdü, girişindeki sur tekrar durduruldular. Ve tekrar cevap verdikten sonra devam etmelerine izin verildi. Ama Emily, bu adamların dikkatine kendini bırakmayı sevmezdi, böyle bir saat. Ve bu durumdan çekilmeye sabırsızlanarak adım attı Barnardine'i aramak için aceleyle devam ediyor. Henüz gelmemişti. Düşünceli bir şekilde eğildi surun duvarında ve onu bekledi. Alacakaranlığın karanlığı derinlere yerleşmişti çevredeki nesnelerde. Vadi yumuşak bir karmaşa içinde karışıyor. Dağlar ve akşam esintisiyle kıpırdanan uzun başları olan ormanlar sessizliği çalan tek sesler. Uzaktan hafif bir koro dışında kalenin içinden yükselen sesler. Hangi sesler bunlar, dedi Emily, korkuyla dinlerken. Sadece Signor ve misafirleri eğlence yapıyor, diye yanıtladı Annette. Aman tanrım, diye düşündü Emily, bu adamın kalbi böyle olabilir mi eşcinsel olarak? Başka bir varlığı bu kadar zavallı hale getirdiğinde. Eğer gerçekten halam hala onun acılığını hissetmek için acı çekiyor mu? Kendi acılarım ne olursa olsun, kalbi asla başkalarının kalbine karşı sertleşmesin. Dehşet içinde yukarı baktı, yakınındaki Doğu Kulesi'ne baktı sonra ayağa kalktı. Alt odanın ızgaralarından bir ışık parlıyordu, ama üstteki olanlar koyuydu. Şimdi ise bir kişinin birlikte hareket ettiğini fark etti alt odanın karşısında bir lamba. Ancak bu durum umut uyandırmadı, Madame Montoni. O dairede boşuna aradığı ve o dairede sadece askerlerin ekipmanlarını içeriyor gibi görünüyordu. Ama Emily, Barnardine ile hemen taretin dış kapısını denemeye kararlı geri çekilmeli. Ve eğer açılırsa, keşfetmek için bir kez daha çaba göstermek teyzesi. Anlar geçti, ama Barnardine hala görünmüyordu. Ve Emily, huzursuzdu, daha fazla bekleyip beklememeye tereddüt etti. Annette'i gönderirdi portalı hızlandırmak için ama yalnız bırakılmaktan korktu. Çünkü artık neredeyse karanlık ve hala batıda kalan hüzünlü bir kırmızı çizgi vardı. Sadece Wetterday'den kalıntılar.
Ancak güçlü ilgi Barnarde'nin mesajı uyanmış, diğer endişeleri aşmıştı ve hala onu tutukluyordu. Annette ile birlikte onun yokluğuna neden sebep olabileceğini tahmin ederken, yakınlarındaki kapının kilidinde bir anahtarın döndüğünü duydular ve hemen bir adam ilerledi. Emily, aceleyle ne yapması gerektiğini sorduğu Barnardine'di. İletişim kurdu ve onun hızlıca söylemesini istedi, çünkü ben bu akşam havasıyla rahatladı, dedi. Hizmetçinizi göndermelisiniz, hanımefendi, dedi adam sesle, derin bir ton onu şok etti. Söylemem gereken şey sana sadece. Emily, biraz tereddüt ettikten sonra Annette'in biraz uzaklaşmasını istedi. Şimdi, dostum, ne dersin? Bir an sessiz kaldı, sanki düşünüyormuş gibi, sonra dedi ki, en azından yerimi kaybetmeme mal olacak şey, eğer iş böyle bir şey olursa Signor'un kulakları. Hanımefendi, söz vermelisiniz ki, hiçbir şey sizi asla zorlamayacak konuyu bir hece anlat. Bu işte bana güvenildi ve eğer öyle güvenimi ihanet ettiğim biliniyordu. Belki hayatım buna cevap verebilirdi. Ama ben senin için endişeleniyordum, hanımefendi, ve sana söylemeye karar verdim. O durakladı. Emily ona teşekkür etti, onun takdir edeceğine güvendi ve çağrıyı yaptı. Annette, salonda Signora Montoni hakkında ne kadar mutsuz olduğunu anlattı. Ve onun başına ne geldiğini ne kadar çok bilmek istediğini bile. Kesinlikle doğru, dedi Emily hevesle, ve bana haber verebilirsin. Ay en kötüsünü söyle, tereddüt etmeden. Dinlendirdi titreyen kolunu duvara değdiriyordu. Sana söyleyebilirim, dedi Barnardine ve durakladı. Emily'nin bu yalvarışlarını zorla yerine getirme gücü yoktu. Sana söyleyebilirim, diye devam etti Barnardine, ama ne, diye bağırdı Emily, kararlılığını toparlarken. İşte buradayım, hanımefendi, dedi Annette, Emily'nin bu sözleri söylediği hevesli ton. Ona doğru koşarak geldi. Çekilin, dedi Barnardine sertçe, sen değilsin isteniyor. Ve Emily hiçbir şey söylemeyince, Annette itaat etti. Sana söyleyebilirim, diye tekrarladı Hamis. Ama ben nasıl olduğunu bilmiyorsun, daha önce de bu kadar etkilenmiştin. En kötüsüne hazırım, dostum, dedi Emily, kararlı bir şekilde ciddi bir ses. Herhangi bir kesinliği bundan daha iyi destekleyebilirim gerilim. Peki, Signora, eğer durum buysa, duyacaksınız. Biliyorsunuz, ben varsayım, Signor ve hanımefendisi bazen anlaşmazlık yaşardı. Hiçbiri değil ne hakkında olduğunu sormak için endişelerim var, ama sanırım biliyorsunuz yani. Peki, dedi Emily, devam et. Signor, görünüşe göre, son zamanlarda ona karşı çok öfkeliymiş. Hepsini gördüm ve hepsini duydu, insanların düşündüğünden çok daha fazlasını. Ama hiç değildi işim değil, bu yüzden hiçbir şey söylemedim. Birkaç gün önce Signor beni çağırdı. Barnardine, diyor, sanırım dürüst bir adamsın sana güvenebilirim. Ekselanslarına bunu yapabileceğini söyledim. O zaman, diyor, hatırlayabildiğim kadarıyla, bir ilişkim var elimde. Bu konuda bana yardım etmeni istiyorum. Sonra bana ne söylediğimi söyledi yapılacaktı, ama bundan bahsetmeyeceğim, sadece Signor'a. Ey tanrılar, diye bağırdı Emily, ne yaptın bitmiş mi? Barnardine tereddüt etti ve sessiz kaldı. Hangi şeytan onu ya da seni böyle bir eyleme teşvik edebilir? Diye bağırdı Emily, dehşetle donmuş ve baygın ruhlarını zar zor destekleyebiliyordu. Bir şeytandı, dedi Barnardine kasvetli bir sesle. Onlar şimdi ikisi de sessizdi. Emily daha fazla sorgulamaya cesaret edemedi. Ve Barnardine daha fazla şey anlatmaktan çekiniyor gibiydi. Sonunda, evet, öyle geçmişi düşünmenin hiçbir faydası yoktu. Signor yeterince acımasızdı ama öyle olacaktı itaat edildi. Reddetmemi ne gösteriyordu? Başkalarını da bulurdu. Ama onların ise hiçbir şeyi yoktu vicdansız. O zaman onu öldürdün, dedi Emily, içi boş ve içe bir sesle bir katille konuşuyorum. Barnardine ayağa kalktı sessiz, Emily ise ondan döndü ve oradan çıkmaya çalıştı. Kal, hanımefendi, dedi. Bunu düşünmeyi hak ediyorsun yine de, böyle bir şey yapabileceğime inanıyorsun. Masumsan, hemen söyle, dedi Emily hafifçe aksanlar. Çünkü seni uzun süre duyamayacağımı hissediyorum. Daha fazlasını söylemeyeceğim, dedi ve uzaklaştı. Emily az önce onu kalmasını isteyecek kadar güçlüydü ve sonra kolunda Annette'i çağıracak kadar. Güçlüydü eğildiler ve yavaşça sur boyunca yürüdüler. Ta ki arkasından adımlar sesi duyana kadar onlar. Yine Barnardine'di. Kızı gönder, dedi, sana söyleyeceğim daha fazla.
Gitmemeli, dedi Emily, söyleyeceklerini o yapabilir duyun. Öyle olabilir mi, hanımefendi, dedi. Artık bilemeyeceksin, sonra. Ve yavaş yavaş da olsa, gidiyordu ki, Emily'nin kaygısı. Adamın davranışlarının uyandırdığı öfke ve korkuyu yenerek, onun kalmasını istedi ve Annette'in emekli olmasını emretti. Signora yaşıyor, dedi, benim için. O benim mahkumum, yine de. Excellence'ası onu büyük bir şey için odada kapattı, mahkeme kapılarını açıyor ve onun sorumluluğunu. Ben de. Sana söyleyecektim, onu görebilirsin, ama şimdi. Emily, bu konuşmanın anlatılması imkansız bir acıdan kurtulmuştu ve şimdi sadece Barnardine'den AFF. İstemek ve çağırmak için, izin vereceğini teyzesini ziyaret etmesi. Adam, beklediğinden daha az isteksizce uydu ve ona dedi ki, eğer ertesi gece Signor dinlenmek üzere çekildiğinde, kalenin arka kapısı, belki Madame Montoni'yi görmeliydi. Tüm bu taviz için hissettiği minnettarlığın ortasında, düşündü, son sözü ilan ettiğinde tavrında kötü niyetli bir zafer gördü kelimeler. Ama bir sonraki anda bu düşünceyi reddetti ve tekrar teşekkür etti. Teyzesine acımasını takdir etti ve ona bunu yapacağını garanti etti, kendisi onu ödüllendirdi ve randevusuna Daikin'de gelecekti, ona iyi diledi, gece geçti ve gözlemedilmeden odasına çekildi. Oldukça uzun bir zamandı. Barnarde'nin beklenmedik zekasının yaşadığı sevinç fırtınası Emily'nin net düşünmesine ya da gerçek tehlikeler, hala Madame Montoni ve kendisini çevreleyen bir şey. Bu teyzesi hala bir adamın esiriydi, intikamına ya da açgözlüğe kurban olabilirdi. Ve, ayrıca, koruma görevine atanan kişinin vahşi yönü de değerlendirildi. Madame Montoni. Sömürü çoktan mühürlenmiş gibi görünüyordu, çünkü Barnardine katilin damgasını taşıyor gibiydi. Ve baktığında üzerinde ise, ne kadar siyah olursa olsun bir tapu olmadığına inanmaya meyilliydi, ki bu işi yerine getirmesi ikna edilemeyebilir. Bu düşünceler onun hatırlaması, ona vereceğine söz verdiği ses tonunu, mahkumunu görmek istedi. Ve uzun süre bu konuda endişeli düşündü ve şüphe. Bazen, hatta ona güvenip güvenmemesi konusunda bile tereddüt ederdi. Belirlediği yalnız bir saat. Ve sadece bir kez, onu fark etti ki, Madame Montoni çoktan öldürülmüş olabilir ve bu serseri atanmış olabilir kendini gizli bir yere. Kandırmak için, hayatının da feda edileceği yerde. Montoni'nin açgözlülüğüne rağmen, Montoni tartışmalı toprakları güvenle talep edecekti Languedoc'ta. Böyle bir suçluluğun büyüklüğünün değerlendirilmesi uzun süre, onu olasılık inancından kurtarıyor. Ama tüm şüphelerden değil ve Barnarde'nin tavrını hatırlaması da bu korkuları yaratmıştı. From bu konular, düşünceleri sonunda başkalarına geçti. Ve akşam olarak ileriymişti. Elindeki müziği biraz şaşkınlıkla hatırladı, önceki gece duydu ve şimdi dönüşünü bekliyordu. Daha fazlasıyla merak. Montoni ile onun uzak atlılıklarını geç saatlere kadar ayırt etti yoldaşlar, yüksek sesli yarışma. Ahlaksız kahkaha ve koro şarkısı, bu da koridorların yankılanmasına neden oldu. Sonunda, kalenin ağır kapılarını duydu, gece için kapalı oldu ve o sesler anında bir sessizliğe büründü, ki bu da sadece fısıldayan adımlarla rahatsız olan, galerilerden uzak odalarına açıldı. Emily şimdi bunun zamanı geldiğini düşünüyordu, müziği duyduğunda. Önceki gece Annette'i gönderdi ve kapıyı nazikçe açtı ve geri dönüşünü bekledi. Sahip olduğu gezegen, özellikle müziğin tekrar etmesiyle henüz yükselmemişti. Ama, batıl inançlı bir zayıflıkla, gözlerini o kısmın üzerinde tuttu. Yarımküre, neredeyse yükseleceği yerde, ortaya çıktığında, sesler geri dönecekti. Sonunda, doğu üzerine sakin bir parlaklıkla geldi kalenin kuleleri. Bunu fark ettiğinde kalbi titredi ve bunu fark etti, geri dönen müzik gelmesin diye kapıda kalmaya. Neredeyse cesaret yoktu, korkusunu doğrulayacak ve elinde tuttuğu az gücü bastıracak. Saat kısa süre sonra birini vurdu ve bunun tam zamanında olduğunu bildiğimden, sesler gerçekleşti. Kapı kıvırdığı bir sandalyeye oturdu ve çalışmaya çalıştı, ruhunu toparla. Ama beklentinin kaygısı onları yine de rahatsız ediyordu. Ancak her şey hareketsizdi. Sadece tek bir adımı duydu nöbetçi ve aşağıdaki ormanın sakin mırıltısıyla tekrar eğildi pencere ve yine, sanki zeka arıyormuş gibi, gezegene baktı, ki şimdi kulelerin üzerinde yükseliyordu. Emily dinlemeye devam etti ama müzik gelmedi. Bunlar kesinlikle hayır, ölümlü sesler, dedi, büyüleyici melodilerini hatırlayarak.
Hayır, bu kalenin sakini böyle bir şey söyleyebilir. Ve nerede o his var ki, böyle zarif ifadeyi modüle edebilir mi? Hepimiz biliyoruz ki böyle oldu, onaylanmış göksel sesler bazen dünyada duyulmuştur. Rahip Pierre ve Rahip Antoine, bazen sessizliğin içinde duyduklarını ilan etti. Gece, yalnız onlar uyanıp orisonlarını cennete sunduklarında. Hayır, benim sevgili babamın kendisi bir keresinde, annemin ölümünden kısa bir süre sonra, şöyle demişti, yas içinde tetikte yatıyordu, alışılmadık tatlılık sesleri onu yatağından çağırdı. Ve penceresini açtığında, gece yarısı havasında yüksek müzik duydu. Bu onu rahatlattı, dedi, cennete güvenle baktı ve pes etti onu Tanrısına vereceğini. Emily bu anıyı düşününce ağlamak için durdu. Belki, diye devam etti, belki de duyduğum o parçalar teselli için, cesaretlendirmek için gönderilmişti ben. Bu saatte Languedoc'ta duyduklarım asla unutamayacağım. Belki, benim babam şu anda beni gözetliyor. Yine şefkatle ağladı. Böylece saat dikkatli ve ciddi düşünceyle geçti. Ama ses yok, geri döndü. Ve kapıda kaldıktan sonra, şafak tonuna kadar dağ zirvelerine doğru ilerlemeye ve gece gölgesine sızmaya başladı, sonuca vardı. Geri dönmeyeceklerini söylediler ve isteksizce dinlenmek için çekildiler.